Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Botan. Hiç uzatmadan hikayeye geçelim. Ben ve iki arkadaşım cin olaylarına çok meraklı biriyizdir. Ben camcıda çalışıyorum ama iki arkadaşım çalışmadığı için onlar her gün, ben ise sadece pazar günleri buluşuyoruz. Arkadaşlarım kim derseniz Ali, ben ve Hasan. Her zamanki gibi Ali'nin evinde toplandık. Ben ve Hasan marketten bir şeyler aldık, yedik içtik, sohbet ettik, eğlendik. Hasan dedi ki, ya beyler bir yerlerde cin çağırma gördüm, deneyelim mi? Ben nerede gördün dedim ama Ali direkt kabul etti. Ben de kafama takmadan zaten yapamayız düşüncesiyle ben de kabul ettim. Peki nasıl çağıracağız dedik. Hasan bekleyin, evden malzemeleri getireyim dedi. Hasan'ın evi Ali'nin evine yakındı biraz. Biz de tamam dedik. Yarım saat sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Hasan gelmişti. Elinde bir poşet vardı. İçeri geldi, halıyı kaldırdık. Koltukları köşeye çektik. Sonra Hasan poşetten bir şişe çıkardı. Şişede pul biber gibi bir toz vardı. Kapağını açtı ve Arapça bir şeyler söyleyerek tozlardan yıldız çizdi. Bir daha yıldızın içine yıldız çizdi. Ve tam ortasına 3 tane mum kattı. Bize tozlara basmadan yanıma gelin dedi. Yıldızın ortasına geldik ve mumları yaktı. Bize dediğimi tekrarlayın dedi. Ve İbranice bir cümle söyledi. Biz de tekrarladık 3 defa aynı şeyi. Dedikten sonra sustuk. Hiçbir şey olmayınca ben Hasan'ın ve Ali'nin yüzüne baktım. Yüzü kireç gibiydi. Önüme baktığımda 2 metre boyunda 7-8 tane cin vardı. Ve 1,5 metre boyunda olan cinler de ona yakındı. Bir cin havaya süzülerek siz kim oluyorsunuz da beni yanınıza çağırmaya kalkışıyorsunuz pis çamurlar dedi. Ben kilitlenmiş gibiydim. İçimden besmele dahi çekemiyordum. Önümdeki cinler gözümün önünde, bazıları yılan oluyordu. Korkuyu her yerimde hissediyordum. Kafamı hafif çevirip Ali ve Hasan'a baktım. Onlar benden çok daha kötü durumdaydı. Bütün gücümü toplayarak Ayetel Kürsi okudum. Birden o varlık gitti. Üçümüz de yere yığılıp birbirimize baktık. 15 dakika böyle devam etti. Ben hadi kendinizi toparlayın deyip ayağa kalktım. Ali ve Hasan'a elimi uzattım. İkisi de elimi tuttu, kaldırdım. Onları koltuğa oturtturdum. Ben etrafı düzelttim ve olayın etkisini atlatabilmem için başka bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm ve bir konu bulup sohbet yapmalıydım. Arkadaşlarımın da olayın etkisinden uzaklaştırdım bu sayede. Bir konu bulup sohbet yaptım. İkisi de katıldı aslında. İkisi de olayı atlatmak istiyordu. Bunu anlamıştım. O yüzden bir sürü konu bulup konuştum. Saat gece 11'de. Ben ve Hasan Ali ile vedalaştıktan sonra evlere dağıldık. Aklım hala olaydaydı. Evin kapısını açtım. Ailem bir haftalığına memlekete gitmişti. Ben gitmek istemediğim için zor bela ikna etmiştim onları. O yüzden evde tektim. Yatağıma uzandım. Yarım saat olayı düşündüm. Acaba o varlık bir daha gelecek miydi? Artık yatmam gerekti. Saat gece 12 idi. Başım biraz ağrıyordu. Gözümü kapattım. Sağa sola dönüyordum. Gözümü açıp yatağımda doğruldum. Saat 4 gibiydi. Ben yattım mı yoksa döne döne vakit mi geçirdim bilmiyorum. Çok kötü susamıştım. Mutfağa gittim. Her şeyin yerini ezbere bildiğim için ışığı açma gereği duymamıştım. Bardağı alıp musluğu açtığımda çok kötü bir koku yayıldı etrafa. Hemen musluğu kapattım. Bu sefer ensemde soğuk bir hava hissettim. Bir kişi arkanı dön dedi. Ve ben de kenetlenmiş bir şekilde kıpırdayamıyordum. Bir daha arkanı dön dedi. Ve bu sefer cesaretimi toplayıp arkaya yavaşça döndüm. Çok kötü bir sırıtmayla bana gülüyordu. Bana sen benimsin dedi. 3 kere üst üste hiçbir şey anlamıyordum. Bu sefer sesli bir şekilde kahkaha atmaya başladı. Musluğa baktığımda musluk açıldı. Altında bardak vardı. Musluktan çamur akıp bardağı dolduruyordu. Ben yavaşça ona baktığımda musluğun sesi kesildi. Bana bunu iç dedi. Musluktan sanki 3 yıllık çürüyen insan eti kokusu vardı. Bu sefer bağırarak bana bir daha iç dedi. Bir anda uyandım. Meğerse rüyaymış. Bir nebze de olsa rahatlamıştım. Susamaktan boğazım ağrıyordu. Mutfağa gittim. Bu sefer ışığı açtım. 3 bardak su içtim. O kadar susamıştım ki ancak 3 bardak yetti. Pencereden dışarıya baktım. Hava hafif aydınlıktı. Saate baktım. Saat sabah 7 idi. Direkt üstümü giyindim. Koşa koşa Ali ve Hasan'ı çağırmaya gittim. Önce Hasan'ın, sonra Ali'nin evine gittim. Hasan öğlen 12'de sana gelirim, şimdi uykum var dedi. Ali'nin yanına gittim. Annesi açtı kapıyı. Ali yatıyor mu yenge? Hayır oğlum, Ali daha uyanmadı. Hayırdır, ne oldu bu saatte, ne istiyorsun dedi. Yenge, çok önemli. Ali'ye der misin saat öğlen 12'de bize gelsin? Tamam oğlum, derim. Görüşürüz. Görüşürüz yenge deyip evden çıktım. Aklım öyle karışmıştı ki başım ağrımaya başladı. Bir hocaya görünmem lazımdı. Bizim mahallenin imamına gittim.
Her şeyi tane tane anlattım. Ve bana saat öğlen 1 veya 2 gibi arkadaşlarla yanıma gel. Ayrıca eğer bir numara arayıp hüddamım derse inan dedi. Ben de tamam Allah razı olsun hocam deyip helalleşip camiden çıktım. Saat öğlen 11:50 idi. Eve gidip bekledim ve kapı çaldı. Kapıyı açtım. Ali ile Hasan gelmişti. Biz 2 katlı bir evde 2. katta oturuyorduk. Ondan Ali ve Hasan dışarıdaydı. Düğmeyle kapıyı açtım. Telefonum çaldı. Telefonumu açtım. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Merhaba Botan. Ben Hüddam Mustafa. Hüddam deyince sevinçten havalara uçacaktım. Ben neden seni aradım anlamıştırsın sanırım. Evet hocam. Biz bir halt yedik de. Halledeceğiz oğlum. Allah'ın izniyle merak etme dedi. Allah razı olsun hocam dedim ve Ali ile Hasan geldi. Anlamışlardı. Güzel bir haber var. Çünkü yüzümde çok güzel bir sevinç vardı. Bana sizi İmam İbrahim anlattı. Onlara yardım et dedi. Durumunuza üzüldüm. Saat öğlen 2'de camide olacağım. Oraya gelin dedi. Telefonu kapattım. Her şeyi Ali ve Hasan'a anlattım. Ali, manyak mısınız? Nereden biliyorsunuz bize yardım edecek? Sen de daha adamın ismini bile bilmeden inanıyorsun dedi. Hak verdim. Kurtulmak için kim ben yardım edeceğim derse kabul ederdim. Hasan kendisini suçluyordu, farkındaydım. Üstümü giyip dışarıya çıktım. Markete gidip abur cubur aldık. Parka gittik. Saat öğlen 11:50 idi. Saat 2 olana kadar sohbet ettik. Marketten aldığımız eşyalar bitince gezerek sohbet etmeye devam ettik. Saate baktığımda saat 1:30'u geçiyordu. Camiye doğru yol aldık. Camiye geldiğimizde kapıyı açtığımda içeride imam ve bir kişiden başka kimse yoktu. Sanırım o kişi de Mustafa Hoca'ydı. Selam verip içeriye girdik. İmam İbrahim Hoca ve içerideki kişi aleyküm selam dedi. İbrahim Hoca gelin çocuklar dedi. Yanlarına gidip oturduk. İbrahim Hoca bakın çocuklar bu Hüddam Mustafa dedi. Ali Hüddam ne demek hocam dedi. Mustafa Hoca söz alarak Hüddam Allah yolunda sizin gibi insanlara hayır ve sevap için yardım etmek, bu yolda gerekirse ölmek dedi. Bana anlat bakalım yakışıklı. Sizin başınızdan ne geçti? Her şeyi ayrıntısına kadar anlattım. Hasan, Botan ne dediyse hepsi doğrudur ama ben bu akşam kabus gördüm. Onu anlatmadım dedim. Hoca anlat bakalım. Sen ne gördün? Hoca çok sakindi. Güzel bir şey bence sakin olmak. Ve Hasan anlatmaya başladı. Hasan, Ali'nin evinden çıktığımızda eve doğru gidiyorduk. Kendimi o kadar suçlu, aciz hissediyordum ki Botan'ın ve Ali'nin yüzüne bakamadım. Bir cesaret Botan'ın gözlerine baktım. Göz bebekleri yoktu. Öyle korkmuştum ki bayılacaktım. Adımlarımı hızlandırarak eve gittim. Botan'la vedalaşıp içeriye girdim. Koşarak yatağıma gidip yattım. Uyandığımda beyaz bir odaya oturmuş bir vaziyetteydim. Ayağa kalktım. Odada ne bir kapı var ne bir pencere vardı. Küçük bir delik bile yoktu. Avize yoktu. Ama oda aydınlıktı. Yere oturdum ve bir anda önüme biri geldi. Evet, o gelmişti. Bana bakıyordu. Gözleri ateş gibiydi. Her saniye daha da kırmızı oluyordu gözleri sanki. Bir lav gibiydi. Bana dedi ki, o benim. Onu benden alamazsınız. Size vermem. Siz asla beni yenemezsiniz. Siz çamurdan, biz ise ateşten yaratıldık. Biz daha üstünüz dedi. Ve o anda uyandım. Botan. Hasan'ın anlattığı olay beni hem korkuttu hem de suçlu hissettirdi. Benim gözüm neden öyle olmuştu? Ben de anlamıyordum. Ali, ben de aynı rüyayı gördüm ama çok az farkla dedi. Hoca çözeceğiz Allah'ın izniyle. Merak etmeyin dedi. Bu konuda biraz soru sorduktan sonra hoca, sen gel bugün benim evimde kal ne olur ne olmaz dedi. Ben kafamı sallayarak olur dedim. Kalkıp camiden çıktık. Arkadaşlarımla vedalaşıp Mustafa Hoca'yla onun evine doğru yol aldık. Evin nerede olduğunu bilmediğim için onu takip ediyordum. 5 dakika yürüdükten sonra Mustafa Hoca bir arabaya bindi. Eski bir arabaydı. Hoca, bu da benim emektar işte ne yapacaksın dedi. Telefonum çaldı. Telefona baktığımda ustam aramıştı. Açtım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Botan, bugün neden gelmedin? Hasta mısın dedi. Yok usta, ben bir haftalığına izin alabilir miyim? Memlekete gitmem gerekiyor bir haftalığına. 1 saat sonra otobüs kalkacak. Seni arayacaktım, vakit bulamadım. Usta kusura bakma dedim. Bana tamam git, ben de işten çıktın sandım dedi. Yok usta, boş yere niye çıkayım dedim. Tamam görüşürüz o zaman dedi. Görüşürüz dedim ve telefonu kapattım. Hoca yalan söylemek günah ama gerçeği anlatmak da pek iyi olmazdı dedi. Ben de evet hocam dedim. Bir yarım saat yol aldıktan sonra ormana girmiştik. Etraf nasıl derseniz hava hafif sisli. Etraf büyük bir ağaçlarla dolu ve taşlı bir yolda ilerliyorduk. Biraz ilerledikten sonra bir köy karşımıza çıktı. Köyün her yerini gören bir eve geldik. Arabadan indik. Hava aydınlık ama sisli.
size evin tam nerede olduğunu anlatayım. Etrafında 2 tane dağın arasında olan bir köy. Ev de dağın üstünde. Eve girdik. Ev 2 katlı ahşaptan. Bir ev, kapıyı açar açmaz önümüze bir merdiven. Sol tarafta 2 oda. Sağ tarafta bir oda. Ve merdivenin altında da sanırım lavabo. Üst kata çıktık. Üst katta da her iki tarafta da oda vardı. Ve salonun karşısında kırmızı bir koltuk. Hoca koltuğa oturup gel oğlum gel utanma dedi. Ben de koltuğa oturdum. Saate baktığımda saat 4:30'tu. Biraz sohbet ettik hocayla. Kapı çaldı. Biri çok güçlü bir şekilde kapıya vuruyordu. Kapı kırılacak sandım. Hoca kapıyı açmak için ayağa kalktı. Hocam ben açarım dedim ve kapıyı açmaya gittim. Bir amca ve yanında teyze vardı. Çok telaşlılardı. Buyurun dedim. Hoca içeride mi dedi. Ben de buyurun üst katta dedim ve içeri aldım. Koşarak üst kata çıktılar. Ben de kapıyı kapatıp üst kata çıktım. Amca, hocam sizin muska işe yaramadı. Kızım çok kötü şeyler yaşadı. O Şerli yine musallat oldu dedi. Ben her şeyi anlamak için olayı dikkatlice dinlemeye başladım. Hoca, tamam kızın nerede? Hocam o gelmedi. Biz ne yaptıysak gelmek istemedi. Kriz geçirdi. Artık sizin isminizi duyunca bile deliriyor dedi. Hoca o zaman beraber kızınızın yanına gidelim dedi. Amca tamam hemen gidelim dedi ve çıktılar. Kapıda hoca sen burada kal dedi. Ben de seninle geleyim lütfen dedim. Biraz ısrar ettikten sonra kabul etti. Arabaya bindik. Araba doluydu yani hepimiz rahatça sığabilirdik. Hava karanlıktı. Saate baktığımda saat 5:30'tu. Bizim burada hava erken kararıyordu. 45-50 dakika gittikten sonra 5 katlı bir apartmana girdik. 3. kata çıktık, içeriye girdik. Aman yarabbi, bu da ne? Salonun ortasında bir kız vardı. Üstü kandı ama her yeri. Saçı, kıyafeti ve tırnakları her yeri. Elinde de bir bıçak vardı. Hocaya sen mi geldin yine diyerek bağırdı. Gelme, gelme. Sanki ağlıyordu ama gülüyordu da. Anlayamadım. Hoca dua okuyarak yanına yaklaştı. Kız, anne, baba yardım edin ne olur, yardım edin bu beni öldürecek diyerek acı bir şekilde bağırıyordu. Ben de amca ile teyzeye baktığımda onlar da ağlıyordu. Bir anda ben de kıza yardım etmek istedim ama elimden bir şey gelmezdi. Gür bir sesle Ayetel Kürsi okumaya başladı hoca. Ben de ona yaklaşarak hocaya eşlik ettim. Ben de okurken hocaya baktığımda hoca bana gözleriyle aferin işareti yaptı. Anladığım kadarıyla ona yardım edebilmiştim. Kız acı içinde bağırırken bayıldı. Hoca ile birlikte kızı kaldırdık. Oturma odasına götürüp koltuğa kattık. Hoca amcaya muska neden üstünde değil dedi. Ben de boğazına baktığımda yoktu. Cepsiz bir kıyafet giymişti. Amca, nasıl olur? Biz muskayı çıkarmadık. Kendisi de çıkarmış olamaz. Siz de biliyorsunuz hocam, o da çıkarmaz dedi. Hoca sakalını sıvazlayarak kıza baktı ve Allah'ın izniyle çözeceğiz dedi. Amca gözyaşlarına boğulmuştu resmen. Teyze de öyleydi. Hoca, 2 tane daha muska yapacağım. Birini kızına, diğerini de sakla. Yine kaybolursa bunu verirsin dedi. Amca Allah razı olsun dedi. Hoca 2 kağıt çıkarıp yazmaya başladı. Dikkatlice baktım da birini çok yazdı. Çok yazdığı kağıdı büyük muskaya, diğerini de küçük muskaya kattı. Ve bu büyük muskayı sakla. Bu diğerinden daha güçlü. Diğerini de kızına ver. Eğer olmazsa, diğeri yine kaybolursa bu büyük muska kaybolmaz asla merak etme dedi. Ben de hocam eve de bir muska yapsan daha iyi olmaz mı dedim. Hoca da doğru diyorsun aslında dedi. İyi olur dedi ve 3 tane kağıt hazırladı. Ve hepsini kapıların üstüne kattı. Birincisini oturma odasına, ikincisini kızın odasına, üçüncüsünü de kapı girişine kattı. Ve evden çıktık. Amca bizi eve bıraktı ve gitti. Akşam olmuştu. Üst kata çıktık ve sol taraftaki odaya girdik. Hangi oda derseniz koltuğa yakın olanın sanırım. Burası oturma odasıydı. Yerlerde minder vardı. Hoca mindere oturdu. Hocaya, hocam sana inşallah rahatsızlık vermiyorumdur dedim. Hoca, başlatma yine bu konuyu. Ne rahatsızlığı verebilirsin ki dedi. Ben de kahve ister misiniz dedim. Hoca, kahve buralarda olmaz dedi. Ben bulurum hocam, getiriyorum dedim. Hoca, tamam bir kahveni içelim dedi. Alt kata gittim. Odalara baktım. Şimdi size odaları anlatayım biraz. Kapının önünde olduğunuzu varsayın. Sağ taraftaki oda yatak odası, sol taraftaki oda 2 odalı da merdivene yakın olan. Mutfak kapıya yakın olan da değişik eşyaları olan bir oda. Mutfağa girdim. Sıcak su yaptım. Ceketimin cebinden 4 tane hazır kahve vardı. Arkadaşlarla içmeyi unuttuk. Cebimde hazır kahve ne arıyor derseniz de hepimiz anlaşılan erken kalkmıştık. Uykuluyduk. Kahve bizi biraz da olsa canlandırırdı. Ondan 2 tane latte yaptım. Ve üst kata çıktım. Hocaya bardağı verdim. İçtikten sonra hoca çok güzel olmuş. Sen nasıl böyle kahve yaptın dedi. Ben de cebimdeki 2 latteyi göstererek hazır satılıyor böyle şeyler hocam dedim. Ben yapmadım ki dedim.
Şaşırmış bir ifadeyle yüzüme bakıyordu. Ben de bir bardak daha doldurayım mı dedim. Tamam dedi. Anlaşılan o da biliyordu. Uykunu alıyor. Akşam geç yatmak istiyordu. Koşarak alt kattan sıcak suyu alıp yukarı çıktım. Onun önünde latteleri yaptım. Hoca kolay yapılıyormuş bunlarla dedi. Evet dedim. Kahveleri içtikten sonra mutfağa götürdüm bardakları. Yanına gittim. Hocam senin yardımcı cinin nerede dedim. Bana sen nereden biliyorsun yardımcı cinimin olduğunu dedi. Ben de hocam bütün hükümdarların yardımcı cini olur dedim. Bana sen korkarsın 18 yaşındasın. Eğer onu görürsen korkarsın. Normalde 25 yaşındakiler bile görse bayılıyor da başıma çok geldi dedi. Ben de yok hocam korkmam dedim. Tamam dedi. Benim uykum geldiğinde ben uyuyacağım dedim. Bana karşı odaya git orada uyuyabilirsin dedi. Ben de tamam diyerek kafamı salladım. Hocaya iyi uykular dedim ve odadan çıktım. Şimdi de size üst katı tanıtayım. Kendinizi merdivenin önünde varsayın. Sol taraftaki merdivene yakın olana girdim. Banyoydu. Sağ taraftaki merdivene yakın olan ritüel yaptıkları oda. Koltuğa yakın olan tarafta benim gibi burada misafir olan insanların yatması için ayrılan odaydı. Yatağa uzandım. Aklıma Hasan ile Ali geldi. Telefonu açtım ve mesaj attım. Burada şebeke az çektiği için mesaj attım. Ali ve Hasan'a nasılsınız, iyi misiniz yazdım. Ali her yerde onu görüyorum. Beni izliyor. Ve bana çok kızgın bir şekilde bakıyor. Bana yardım edin. Hasan ise aynı şekilde ona katıldı. Koşarak hocaya Ali ve Hasan çok kötü durumda. Şerli varlıklar onlara karışıyor. Yardım edin dedim. Hoca tamam sakin ol. Tamam sakin ol biraz hemen gidelim dedi. Ben de hadi gidelim hocam dedim. Evden hızla çıktık. Arabaya bindik. Yarım saatte Ali'nin yanına gittik. Ben arabada hocaya hocam bence benim arkadaşlarımın yanında olmam lazım. Hoca tamam. Bence de doğru diyorsun. Keşke arkadaşların da senin gibi cesur olsa. Arkadaşların sure veya dua biliyor mu dedi. Ben de hayır hocam Fatiha suresi ve İhlas'tan başka hiç sure bilmiyor. Tamam o zaman ailelerine her şeyi anlatalım. Onlar da bizde kalsınlar dedi. Ben de çok iyi olur dedim. Konuyu Ali ve Hasan'a anlattık. Onlar da kabul etti. Ailelerine her şeyi anlattık. Onlar hüzünlü bir şekilde olur. Sizde kalsın ama Barış da sizinle gelsin dedi. Barış Ali'nin abisiydi. Biz de kabul ettik. Arabaya bindik, eve doğru yol aldık. Eve gelmiştik, odaya gittik. Yatağa uzandım. Ben de bugün başıma geleni anlattım. Üçü de pişman bir şekilde keşke biz de senin gibi dua ezberleseydik dediler. Barış bu konuda da çok bilgisizdi. Neyse, hadi yatalım dedim. Hepimiz de yorgunduk. 3 dakika belki olmadı. Hepimiz yattık. Uyandığımda çok rahat uyumuştum. Arkadaşlarıma baktığımda sadece Barış uyanmıştı. Ona günaydın dedim. O da bana günaydın Botan dedi. Pencereden dışarıya baktım da hava çok güzeldi. Barış, hava çok güzel dedi. Ben de aynen dedim. Ali ve Hasan da uyandı. Günaydın Ali ve Hasan da günaydın dedi. Saate baktığımda saat 9'du. Mutfağa gittim, buzdolabını açtım. Sucuk, yumurta, peynir, zeytin, bal ve reçel vardı. Sucuklu yumurta yaptım, çay yaptım. Oturma odasına her şeyi serdim. Hoca ve arkadaşları çağırdım. Hepsi geldi ve hoca erkencisin maşallah dedi. Ali, Botan hep öyledir dedi. Gerçekten de Ali doğru demişti. Ben asla birinin evinin ona yük olmamaya çalışırım. Her şeye ben koşarım gerekirse. Herkes ellerine sağlık dedi. Bismillah diyerek yemek yemeye başladık. Bir süre sonra elhamdülillah diyerek sofradan kalktık. Sofrayı arkadaşlarla kaldırdık. Hoca, oğlum gelsene sana bir şeyler söyleyeceğim dedi. Tamam diyerek yanına gittim. Bana bu akşam Şerli ile konuşacağız. Onun için bazı malzemeler lazım. Gel beraber malzemeleri toparlayalım dedi. Ben de tamam diyerek ceketimi aldım. Dışarı çıktık, dağın üstüne çıkıp orada malzemeleri toplamaya başladık. Burası bir sürü çiçek ve otluk bir yerdi. Bana büyük papatya şekilli kırmızı bir çiçek bul, 4 tane dedi. Ben de tamam diyerek aramaya başladım. 5 tane buldum ve buluşacağımız yere gittim. O da bayağı bir malzeme bulmuştu. Eve gittik. Saat 1.30. Ritüel odasına gittik. Arkadaşlarım neredeydiniz? Aklımız gitti. Ben de şaka niyetinde her delikanlının bir gidişi vardır dedim. Üçü de komik değildi dedi. Hoca sizin için malzeme topladık dedi. Ve odaya girdik. Hoca benim topladığım çiçekleri bir suya kattı. Ve üstüne toprak benzeri bir toz döktü. Onun üstüne de bir ot kattı. Ve karıştırmaya başladı. Bir 2-3 dakika karıştırdıktan sonra nasıl karıştırdığını anladığım için hocam istersen ben de karıştırabilirim dedim. Bana yok evlat gerek yok zaten az kaldı dedi ve durdu. Suyu bir kaseye döktü ve inanamadım. Hepsi toprak benzeri bir şey olmuştu. Ve o tozla odanın tam ortasına bir şeyler mırıldanarak çember çizdi. Tam ortasına da 3 tane sandalye koydu. Sonra kaseleri alıp odadan çıktık. Oturma odasına geçtik. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlardı. Gülerek benim yerime geçmişsiniz dedim. Ali, sen bizden farklı mı sandın kendini dedi.
bismillah diyerek yemek yemeye başladık. Elhamdülillah diyerek sofradan kalktık yine. Sofrayı arkadaşlarla kaldırdık. Saat 2:15'ti. Arkadaşlarla korku konuşması yapmadık hiç. Telefonumu şarja taktığımda Barış bir soru sordu. Sorusu, siz neden böyle bir işe kalkıştınız? Ben merakımızdan dolayı dedim. Barış 19 yaşındaydı. Hocaya, hocam gerçekten de kurtarabilecek miyiz dedi. Hoca, bugün onunla konuşacağız. Amacı nedir onu öğreneceğiz dedi. Ve birden kapı açıldı. İçeri çarşaflı biri geldi. Barış, bu ne lan diye bağırdı. Ve Ali ile Hasan da Barış'a katıldı. Ben gülerek korkmayın. Bu hocanın yardımcısı dedim. Cin kapıyı kapatarak geri gitti. Ben anlamıştım. Hükkamların yardımcısı zihinden konuşur. Ondan zihinden haber verdiği için biz ne olduğunu anlayamadık. Hocaya ne oldu hocam, kötü bir durum mu var dedim. Hoca, yok oğlum merak etme. Ama sen nereden biliyorsun? Bana bir şey dedi. Ben de hocam artık alışın. Ben çok şey biliyorum dedim. Arkadaşlarım pes sana Botan dediler. Hoca benim işim var diyerek dışarı çıktı. Arkadaşlarla sohbet ettikten sonra sanki bir kişi bana hoca seni aşağıya bekliyor dedi. Ben aşağıya indim, hoca oradaydı. Botan, benimle gelsene işim var. Tek başıma gidersem yarını bulur. Senle akşam iş biter ve sizin işi yaparız. Ben de tamam dedim. Evden çıktık, arabaya bindik. Önce petrole, sonra amcanın evine gittik. Amca telaşlı sesle, hocam sizin bütün muskaları kızın parçalara ayırdı dedi. Hocayla kızın yanına gittik. Kız çıldırmış bir vaziyetteydi. Hocayla naz ve felak okuduk. Hoca kapı ve pencereleri örttü ve perdeyi çekti. Arapça bir şeyler söyledi ve kız ona karşılık verdi. Arapça bir şekilde hocayla konuşuyordu. Hoca her konuşmasında sinirleniyordu. Ben de yardım amacıyla kızın kulağına Ayet-el Kürsü, Felak, Nas ve İhlas surelerini okudum. Kız acıya dayanamayarak bayıldı. Hocaya ne oldu dedim. İçindeki cini öldürdük dedi. Ben de peki kızı kurtardık mı dedim. Evet dedi. Sevinmiştim. Amca ile teyzeye de anlattık bu durumu. Çok sevindiler. Helalleşip evden çıktık. Hava kararmıştı. Eve geldik. Arkadaşlar yine gittiniz. Bize söylemeden dediler. Ben de özür dileyerek onlara sarıldım. Nedensiz sarılışıma karşılık vererek hadi bizim olayı yapalım dedi Hasan. Ben de şimdi yapacağız dedim. Arkadan kara çarşaflı cin geldi. Hocaya, hocam yardımcınızın ismi ne dedim. Bana Mera dedi. Ritüel odasına girerek ritüele başladık. 3 sandalyeye oturduk. Barış ise bizim önümüze yere oturdu. Hoca ise çemberin dışında Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hoca, bize sakın çemberden çıkmayın dedi. Biz de tamam dedik. Hoca Kur'an-ı Kerim'i kapatıp elinde tuttu ve bir şeyler söyledi. Birden etrafımıza bir sürü şerli varlıklarla doldu. Hepsi ailemizin kılığına girip bizi yana çağırıyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ali, Botan birden kendini kaybederek çemberden çıkmaya çalışıyordu. Biz öyle zor tutuyorduk ki sanki iki kişinin gücünü almış, birden bir şerli varlık Hoca ile İbranice konuşmaya başladı. Birbirleriyle konuşuyorlardı. Sonunda Botan bayılmıştı. Biz yine de tutuyorduk. Birden bütün varlıklar bağırarak o bizim olacak diyerek bağırdı ve ortama büyük bir sessizlik hakim oldu. Hoca Botan'ın yanına oturdu, kucağına alıp salondaki koltuğa koydu. 1 saat geçtikten sonra Botan uyandı. Botan. Uyandığımda salonda uzanmış bir vaziyetteydim. Etrafımda arkadaşlarım ve hoca vardı. Ne oldu dedim bana. Hocam güçsüz kalıp bayıldın dedi. Ali söz alarak bana her şeyi anlattı. Şok olmuştum. Ben nasıl öyle şeyler yapabilirdim? Psikolojim bozuldu sandım. Çok halsizdim. Gözümü kapatıp yatmak istiyordum ama yapamıyordum. Hoca ne oldu? Şerli konuştu mu dedim. Hoca sakin ol evlat. Sen dinlen sana yarın anlatırım dedi. Arkadaşlarım beni yatağa götürmek için yardım ettiler. Yatmamı istediler. Gözümü kapatıp açtığımda kendimi evin dışında buldum. Evin kapısına dokunduğumda önüme bir şerli geldi. Bir anlık irkilmeyle kendimi yerde buldum. O şerli bizim çağırdığımız şerliydi. Şerli bana ayağa kalk ve arkanı dön dedi. Ben de uzandığım yerden kafamı çevirip arkama baktığımda istemsizce ağzımdan olamaz kelimesi çıktı. Ali, Hasan ve Barış. Şerliler ayağından tutmuş bir vaziyette ormana sürüklüyor. Ayet-el Kürsü okuyarak arkadaşlarıma doğru koştum. Ormana girdim. Bayağı ilerledikten sonra kaybolmuştum. Arkadaşlarıma etrafıma bakarak Ali, Hasan, Barış neredesin lan diyerek bağırıyordum. Birden şerli önümde belirdi. Beni ayağımdan tutup sürüklemeye başladı. Öyle canım yanıyordu ki her yerim kesilmişti galiba. Bir ses gelmeye başladı. Kalabalık şekilde çok kötü bir kahkaha sesleri geliyordu. Gözümü kapatıp nefes alıp verişimi düzeltmeye çalıştım. Beceremeyeceğimi anladım. Gözümü açtım. Büyük bir kalabalık vardı. Beni şerlilerin ortasına fırlatıp gülmeye başladı. Etrafıma baktığımda her tarafta şerli, ortada büyük bir ateş, bismillah çekmeye çalıştığımda diyemiyordum.
Çünkü biz diyordum, devamını unutuyordum. Çok kötü bir andı. Shelly birden eğilip tırnaklarını karnıma batırıp döndürmeye başladı. Sanki bir kişi bütün organlarımı söküyordu. Sonra bağırarak sen kendini bir şey mi sandın pis çamur dedi. Ben de bir cesaret toplamaya çalışıyordum. Öyle acı çekiyordum ki açıklanamaz. Ben de cevap olarak asıl sen kendini ne sanıyorsun? Allah tarafından lanetlenmiş Shelly. Pis bir kahkaha ile tırnağını bastırarak döndürmeye başladı. Canım 2 katına çıkmıştı. Beni 2 eliyle tutup ağaca fırlattı. Galiba burada ölecektim dedim. İçimden bana doğru bildin çamur. Seni burada öldüreceğim. Nasıl anlamıştı benim öyle bir kelime geçirdiğimi içimden anlayamadım. Ama cinli olduğu için aklımı okuma imkanı vardı ve birden uyandım. Yatağımda uzanmış bir şekildeydim. Etrafımda arkadaşlarım ve hocam vardı. Nefes nefese kalmıştım. Derin nefes alarak rahatlamaya çalıştım. Sakinleşip karnıma baktığımda aman yarabbim bu da ne? Karnımda 15'ten fazla kesik yaraları var. Arkadaşlarım şok olmuş. Bir pozisyonda nasıl oldu? Botan sen iyi misin dediler. Ben de hocam dün ritüelde ne oldu hoca? Shelly ile konuştum. Ne istersin insanoğlundan dedim. Oysa onlar beni çağırdı. Ama hiçbir şey bilmeden. Ben de Botan'ın enerjisini sevdim. Onu alacağım. O bizim olacak dedi. Ben de adın ne dedim. Bana Hara kabilesinden Urda'yım dedi. Ben de bırak onu. Yoksa olacaklardan sorumlu değilim dedim. O da bana sen kim olursun da beni ölümle tehdit ediyorsun. Pis çamur seni avcumla öldürürüm dedi. Ben de acı çektirerek gönderdim. Mera'ya söyledim. Nasıl biri dedim. Mera bana sevdiği kişi acı çektirerek sever. Yani Botan'a çok zarar verir. Çok hırçın biridir dedi. Dedikleri karşısında şok oldum. Ben de çabuk kurtulur muyum bunlardan dedim. Hoca zor o evlat. Hem de çok zor dedi. Çok kafam karıştı. Acaba sonum ölüm mü? Gözlerimi kapattım ve dinlenmek istiyorum dedim. Hoca, tabi evlat sen rahatına bak. Biraz yorulacaksın akşam dedi. Ben de gözümü açıp hocaya halsiz bir bakış attım ve gözümü kapattım. Ama kalbim ağrıyordu. Tuhaf bir şey hissediyordum. Yatmaya çalıştım ama olmuyordu. Yatmaktan korkuyordum. Yine kabus görürsem, acı çekersem. 1 saat gözüm kapalı yatmaya çalıştım. Sonunda yatmıştım ama kabus görmedim. Uyandığımda odada kimse yoktu. Pencereden gelen güneş odayı aydınlatıyordu. Telefondan saate baktığımda saat 1'di. Gözlerimi ovuşturup ayağa kalktım. Oturma odasına geçtim. Herkes kahvaltı yapıyordu. Ama yüzleri çok mutsuzdu. Odayı sessizlik kaplamıştı. Ben moral olsun diye gülümseyerek afiyet olsun dedim. Hoca gel beraber olsun oğlum dedi. Ben kahvaltıya oturdum. Yedikten sonra hızlı bir şekilde sofrayı kaldırdı. Mutfakta yemekleri buzdolabına koydum. Sofrayı çırpmak için dışarı çıktım. Sofrayı çırparken beynimden ormana bak diye sesler geliyordu. Ormana baktığımda ağaçlar sanki yerinden uçacakmış gibi sallanıyordu. Koşarak eve girdim. Yukarı çıktığımda oturma odasının kapısı gözüküyor. Merdivenin son basamağındayken kapıya baktığımda bir cinli vardı. Ani irkilmeyle geri çekildim ve merdivenlerden düştüm. Belim ve kollarım çok ağrımıştı. Kafamı merdivene çevirdim. O cinli bana bakıyordu. Ben de besmele çekerek sen Mera mısın dedim. Bana doğru bildin ey Adem oldu dedi. Ben de acı çekerek bilerek mi yapıyorsun dedim bana bunu. Ben seni güçlü bilirdim. O Shelly sana nasıl aşık oldu dedi. Ben de şu konuyu açmasana dedim. Arkadaşlarım koşarak bana gelirken merdivenin başında Mera'yı görünce onlar da Allah deyip merdivenlerden düştüler. Gülerek geldi benim kahramanlarım dedim. Hasan da gülerek lan öldük mü lan yoksa katil merdiven 18 sene ceza verdi dedi. Ben de oğlum belim kırıldı lan dedim. Ayağa zor bela kalktım. Hoca geldi. Hoca ne oldu hepiniz yerdesiniz dedi ve bana baktı. Mera'ya baktım anladım. Mera'dan korktu. Ben Ali'ye el uzattım. Ali'yi kaldırdım ve Hasan ve Barış'ı kaldırdı. Oturma odasına geçip oturduk. Hocaya, hocam bizim durum ya. Herkesin yüzünden düşen 1000 parça. Böyle dedim hocaya. Hoca, oğlum Mera haber verdi. Shelly büyük bir şey planlıyor. Böyle giderse kötü olur. Ondan sana muska yaptım. Bunu boynuna as dedi. Ve bana muska uzattı. Ben de boynuma taktım. Aklıma ailem geldi. Acaba ne yapıyorlar? Hocadan müsaade isteyerek yatak odasına gittim. Abimi aradım. Açtı. Alo dedim. Alo. Ne yapıyorsun abi? Durumun nasıl inşallah? Sağlığın saatin iyidir. Allah'a şükür iyiyim. Sağlığım saatim iyi. Allah senden razı olsun. Sen nasılsın? İyi misin inşallah dedi. Ben de Allah razı olsun. Ben de iyiyim dedim. Lan kaç gündür neredesin lan? Aramıyorum dedi. Ben de işim var dedim. Abi vakit bulamadım. Annem, babam, ablam ne yapıyor? İyiler mi dedim. Bana herkes iyi. Burada seni duyuyorlar dedi. Ben de selam söyle dedim. Teyzem dümbük. Yine sen gelmedin aramıyorsun da. Hiç demiyorsun iyi misin, sağlığın saatin yerinde mi diye demiyorsun dedi. Ben de sesli bir şekilde güldüm. Annem telefonu versene bir şey diyeceğim dedi. Abim al anne dedi. Annem
Oğlum sen iyi misin dedi. Sesin kötü geliyordu da. Ben de iyiyim annem. Sen nasılsın dedim. Bana sorma oğlum, başımdan neler geçti anlatamam dedi. Oğlum akşam her zamanki gibi toplanmış sohbet ediyorduk. Saat 1 olmuştu. Benim uykum geldi, yatağa gittim. Ama bir türlü yatamadım. Etrafa baktığımda odada da tek ben vardım. Gözüm ister istemez pencereye kaydı. Pencerede 1,60 boylarında, gözleri ateş gibi parlayan gölge gördüm. Besmele çekmek istedim, çekemedim. Ağzımdan bir kelime çıkmıyordu. Bana senin oğlun bizim olacak, benimle evli olacak ama bir çamurdan yardım alıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Oğlun o çamurun yanından ayrılmazsa hepinizin sonu ölüm olur dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. O akşam yatamadım. Öyle böyle derken her yalnız kaldığımda yanıma gelip bana tehditler savuruyor. En son beni bir eliyle tutup koltuğa fırlattı oğlum. Sana ne oldu? Sen nelere bulaştın? Kimlere bulaştın oğlum? Bu kimin? Bunları bize yapan kim? Bu çamur denen kişi kim oğlum dedi. Annemin dedikleri karşısında öyle hüzün, korku hissettim ki anlatamam. Annemin ardı ardına gelen sorulara karşı anneme, anne bana bir cin aşık oldu ama bu cin en güçlü cinlerin soyundan, ondan. Ben de siz üzülmeyin diye size anlatamadım. Bundan dolayı bir hüttamdan yani bir hocadan yardım alıyorum. Allah'ın izniyle kurtulacağım. Sen hiç üzülme. Onu gördüğünde korkma. Onlar korku ile beslenir. O geldiğinde Ayetel Kürsü, Nas ve Felak surelerini oku. Onlara çok zarar verir bu süreler. En yakın zamanda yanına geleceğim dedim. Bana tamam oğlum dedi. Helalleşip telefonu kapattım. Öyle içimi hırs kaplamıştı ki o ifriti elimle parçalamak istiyordum. Koşarak hocanın yanına gittim. Her şeyi hocaya anlattım. Dediklerimi arkadaşlarımla duymuştu. Hoca, tamam Botan, seni anlıyorum ama bugün gitme. Bugün ritüel yapacağız. Savaş başlatacağız. Hem savaş başlatacağız diye ailene zarar veremem. Ailenin başına 4 cin göndereceğim. Onlar korur ailemi. Eğer karışırlarsa bize haber verirler dedi. Ben de tamam hocam dedim. Onların yanına gitsem de hoca doğru diyordu. Her şeyde haklıydı. Arkadaşlarım korkudan titremeye başladılar. Ben de motive ediyordum. Biraz sesimi yükselterek hadi yemek yapıyorum. Kurt gibi acıktım ben dedim. Aslında ben de titriyordum. Gözlerim perdeye kaydı. Perdenin hizasında incir ağacı vardı. Ama incir ağacı biraz uzaktı. 50 metre falan vardı incir ağacının. Altında 6 tane şerli. En uzunu öne çıkarak sen bizim olacaksın. Arkadaşlarım da cehennemin olacak dedi. Onların önüne Mera geçti. Onu gördüğümde bağırarak Nas ve Felak okudum. Bir anda yok oldular. Mera da yok oldu. Ama Mera kapının önüne geri geldi. Çünkü Müslüman cinleri Ayetel Kürsü, Nas, Felak ve diğer sureler pek zarar vermez. Zaten her gün o sureleri okuyorlar. Neyse, hoca ayağa kalkarak aferin dedi. Mera ona zihninden söylemişti geldiklerini. Ben de hocam ne zaman bize bir şeyler öğreteceksin dedim. Hoca, ben de bu kelimeleri söylemenizi bekliyordum. Şimdi dağa gidip akşam için bazı otlar getireceğim. 1 saatim alır toplamam. O zamana kadar da arkadaşlarım kendine gelir. Kendine geldiklerinde size öğreteceğim dedi. Ben de tamam dedim. Arkamı döndüğümde hepsi zangır zangır titriyorlardı. Benim komiğime gitmişti doğrusu. Sesli bir şekilde gülmeye başladım. Ali titrek bir sesle çok mu komik geldi sana dedi. Ben de tamam hadi kendinize gelin dedim. Ciddi olmam lazımdı. Barış ben burada galiba öleceğim dedi. Hadi ama korkunuzu bir kenara koyun. Sure ezberleyin dedim. Ali elini yavaş bir şekilde cebine götürüp telefonunu çıkardı. Ben de aynen hadi Ali gibi telefonları çıkarın dedim. Barış da Hasan da çıkardıktan sonra ben de telefonunu çıkarıp Cin suresini ezberlemeye başladım. Bu savaşta kazanan taraf olmak istiyordum. Cin suresini artık ezberlemiştim. Nas suresini ezberleyen kimler var dedim. Ali ile Hasan Nas ve Felak'ı ezberledim dedi. Ama Barış Ayetel Kürsü'yü bitirmiş, Nas suresine başlamıştı. Ben de tamam Barış sen Nas'ı ezberle. Hoca şimdi gelir. Ali Hasan siz de ezberlemeye bildiğiniz kadar ezberleyin. 10 dakika sonra hoca gelmesi lazımdı. Ben de boş durmayayım diye başka bir sure ezberleyeyim dedim. Aklıma Asır suresi geldi. Bir zamanlar biliyordum ama unutmuştum. Kısa bir sureydi. Sureyi ezberlemeye başladım. Asır suresini eskiden bildiğim için 5 dakikamı aldı ezberlemem. Asır'ı da ezberledikten sonra telefonu şarja taktım. Kim bitirdi? Ali, Hasan ve Barış hep bir ağızdan ben dedi. Ben de süper. Şimdi biraz da olsa hazırız dedim. Gerçekten de kendimi hazır hissediyordum. Kapıyı çaldı. Ben de koşarak kapıyı açmaya gittim. Kapıyı açtım hocaydı. İçeri girdi. Kapıyı kapattım. Hoca nasıl oldular? Ben de süper, Nas, Felak ve Ayet-i ezberlettim dedim. Hoca aferin. Bu size bir nebze olsa bile iyi oldu dedi. Anlaşılan bayağı zor olacaktı bu iş. Hoca çantayı ritüel odasına koyup aşağıya indi. Ben de oturma odasına gidip oturdum.
Ali kim geldi dedi. Ben de hoca dedim. Hoca elinde 4 tane kitap ile odaya girdi. Birini bana, diğerlerini de arkadaşlara verdi. Kitaba baktığımda bazı ot, çiçek, toprak ve yaprak çeşitlerinin ne işe yaradığını anlattı. Ve bazı sureler vardı. Kitap 70 sayfaydı. Anlatım olduğu için 4,5 saatte ezberleyebilirdim. Hasan da benim gibi hızlı ezberler ama Barış ve Ali 6 saatte ezberlerdi. Saat 4'tü. Bunun için 4 saatte ezberlemem lazımdı. Hızlı bir şekilde ezberlemeye başladım. 3 saattir ezberlemeye çalışıyorum ama daha 15 sayfa kalmıştı. Bütün beynimi kitaba odaklamıştım. Daha 1 saat vardı. Ondan rahat bir şekilde kitabı bitirirdim. Ali ile Barış öflenip püfleniyorlardı. Ben de öyle öf pöf diyeceğinize odaklansanıza dedim. Ali daha 40-45 tane sayfa kaldı. Nasıl ezberleyeyim? Ben ezberledim. 1 saat var. İyi odaklanın. Hasan senin kaç sayfan kaldı? Benim 20 kaldıydı. Ben de helal hadi bitiriyoruz dedim. Ben de ezberlemeye devam ettim. Yarım saatte ezberledim. Çok rahat ezberlemiştim resmen. İsteyince her şey oluyormuş. Hava hafif kararmaya başladı. Heyecanlanmaya başladım bile. Şimdiden çok korku ve merak vardı. Acaba bu işte ölecek miydik? Hasan bağırarak sonunda bitti dedi. Ben de aferin. Ali, Barış siz? Ali daha 25 sayfa var. Barış benim de dedi. Ben de ikiniz de nasıl aynı sayfada olabiliyorsunuz? Hadi daha hızlı. 20 dakika sonra yatsı okunur. Hadi tempo dedim. En sonki kelimemde sesimi yükseltmiştim. Hoca içeri girerek hadi hazır mısınız dedi. Ben de hazırız. Ali ile Barış 20 dakikayı bitirir. Hoca aferin. Bu kadar da beklemiyordum sizden. Ben yarına kalır dedim. Ben de Allah razı olsun hocam. Ve beklenen vakit geldi. Yatsı ezanı okunuyordu. Ali ile Barış da 10 sayfa kala tamam bu kadar yeter. Biz de ezberledik dediler. Ben de keşke hepsini ezberleseydiniz. Barış boş ver dedi. Ben de siz bilirsiniz dedim. Hoca hadi başlayalım. Herkes güçlü olsun dedi. Ritüel odasına girdik. Çemberin içine girdik. Çok gerilmiştim. Hoca kapıyı kapattıktan sonra odayı sadece etraftaki mumlar aydınlatıyordu. Hoca Arapça benzeri bir şeyler söylemeye başladı. Ve birden odayı şerliler kapladı. O kadar çoktular ki odanın her tarafı onlarla doluydu. Bu defa biz korkutmak için kendi yüzleriyle gelmişlerdi. Gözleri fal taşı kadar, yüzleri uzun kıllı, 1,50 boylarındaydılar. Etrafıma baktığımda hepsi bana bakıyordu. Sadece bana. Musallat olan cin Uğur hocaya bakıyordu. Hoca konuştuğunda daha sinirli bir cevap veriyordu. Gittikçe Uğur da hocayla dalga geçer gibi cevap veriyordu. Anlaşılan hocadan korkmuyordu. Uğur birden bana bakıp sen kendini benden üstün mü görüyorsun dedi. Ben de cesaretimi toparlayarak Allah bizi daha üstün yarattı. Biz bir süre ile canımızı yakarken sen kendini bizden üstün görüyorsun dedim. Bana sinirlenmiş bir şekilde İbranice bir şeyler söylemeye başladı. Her konuştuğumda kalbime bir ağrı giriyordu. 3 saniye içinde ölecek gibi oldum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ali. Şerli İbranice bir şeyler söylemeye başladı. Botan 3 saniye içinde acı içinde bayıldı. Arkama baktığımda Hasan ile Barış da bayılmıştı. İçimden bir küfür saydım. Şimdi sırası mıydı hoca? Bağırarak İbranice bir şeyler söylüyordu. Botan'a bir kitap vermişti. Çembere girerken şerlileri göndermeye başladığında bu kitaptan söylediğimi tekrarla. Bana yardım edersin ve göndeririz demişti. Botan da kitabı elinde unutmuştu. Elinden alıp kitabı açtım. Hocanın nerede olduğunu aradığımda hoca 2. sayfadaydı. Beraber okuyarak şerlileri gönderdik. Şerliler gittikten sonra kitabı kapattım. Hoca Barış'ı taşıyıp yatak odasına götürdü. Ben de Hasan'ı taşıyarak yatağa koydum. Arkamı döndüm. Hoca Botan'ı kucağına alıp yatağa koydu. Ben de yere koyduğum kitabı alıp hocaya verdim. Hoca Botan'ın nabzını kontrol ettiğinde kalbi çok yavaş atıyordu. Nabzı çok az dedi. Sesi telaşlı bir şekildeydi. Koşarak aşağıya gitti. Ben de Hasan ve abimin nabzına baktığımda normaldi. Korkudan bayılmışlardı. Ama Botan öyle değildi. Abim ve Hasan için mutluydum ama Botan'ı o halde görmek kalbimi ağrıtıyordu. Botan'ı öyle gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım. Elimi yüzüne dokundurduğumda teni buz gibi oluyordu. Hemen kulağımı göğsüne götürdüm ve kalbi de atmıyordu. Kitapta gördüğüm sureyi okumaya başladım. Elimi göğsümde tutarak duayı okumaya başladım. Duayı bitirmeme az kala hoca kapıyı açarak içeri girdi. Elinde çantası vardı. Elindeki bardağı da Botan'ı içirmeye başladı. Bana aferin, okumaya devam et dedi. Ve benle eşlik ederek duayı okumaya başladı. Arkadan ah başım diyerek bir ses geldi. Arkamı döndüğümde Hasan ayılmaya başlıyordu. Hoca çantadan ot çıkarıp bir kaseyi kattı. İçine de Botan'a içirdiği suyu döktü. Otu sonra bir kalın odun ile ezmeye başladı. Otu iyice ezdikten sonra Botan'ın kazağını açıp otu Botan'ın göğsüne kattı. Ve hoca
Tamam, o şimdi kendine gelmeye başlar dedi. Ben de tamam diyerek Botan'ın nabzını kontrol ettim. İyiye gittiğini anlayarak Hasan'ın yanına gittim. Botan, başım çok ağrıyordu. Gözümü açacak halim kalmamıştı. Gözümü hafif açarak etrafa baktım. Etraf karanlıktı. Ama ileride bir ışık vardı. Işığa doğru ilerlemeye başladım. Mağaradaydım. Mağaraya nasıl geldim hatırlamıyorum. Işığa yaklaşmıştım bayağı. Yol geniş bir yere çıkmıştı. Geniş ve uzun bir mağara. Yerin ortasında büyük bir ateş vardı. Etraf hep şerli. Etrafa göz gezdirdim. Bütün şerliler arkası dönüktü. Geri geri adım atmaya başladım. Kalbim duracakmış gibi hızlı atıyordu. Şerlilere baka baka geri geri gidiyordum. Bir anda bir yere çarptım. O korkuyla kendimi yere attım. Yerdeyken kafamı kaldırıp şerlilere baktığımda hepsi bana bakıyordu. Ayağa kalkıp arkamı döndüm ve şok olmuştum. Çarptığım şey Uğur'daymış. Bana bakarak pis bir gülümseme atıyordu. Bana merhaba dedi. Ve eliyle beni şerlilere doğru fırlattı. Belim çok kötü ağrıyordu. Pis düşmüştüm. Şerliler etrafıma dolaştı. Kafama sıcaklık geliyordu. Anlaşılan ateşin yakınındaydım. Burada bana bakarak canım mı yandı dedi. Öyle korkuyordum ki tarifsiz bir duyguydu bu. Orada olmadan asla anlayamazsınız. Kalbim hızlı hızlı çarpıyorken orada eğilerek elini kalbime götürdü. Bana benden kork Adem ol dedi. Ben de yutkunamıyordum. Elimi açarak tırnağını gösterdi. Ben de ona bakarak acı, titrek ve kısık bir sesle senden korkmuyorum dedim. Onu şimdi göreceğiz dedi ve tırnağını kalbime batırdı. Ağzımdan kanlar çıkıyordu. Elini içime sokmaya başladı. Elini karnımda hissediyordum. Anlamıyordum neden bayılmıyorum. Ölmek istiyordum. Bu acıyı yaşamak istemiyordum. Bu sefer uzun bir süre kan kustum. Kalbim artık atmıyordu. Sanki tenim buz gibiydi. Etraf aydınlanmaya başladı. Galiba ölecektim. Sevinmiştim. Acıyı çekmiyordum artık. Üstüme baktığımda her yerim kandı. Etraf hafif aydınlanmaya başladı. Tavan bembeyazdı. Ve yavaş yavaş zemine doğru beyazlıyordu etraf. Göğsümde bir el hissettim. Korkak bir şekilde yavaş yavaş göğsüme baktım. Göğsümde insan eli vardı. Bir ses duymaya başladım. Bu ses Ali'nin sesiydi. Huzur hissetmeye başladım ve orada gözüm kapanmaya başladı. Ali. Yatağa oturup Botan'ı izliyordum. Onu ilk defa böyle görmüştüm. Sanki ölüydü. Allah korusun, abime baktığımda o da ayılmaya başlamıştı. Hasan Botan'a ne oldu dedi. Botan'ın yanına koştu. Botan'ın teni açık, beyaz gibiydi. Hasan Botan'ın yüzüne dokundu ve bana teni buz gibi, ona ne oldu dedi. Bense hiçbir şey diyemeden ağlayan gözlerle ona bakıyordum. Botan'ın göğsündeki ot nedir dedi. Korkulu sesine karşılık sadece elleme diyebilmiştim. Hasan sonra nabzına baktı ve bağırarak "Lan nabzı çok az, kalbi atmıyor neredeyse. Ne oldu anlatsana" dedi. Sonradan duygulanan sesiyle gözleri dolmuştu. Ben de "Sakin ol, o cinliği yaptı." Hoca dedi "Şimdi iyi olur." Hasan artık tutamayan gözyaşlarını bırakıp ağlayarak yanıma geldi ve bana "Botan ölmez Lena" dedi. Ben de kafamı eğip yere baktım. Sadece bunu yapabilmiştim. Sus kalan dudaklarımdan bir kelime bile çıkmıyordu. Ali. 20 dakika bekledikten sonra kafamı kaldırıp Botan'a bakmaya başladım. Biraz daha iyiydi. Sevinmiştim. Hepimiz Botan'a bakıyorduk. Hiç kimse ne konuşuyor ne de kıpırdıyordu. Ah Botan. Uyanmıştı. Hemen yanına gidip "İyi misin?" dedim. Bana "Ölecek gibiyim. Her yerim ağrıyor. Ne oldu bana?" dedi. Ben de "Bir şey yok. Her seferinde de soruyor. Yat dinlen. Yorma kendini" deyip Hasan ve abime baktım. Ayağa kalkıp yataklarına geçtiler. Ben de yatağıma gidip yatmaya başladım. Botan. Her yerim ağrıyordu. Kafam karışıktı. Şimdi ben rüyamı gördüm. Ama gerçekse neden kollarımdaki sıkı izlerim vardı. Ağrılarım yüzünden kıpırdayamıyordum. Yatmaya çalıştım da sanki ağrılarım daha da artıyordu. Anlaşılan yatamayacaktım. İçimden sure okumaya başladım. En azından unutmazdım. Ne de olsa kitabı bugün ezberlemiştim. Kitaptaki bütün sureleri baştan sona tekrarladım. Her okuyuşumda üstümden bir yük kalkıyordu sanki. Kitabı 3 defa tekrarladıktan sonra ağrının %80'ini yok ettim sanki. Gözlerim artık uykuya yenik düşüp yatmıştım. Allah'a şükür bu sefer rüya görmedim. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Ali, Hasan ve Barış yanımdaydı. Hepsi bana bakıyordu. "Ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Ölmedik ya" dedim. Ali gülümseyerek "Nasılsın?" dedi. Ben de "İyiyim. Bana ne oldu? Anlat" dedim. Bana tamam diyerek anlatmaya başladı. Her şeyi anlattıktan sonra o Uğur dayı ellerimle öldürmek istiyordum. Bana bir cümle söyleyerek ne hale getirmişti inanamıyordum. Herkes odadan çıktığında kendi kendime konuşuyordum. Kendimi motive ediyordum. Ayağa kalkmayı o kadar çok istiyordum ki hemen kalkıp o şerliği yok etmek istiyordum. Ama başaramıyordum. Artık boş boş duvara bakmaya başlamıştım böyle. 5 dakika kaldıktan sonra
Hasan ve Ali odaya girerek sana yemeğini getirdik dedi. Benle fazla ilgilenmeyin. Ben iyiyim. Yemeğimi alabilirim. İkisi de tabii diyerek kucağıma yemeği koydular ve al hızla iyileş de bunları yok edelim ebediyen dedi. Ve odadan çıktılar. Yemeğimi yiyip ayağa kalkmak istiyordum. Artık ağrılarım da biraz da olsa azalmıştı. Gittikçe iyi olmaya başladım. Yemeğimi yedikten sonra ayağa kalkıp tepsiyi mutfağa koydum ve oturma odasına girdim. Hoca odada değildi ama arkadaşlarım odadaydı. Bir şeyler konuşuyorlardı. Ben de sohbetiniz bol olsun diyerek yanlarına oturdum. Ali, hakikaten kalktım lan. Helal olsun sana be aslanım benim. Hasan, lan öldün sandık lan. Ödümüz koptu dedi. Ben de tamam o kadar abartmayın. Bu daha hiçbir şey. Daha neler olacak? Barış. Botan doğru söylüyor. Bu daha hiç. Daha neler göreceğiz. Allah bizi korusun dedi. Ben de aynen. Hoca nerede dedim. Hasan ritüel odasında bir şeyler hazırlıyor dedi. Ben de bir bakayım dedim. Ali otursana, ayağa zor kalkıyor zaten, ne bakması dedi. Ben de abartmasana dedim. O odadan çıktım. Ritüel odasına girdiğimde hoca bir şeyler yapıyordu. İçeri girerek kolay gelsin hocam, ne yapıyorsunuz dedim. Hoca iyileşmişsin. Kısa zamanda aferin dedi. Ben de sağ olun hocam dedim. Ne yaptığına baktığımda anladım. Cin sandalye tuzağı yapıyorsunuz dedim. Hoca aferin, iyi bildin, az kaldı zaten, gel yapalım dedi. Nasıl yapıldığını hemen anlatayım. Kırmızı bir sandalyeyi odanın köşesine koyup etrafına tuzdan çember yapıyorsunuz. Yaparken sureler söylüyoruz. Sandalyenin bacak ve belimizi yasladığımız yere toplamda 8 ip bağlıyoruz. Cinli geldiğinde bir şekilde hurdayı çembere atıp sandalyeye geçmesini sağlayacağız. Ve iplerin içine girerek istemsiz ipler onu sarıp tutacak. Ve biz bu sayede ona her şey yapabiliyoruz. İnşallah bu iş başarılı olur dedi. Bu tuzak işe yararsa artık kurtulacaktık, sevindim. Ama bu işi yaparken inşallah bize zarar gelmezdi. Hoca tuzağı bitirdik dedi. Ben de tamam, tuzdan çember yapayım deyip elime tuzağı aldım. Her zamanki gibi çemberi aynı boyda yaptım ve tuzu geri yerine koydum. Bu arada Mera ben odaya girdiğimden beri vardı. Belki de hoca ona artık gözük emri vermişti. Bunu verdiyse iyi bir şeydi, alışırdık. Aklıma bir şeyler takılmıştı. Sanki bir şeyler unuttum ama ne, hatırlayamadım. Hoca, Botan ayna tuzağını da biliyor musun dedi. Ben de evet ya, ben ne unuttum diyecektim. Hocam, ben de ayna tuzağı yapacak mısınız diyecektim. Hoca, tamam, biliyorsan aşağıdaki malzeme odasındaki aynayı al da geldi. Ben de tamam diyerek aşağı indim, kapıyı açtım. Etrafta değişik kitaplar, bitkiler ve aynalar vardı. Orada parlak bir Yasin gözüme çarptı. Okuyasım gelmişti o an. Yasin kitabını da alıp yukarı çıktım. Yasin'i oturma odasına koyup ritüel odasına girdim. Aynayı bir masanın üstüne koyup etrafına çember yaptık. Her şey harika gidiyordu. Allah'ın izniyle bu iş bugün bitecekti. Ama içimde büyük bir korku vardı. Burada yine bir cümleyle beni mahvederse ne olacaktı bilmiyordum. Banyoya gidip abdest aldım. Oturma odasına gidip Yasin'i açtım. Saat 3'tü. Kalbim hızlanmıştı. Nedensiz endişelenmemin sebebi saati görünce akşam olmasını görmemdi. Ama eğer akşam olmazsa bu iş bitmezdi. Yasin'i açıp kitabı okumaya başladım. Neredeyse 2,5 saat Yasin'i okuyup Yasin'i bitirmiştim. Yasin'i kapatıp malzeme odasına koydum. Banyoya gidip abdest alacakken yatak odasına baktım, kapıda Mera vardı. Korkuyordum. Ondan banyoya girip abdest aldım ve ikindi namazını kıldım. Çekilebilir misin Mera kapının önünden? Çekilince içeriye girdim. Herkes hocanın etrafına toplanmış, hocayı dinliyor. Hoca Yasin'i bitirdin galiba dedi. Ben de evet diyerek yanlarına oturdum. Ali, hoca bugün ne olacağını anlatıyordu. Bize bir de bazı hikayelerini anlattı. Ben de tamam, ben de katilim o zaman diyerek sustum. Kalbim duracak gibi hızlı atıyordu ama mecburdum. Biraz sohbet ettikten sonra akşam ezanı da okundu. Ben namazımızı kıldıktan sonra akşam 7:30 olana kadar hazırlandık. Hoca bazı sureler öğrettikten sonra ritüellere başladık. Hoca her zamanki gibi İbranice sözlerini söylemeye başladı. Urda gelmişti. Ne olacağını anlamadan aynı Urda'yı çekerek aynaya hapsetti. Urda kızgın bir ifadeyle bir şeyler söylüyordu. Hoca karşılık veriyordu. Bu böyle devam ederken Urda deliye dönmüş gibi çıldırıp aynadan dışarı çıktı. Ama bu imkansızdı. Mera Urda'yı tutarak içeri sokmaya çalıştı ama Urda Mera'yı yere fırlattı. Ayna patlayınca Urda yok oldu. Bu gördüklerim karşısında kalbim ağzıma geldi sanki. Saatlerce planını kurup hazırladığım şey 1-2 dakika içerisinde gerçekleşen olay karşısında kilitlenmemem normal değildi. Artık korku beni neredeyse ele geçirmişti. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Hoca hariç hepimiz yerdeydik. Mera bile dahil. Mera ayağa kalkıp birden yok oldu. Etrafa bakmaya gitti herhalde. Ben artık dayanamayıp uzandım ve korkudan deli gibi atan kalbimin yavaşlamasını bekledim.
Kalbim duracak gibiyken bile aklım aynı sahneye tekrar tekrar gözümün önüne getiriyordu. Artık korkumu yenmem lazımdı. Babamın dediğini yapmaya gittim. Babam korkunu yenmen için korkunla yüzleşmen lazım derdi. Ben de oturma odasına gidip ışığı açmadan odanın ortasına oturdum ve vefki yazmaya başladım. Kararlılığım korkumu yok ediyordu. Bunun sayesinde de cesaretim yerine geliyordu. Vefki muskamın içine koyup odanın içinde sure okuyarak bir sağa bir sola gidip geldim. Ali ve Barış odaya sürüne sürüne geldiğini gördüm. Onları öyle görünce yüzünde seslere boğulacak bir gülümseme oluştu. Arkalarından Hasan da sürünerek geliyordu odaya. "Bir durun, beni arkada bırakamazsınız." "Barış, zaten korkudan öleceğim. Bir de sen konuşma. Çok mu komik Botan? Yardım etmeyi düşünme sakın, tamam mı?" dedi. Ben de tamam deyip yardıma koştum. Hoca içeri girerek Mera kabilesinden 10-15 tane cin çağırdı. Ayna tuzağını geçmiş olabilir ama asla cin sandalye tuzağını geçemez. Buradayı sandalyeyi itebilirsek bu iş burada kesin biter dedi. Ben de biliyorum hocam. Mera'nın kabilesindekilerle kolay olur ama böyle bir cin bu tuzağa kolayca girecek gibi değil dedim. Hoca, evet onu ben de biliyorum ama bu sefer tuzağı yutacak gibi değil dedi. Ben de evet hocam kabilesindekileri çağırırsa ne olacak? Mera'nın kabilesindekilere zarar gelebilir dedim. Hoca, haklısın biraz daha çok olmalıyız. Ben Mera'ya dedim, o çağıracakmış dedi. Ben de tamam deyip dışarıya doğru çıktım. Kalbimin içindeki korku gözümü karartıyordu. Etrafı zar zor görmeye başladım. Ormandan bana doğru esen rüzgar öyle kuvvetliydi ki ağaçlar yerinden kopacak, bense yere savrulacak gibiydim. Ben ormana doğru yürümeye başlayınca rüzgar durdu. Ormandan sesler geliyordu. Bir babanın sesiydi. Yardım çığlıkları. Öyle kuvvetliydi ki kulaklarım kanayacak sanıyordum. Birden ses kesildi. Bir şey oldu kesin. Ormana koştum. Ormana yaklaştığımda telefonum çaldı. Hasan arıyordu. Açıp acele bir ses tonu ile "Ne oldu?" dedim. Bana daha bir acele ve yardım çığlıklı bir ses tonu ile "Yardım et Botan. Acele. Ormanın içindeyim. Cinler peşimde" dedi. Telefon kapandı. Ben de bütün gücümle koşarak ormanın içine girdim. "Neredesiniz lan? Sıkıyorsa gelin bana" diyerek ormanın derinliğine gidiyordum. Evden bayağı uzaklaşmıştım ki önümden sanki 10.000 kişi koşarak bana yaklaşıyordu. Ses sanki ışık hızıyla yaklaşıyordu. Her yaklaştığımda daha da yavaşlıyorlardı. Olamaz. Onlardı. Tuzaklarına düşmüştüm. Allah kahretsin diyerek geri geri adım atmaya başladım. Burada bana yaklaşarak "Bu sefer gerçekten seni öldüreceğim. Seni burada 1000 parçalara ayırıp hayvanlara ziyafet vereceğim." Geri geri adımlarımı durdurup Urda'ya doğru yürümeye başladım. Birden boğazımı tutup sıkmaya başladım. Gözüm kararmaya başlamıştı. Nefes alamıyordum. Beni hızlıca bel üstü yere fırlattı ve önüme kocaman ateş çıktı. Saçımdan tutarak ateşe yaklaştırdı. Canımın yanmasını bırakıp Urda'yı ve kabilesini öldürmeye düşünüyordum. Arkamdan aynı ses gelmeye başladı. Arkama baktığımda beyaz bir ışık süzmesi yaklaşıyordu. Evet, bunlar Mera'nın kabilesiydi. "Şimdi işim bitti Urda. Ne yapacaksın yine? Evine mi kaçacaksın?" dedim. Bana "O zaman izle de kabilenin ölümünü gör" dedi. Ve beni ateşin üstüne doğru attı. Ateşin üzerine düşmek üzereyken Mera tutarak beni "Hemen buradan uzaklaş" dedi. "Tamam" diyerek ağacın arkasına geçtim. Gördüğüm manzara belki psikolojimi bozuyordu. Cinlerin bağırışları kulağımı kanatmıştı. Kulağımı ellediğimde kulağım kanıyordu. Bir cin bana yaklaşıp bana doğru koşmaya başladı. Beni tutup "Ali'nin öldüğü gibi seni de öldüreceğim" dedi. Ben sadece "Ne? Ali mi? Ne yaptınız arkadaşlarıma?" diyerek vefkimi cinin alnına basarak sure okudum. Çığlıklar içinde cini öldürdüm. Gözyaşlarımı tutamadığım için ağlayarak bütün gücümle bağırarak cinleri öldüren duayı okumaya başladım. Cinler çığlık atarak daha da güçsüzleştiler. Mera'nın kabilesinden biri yükselerek yumurtanın çatlaması gibi çatlayarak yok oldu. Merhaba kabilesinin diz çöküp ağlarken kafir cinler ise çığlık atarak kaçmaya başladılar. Ben gözyaşlarımı tutmaya çalışmaktan vazgeçmiş bir şekilde ağlarken hoca koşarak yanıma geldi. Bana "Sakin ol, bir şey yok" dedi ama gözleri dolmuştu. Ben titrek bir ses tonu ile hocaya "Arkadaşlarıma ne oldu?" dedim. Bana "Arkadaşların iyi, seni evde bekliyorlar, merak etme. Yanlarında 12 tane cin var" dedi. Ben "Tamam hocam, ben arkadaşlarımın yanına gideyim." Hoca "Tamam gel, beraber gidelim" diyerek ayağa kalktı. "Hocam, merak eder misin, bilerek yapmadım, özür dilerim" dedi. Hoca "Tamam derim oğlum derim, sakin ol sen" dedi. "Hocam, ölen cin kimdi?" Hoca "Mera'nın annesiydi" dedi. Ben yutkunamaz hale gelmiştim. Her şey benim yüzümdendi. Eğer dışarı çıkmasaydım böyle olmazdı diyerek boynumu eğip adımlarımı hızlandırdım. Hoca "Kendini üzme bu kadar. Ben Mera'nın annesiyle çok savaşa girdim. Sen ilk değilsin. Senin gibi çok kişi vardı. Emin ol Kubri, bu yolda ölmesine kendi bile çok sevinmiştir.
sana teşekkür ediyordur. İnan bana dedi. Ben de onunla aynı hızla yürümeye başladım. Kafamı kaldıracak gururum kalmamıştı. Ben hava alayım dedim. Bunun için biri öldü diyerek karanlığın dibine doğru düşüyordum. Ormandan çıktığımızı anlayıp kafamı kaldırarak eve baktım. Koşarak Ali, Hasan, Barış diyerek içeri girdim. Bütün odalara girdim ama evde kimse yoktu. Hocaya, hocam evde kimse yok, Botan tuzak kurmuşlar. Biz savaşırken buraya gelip Ali, Hasan ve Barış'ı almışlar ve 12 cini de öldürmüşler dedi. Gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı hocanın. Artık ağlamakta nefes alışverişim bozulmuş, zor nefes alıyordum. Öyle tuzak kurmuşlardı ki sanki öleceğim hissi veriyorlardı. O cin yoksa yalan mı söylüyordu bilmiyorum. Hocam ne yapacağız şimdi dedim. Hoca sakin ol. Mera'ya sordum. Arıyorum. Nerede olduklarını bulunca onları öldürerek burada bu iş bitecek, merak etme sen. Ben tamam da ne yapacağız? Elimizde hiçbir şey kalmadı dedim hocam. Merak etme. Mera'nın kabilesi arıyorlar dedi. Barış. Bu ritüelle de korkmamak elimizde olmasa da artık hiçbir şey anlamı yoktu. Hoca ile Botan konuşurken Botan odadan çıktı. Herhalde nefes almaya gitti diyerek mindere oturup korkumu arkadaşlarım ve hocanın yaydığı güven sayesinde yok ederken Botan'ı düşünüyordum. Hoca bir anda siz burada kalın, sakın çıkmayın diyerek odadan çıktı. Ben bu sefer çok kötü şeyler oluyor dedim. Ali ve Hasan ve kapı ve pencereden uzaklaşarak ön köşeye gidip pencere ve kapılara bakmaya başladılar. Ben de yanlarına giderek onların yaptığını yapmaya başladım. Kapı birden açılarak içeri cinler girmeye başladı. Odada neredeyse 100'den fazla cin girdi. Ya da biraz abarttım. Biz durmadan dua okurken cinlerle göz göze gelince dilimiz tutuldu. 3 tane cin ayak bileğimizden tutarak sürüklemeye başladı. Ali kekeleyerek Botan'la da hoca neden gittiler dedi. Hepimiz merdivenlerden yüzüstü sürükleyerek götürürken son merdiven basamağında kaşımı vurdum. Kaşımdan akan kan yere doğru akıyordu. Ali ve Hasan'ın ağzına bakarken onların dudağı kanadığından dolayı kanlarla patika yapıyorduk resmen. Canımız öyle ağrıyordu ki artık ağrılar bizi bayıltacak duruma gelmişti. Neredeyse ormanın öbür tarafına geçecek kadar geldikten sonra bizi bir mağaraya getirdi. Duvarlar kanla yazılmış, Arapça benzeri yazılarla doluyken yerlerde de kandan gözükmeyen kıyafetler vardı. Botan. Neredeyse deli olacak duruma gelmiştim. Yere baktığımda kan gördüm. Kan sanki ormana doğru gidiyordu. Bizim en az 100-150 metre yanımızdan geçmişlerdi. Hocam bakın izler var, ormana gidiyor dedim. Hoca tamam, bir mağaranın içindeler dedi. Ben de tamam o zaman hemen gidelim hocam diyerek izlere bakarak ormana girdim. Arkamdan hoca da geliyordu. Bayağı ilerledikten sonra karşımıza bir mağara çıktı. Hoca burası diyerek önden ilerledi. Sonra bana bir kitap vererek bunu okuyacağım. Beraber okuyalım. Sakın yanlış yapma. Eğer yaparsan sonu ölümle biter. Bunu okumam için çok güçlü olman lazım. Ama unutma, okursan da gerçekten de bunu çok kolay başarırız dedi. Ben de tamam diyerek kitabı alıp hocanın arkasından ilerledim. Barış. Kafamı kaldırıp mağaranın girişine baktığımda burada bize bakarak sırıtıyordu. Yaklaşarak ateşin üstündeki demiri çıkararak zavallı Ademoğulları, hepiniz salaksınız. Size hiç cinlerle şaka olunmaz diye öğretmediler mi? Bizi çağıranları sizlere yapacağımız gibi aynı şekilde öldüreceğiz ve Botan'ı ayrı bir zevkle öldüreceğim dedi. Hasan bizi öldürsen bile Botan ve hoca seni paramparça edecek dedi. Burada elindeki yanan demiri ateşe sokup biraz daha ısıttı ve Hasan'ın beline demirle bir şeyler yazdı. Hasan acı çığlıkları atarken cinler kahkaha atıyorlardı. Ben Mali gel bize yap, ona yapacaksan gel biz diyemeden Botan söze girdi. Botan. Mağaranın girişine geçerken burada elindeki demiri Hasan'ın beline bastırarak bir şeyler yazıyordu. Hoca okumaya başlayınca ben de hemen hocayla başladım. Bütün cinler heykel gibi duruyorken benim üstüme öyle bir yük çıkmıştı ki sanki 80 kilo. Neredeyse bayılacak duruma gelmiştim. Bir satır yanlış okumuştum ve bir önüme baktığımda buradanın üstüme atlaması bir oldu. Mera diğer cinlerin önlerine geçip durdurdu. Burada elimdeki demiri belime ucunu bastırıp çizgi çeker gibi bir yazı yazdı. Ali. Botan'ın beynine demire batırırken kenetlenmemin sırası mıydı bilmiyorum ama bu olayları görmek psikolojime hiç uyuşmuyordu. Botan acıya dayanamayıp bayıldı. Hoca duayı okumaya devam etti. Burada çığlık atarak kaçtı. Ben Botan'ın yanına gittim, abim de Hasan'ın yanına gitti. Botan'ın belindeki yara yüzünden nabzı düşmüştü. Sırtımı aldım. Abim, Hasan'ın durumu hiç iyi değil. Hemen hastaneye götürmeliyiz. Botan'ın da durumu iyi değil. Hemen gitmeliyiz. Eve doğru koşarak giderken hoca ben önden gidip arabayı yola getireceğim. Orada buluşuruz. Daha kısa olur diyerek eve doğru gitti. Biz de yola doğru koştuk.
Nihayet yola gelmiştik. Hoca yola gelmiş, bizi bekliyordu. Batuhan'la Hasan'ı arabaya koyduktan sonra hoca evden biraz da bez getirmişti. Bezleri yaranın üstüne bastırarak kan azaltmaya çalışıyordu. 6-7 dakika sonra ambulans yolda bizi karşılayıp Batuhan ve Hasan'ı almışlardı. Ben hocayla giderken abim de ambulansa binmişti. Öyle korkuyordum ki ya bir şey olursa ne yapacağız? Ve elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Hoca bir yolu var aslında ama tehlikeli dedi. Ben nedir hocam dedim. Botanın içine bir cin girerse ve cin enerjisini biraz botana verirse botanı yaşatırız. Ama Hasan'ın içinde bir cin girerse o iyileştikten sonra dayanamaz. Çünkü bir cin bir insan bedenine girerse aşık olma ihtimali var. Ve botanın yaydığı enerji kesin cine aşık eder. Ve ömür boyu botan o cinle yaşamak zorunda kalır dedi. Ali, hocam Hasan'ın yaydığı enerji bir cine aşık etmez. Daha iyi. Hasan'a da katalım bir cin. Hoca, öyle olmaz. Bir cin kendi isteğiyle değil de başkası gir derse ve girerse o bedende ömür boyu çıkmaz. Dualarla da çıkmaz. Çünkü Müslüman bir cin içine girer. Ama hocam, Hasan'a ne olacak ya? Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Kötü düşünme. Nihayet hastaneye vardım. Hemen içeri girerek danışmanın yanına koştum. Pardon, daha yeni 18 yaşında 2 genç geldi. Nerede şu an? 2 hasta da şu an 8. kattaki ameliyathaneye alındı efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoca ile asansöre giderken hoca asansörde cine söyledim. Botanın içine girdi. Merak etme. Hasan da Allah'ın izniyle iyileşecek. İnşallah hocam, inşallah. Kapı açıldıktan sonra ameliyathanenin önünde yarım saatten fazla bekledikten sonra ameliyathaneden doktor çıktı. Doktorun yanına gittiğimizde kalbim sanki çıkacak kadar hızlı atarken doktor, merhaba ben Profesör Doktor Emin Turan. Botan'ın akrabaları siz misiniz? Evet doktor bey, biziz. Botan yolda 3 kere kalbi durdu. Botan'ın yaşaması mucizenin de mucizesi. Ameliyathanede kalbi durdu. 1 dakika boyunca uğraştık, tam vefat etti derken kalbi hızlı bir şekilde normale döndü. Şu anda durumu iyi. Yoğun bakıma alacağız. Allah razı olsun hocam. Sevinçten zıplarken Botan'ı gördüm. Kardeşimden daha yakın bir dostumu bu halde görmek, beni öldürmekten daha da beter yaparken Botan'ı yoğun bakıma aldıktan 10-15 dakika sonra Hasan'ın girdiği ameliyathaneden doktor yanımıza doğru geldi. Merhaba, ben Profesör Doktor Samet. Deri Hasan'ın akrabası siz misiniz? Evet doktor bey, biziz. Hasan ameliyatta 2 kere kalbi durdu. Gelirken de 2 kere durdu. Ameliyat iyi geçti ama durum iyi diyemem. Yoğun bakım alacağız. Bundan sonrasını Hasan kendi halledecek. Ameliyathanede Hasan'ı çıkardıklarında ve bana koşarak sarıldığını tüm iştenliğimle beklerken onu ölüden daha beter şekilde gördüğüm için gözlerim ağlamaktan etrafı zor görmeye başladı. Hasan'ın yanına hızlı adımlarla giderek elini tutup "Lan Hasan, bu halin ne lan? Kalk hadi kalk. Ta şuradan koşarak güle güle çıkalım. Hadi be oğlum, hadi be." Hasan'ı yoğun bakıma aldıktan sonra etrafa bakarak abim nerede? Hocam abim nerede? Sakin ol Barış, ambulanstayken annen aradı. Barış ise anne Hasan'la Botan çok kötü durumda. Elimde sanki ölüyorlar demiş. Annem Botan'la Hasan'ı çok severdi, sen de biliyorsun. Sonra seni sormuş. Barış da ikimiz iyiyiz demiş ama annen yalan söylediğinizi sandığı için yanına çağırmış. Mera bana bunları söylerken ben de Mera'ya söyledim. Annesinin yanına gitsin, biz Hasan'la Botan'ın yanında kalırız diyerek Mera'yı gönderdim. Zor ikna ettim ama gönderdim. Ben de tamam dedim. Botan. Gözümü açtığımda kendi evimde yattığımda sanıyordum. Odamın kapısı kapalıyken bir gölge suliyetinde biri kapıyı açıp içeri girdi. Ben ayağa kalkarak kitaplarda gördüğüm güçlü duaları okumaya başladığımda benim ağzımı tutup "Ben Mera'nın kabilesinden, güçlü cinlerden Ekmed'im. Mera beni senin içine girmemi istedi. Neden içime girecekmişsin? Sen şu an rüyadasın. Gerçekte hastanede, ameliyathanedesin. Sana neden güvenecekmişim?" Birden sanki kendimi bir cinden daha güçlü hissederken bir yandan da içime giren Ekmet denen cinle sesleniyordum. "Çıksana içimden." Beynime sesleniyorken çok tuhaf hissettim. Ekmet, "Merak etme, ben yalan söylemiyorum. Bana güvenebilirsin. Başka çarem var mı sence?" Ekmet şu an içimdeyken içimdeki enerji ve güç beni sanki cinlerden daha güçlü gibi hissettiriyordu. Ama içimdeki cin bana Urda'ya yetmezmiş gibi, o da aşık olursa diye korkarken bir yandan da acaba Ekmet'in dedikleri doğru mu diye düşünüyordum. Artık vazgeçip Ekmet'le konuşmaya başladım. "Ekmet, senin ismin neden erkek? Yoksa erkek misin?" dedim. Cinleri ilk görüşte görüp de cinsiyetini karıştıracak kadar cahil değildim. Ama gerçekten de bazıları hiç anlaşılmıyordu. "Evet, ben Habayis'im ama artık senin sayende bir mir oldum," dedi. "Bir dakika, benim bildiğim dilde anlatır mısın?"
Kız cinlere habais, erkek cinlere hobst ve insanlarla birlikte olanlara da mir denir dedi. Bir dakika, ne? Benim sayemde sen zorla içime girdin. Ayrıca sen mir de olmadın. Bedenimden eğer gerçekten de şu an hastanedeysem iyileştikten sonra bedenimden çıkacaksın. Sen de biliyorsun ki dediğin imkansız. Bu bedeni Allah bana verdi. Sana değil, şimdi hemen bedenimi terk et. Boşa uğraşıyorsun. Sen görürsün. Dolabımdaki tahta kalemi alıp yere Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın, Efendimizin rühünü çizip üstüne bir sandalye koydum. Ve kendi kendime cinleri çıkaran sureler ve dualar okudum. Her cinlerde de işe yarardı ama tabi bu sureleri ve duaları kendi okuyan cinler hariç. Neredeyse 1 saat boyunca denememe rağmen hiçbir işe yaramamıştı. Artık dayanamayıp çık lan deyip bağırdım. Hiçbir işe yaramadığını gördüğüne göre artık durdurabilirsin. Artık pes edip yatağa oturdum. Tamam, artık yeter ya. Ben neden hastaneye kaldırıldım? Orada beline kızgın bir demir batırmış. Belinde kırık var ve demir organlarını sıyırmış. Kalbinde de küçük bir kesik var. Yapma ya, bayağı kötü olmuşum. Ne zaman iyileşirim peki? Normalden daha hızlı bir şekilde iyileşirsin. İyi o zaman. Senden kurtulmak için saniye sayacağım da. Abimi arayıp abi neredesin dedim. Abim geliyorum. Botan'la Hasan nasıl? İyiler. Sen de gel hadi geliyorum. Tamam o zaman acele et. Allah'a emanet. Sen de deyip telefonu kapattım. Hocam merak etme. İkisi de sağlam bir şekilde ayağa kalkacaklar. Rahat ol. Ben ise yerimde durmadan bir sağa bir sola gidip geliyordum. 10 dakika sonra abim geçmiş olsun. Benim gibi aynı şekil gelip gidiyordu. Bir döngü resmen. 6 saat yaptıktan sonra hoca, kaç saattir bir şeyler yemediniz. Sağlığınız için iyi değil. Hadi hava da karardı. Siz evinize gidin. Hem anne ve babanıza da görürsünüz. Ben buradayım. Merak etmeyin. Yarın gelirsiniz. Olmaz hocam. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam o zaman. 3 tane tost alıp geleyim. Yanında ne istersiniz? Tamam hocam. Ben alırım sen dur deyip hastane kafeteryasına gittim. Hemen adamın başına belaya sokuyorsunuz. Hem de ona tost al diyoruz. Demek bizim gibi insanlara yakışmazdı. 3 tane tost alıp yanlarına döndüm. Tostu yerken hiç kimse normal bir şekilde yemiyordu. Normal bir insan şimdi biz de yeseydi 10 tane tost bitirmiştik. Biz daha yarısını bitirememiştik. Kafamı kaldırıp canımdan daha çok yakın olan 2 kardeşimi böyle bir şekilde görmek beni ölmekten daha beter ederken, hocam bizim bildiğimiz şifalı şeyler yok mu yapsak? Böyle hiçbir şey yapmadan duruyoruz. Maalesef hiçbir şey yok. Şimdi Botan'la herhalde dağda ya bitki topluyorduk ya da orayı nasıl yok edeceğiz diye konuşuyorduk. Botan'ın o enerjisini görebiliyorum. Botan'da hüddam enerjisi var. Hüddamlık elden ele geçen bir meslektir. Hem Botan ömür boyu içindeki cinle nefretle yaşayacağına, ben de Mera gibi birbirimiz için canını feda edecek duruma gelirler. Sizin gibi insanlara Allah razı olsun. Allah rızası için yardım edip kurtarır. Olmaz hocam. Asla Botan'dan hüddam olamaz. İzin vermiyoruz. Hocam biz cinlerden uzaklaşalım derken sen daha da yakınlaştırıyorsun. Tamam istemiyor olabilirsin. Emin ol bana Botan hüddam olursa bu işi daha kolay olur. Ve Botan'ın okuduğu cin öldüren duayı daha rahat okur. Bu iş gerçekten çok zor. Diğer hüddam hocamı çağırmam lazım. Hocam madem vardı neden çağırmadınız? Böyle acı yaşıyoruz. Kardeşlerimin haline bak. Biliyorum ama hüddam hocalarım evde oturmuyor. Onlar da cinlerle savaşıyor şu an. Bir an nefsimi kaybettiğimi fark ettim. Hocam özür dilerim. Biraz yükseldim. Kardeşlerimi bu halde görünce kendimi tutamıyorum. Sorun değil. Seni de anlıyorum. Allah razı olsun hocam. Artık sonunda tostumu bitirmiştim. Beynimde yine binlerce düşünceyle düşünüyordum. Acaba neden onlar? Neden ben değil de kardeşlerim? Hala anlamıyorum. Ayağa kalkıp Hasan'ın yanına gidip camdan ona bakıyordum. Kardeşimi bu şekilde görmek beni deli ediyordu. Elimden hiçbir şey de gelmiyordu. Yine etrafımdan dönerken etraf aydınlık olmuştu. Sabah olmuştu. Ama benim kardeşlerim hala uyanmamış. Acaba ne zaman uyanacaklar? Ben ne zaman kardeşimin kucağına yemeğini koyup afiyet olsun diyeceğim. O da gerek yok aslında. Ben kalkabiliyorum diyecekti. Beynimde yine o sahne. Botan yatağında uzanırken benle Hasan kucağına yemeğini koyup afiyet olsun diyişimiz aklımdan çıkmıyordu. Gözlerimden yaşlar çıkarken gülümsedim. Artık dayanamıyorum. Kardeşlerimin yanında oturup onların ellerinden tutmak istiyordum. Abim yanıma gelip Ali hadi gel. Doktorların yanına gidelim. Kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Tamam abi gel gidelim. Ben de dayanamıyorum artık. Abi ben Hasan'ın yanına gideyim. Sen de Botan'ın. Tamam o zaman deyip danışmanın yanına gittik. Danışmana Doktor Samet Derin'in ve Emin Bey'in odası nerede acaba deyip sorduk. Efendim Samet Bey'in odası 10. katta. Emin Bey'inki de 11. katta. Teşekkür ederiz dedik. Rica ederim dedi.
Ben 10. kata, abim de 11. kata gittikten sonra Samet Bey'in odasını aradım. En sonunda odayı bulup kapıyı çalıp içeri girdim. Müsait misiniz Samet Bey? Gel gel. Hocam artık kardeşimi görebilir miyim? Pencereden bakmak yetmezmiş şimdi. Hayır efendim. Ben kardeşimin yanında durmak istiyorum. Uzaktan bakmak değil. Tamam ama sadece siz girebilirsiniz. En fazla yarım saat kalın. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ama lütfen fazla temasta bulunmayalım. Odadan çıkıp asansöre doğru gittim. Asansörde abim vardı. Ne oldu? Ben izin aldım, sen? Ben de. Tamam, 8. katta geldikten sonra ben Hasan'ın, abim de Botan'ın yanına gitti. İçeri girecekken yanıma bir hemşire geldi. Beyefendi böyle giremezsiniz. Nasıl girerim? Bunları giymeniz gerekir. Tamam verin. Hemşirenin elindeki kıyafetleri alıp üzerime giydim. Ve içeri besmele çekerek girdim. Hasan'a baktığımda içimden sanki ruh çıkmış gibi hissederken kalbimde sanki bir delik varmış gibi hissediyordum. Barış. Üzerimi giydikten sonra içeri girdim. Botan halin ne? Aç gözlerini bir konuş. Vallahi istediğini yapacağım. Vallahi. Lan Botan. Hadi lan aynı filmlerdeki gibi gözlerini açtın lan. Nasılsın, iyi misin? Bir yerin ağrıyor mu? Tamam. Yavaş yavaş sor. Sana iyiyim bak. Çok güzel de konuşuyorum. Beni bırak. Hasan'la Ali'ye, hocaya bir şey oldu mu? Onlar nasıl? Herkes iyi, merak etme lan. Filmlerdeki gibi konuşmuyorsun demek, yalanmış. O zaman diğerleri nerede? Hoca dışarıda. Ali de Hasan'ın yanında. Hasan mı? Ona bir şey mi oldu? Yok öyle değil. Hasan kafeye gitti. Ali de onun yanına gitti. Beyefendi hastayı fazla yormayalım. Bu kadar yeter. Hasta biraz dinlenmesi lazım. Tamam hemen iyileş ha. Tamam. Botan. Barış ve hemşire odadan çıkarken galiba yalan söylemiyorum. Sen hala gitmedin mi? Boşa uğraşıyorsun. Çıksana içimden. Hemşire bakar mısınız? Buyurun beyefendi. Pardon, hocamı çağırır mısın? Maalesef beyefendi, dinlenmeniz lazım. Peki sağ olun. Yine de izle şimdi Ekmet. Bilgim doğru mu göreceğiz bakalım. Mera. Bir anda önüme geldi ve ani girişiyle efendim deyişi bir oldu. Ekmet kim? İçine cin sokmaktan başka çare yoktu. Burada büyü yapmıştım. Yoksa şimdi burada olmazdım. Yapma ya, harbi mi? Bu sefer bu beni öldürecek. Merak etme, Ekmet kabilenin en güçlü cinlerden biridir. Ne fark eder? İçimden çıkarın şunu. Çıkamaz. Nedenmiş? Sen de biliyorsun. Çıkaramayız. Hayda. Ekmet, rica etsem çıkar mısın? Boşa uğraşıyorsun. Lan çıksana içimden. Ali. Hasan'ın yanında yarım saat kaldıktan sonra odadan çıktım. Abim de çıkmıştı. Ne oldu abi, erken çıkmışsın? Botan uyandı. Hani? Uyandı mı? Botan'a baktığımda kendi kendine ne konuşuyordu? Cama vurarak Botan diye sesleniyorum. Botan bana bakarak gelsene. Tamam diyerek direkt içeri girdim. Botan'a sarılarak özlettin lan kendini. Belli, daha yeni kasten yaramı tutup sıkmamdan anladım. Özür dilerim, nasılsın? Gördüğün gibi. Sen biliyor musun bu cin olayını? Evet. Neden izin verdin? Mecburduk. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Hemen çıkmalısınız. Tamam çıkıyorum. Kendine iyi bak. Hızlı iyileş. Tamam sonra konuşuruz. Gülerek odadan çıktım. Hocam mutlu gözüküyorsunuz. Evet. Botan. Ali odadan çıktıktan sonra Ekmet'e seslenmekten başka çarem yoktu. Ona muhtaç olmak da istemiyordum. Ekmet, Hasan'a bir şey mi oldu? Yanına gelmedi hiç. Hasan senin durumundan çok daha kötü. Hemen yan odada yoğun bakımda. Nasıl yani? Nasıl daha kötü? Ayağa kalkmama yardım et. Ekmet, Botan'a yardım eder. Teşekkürler. Aslında bir saat daha uyusan normal insan gibi sağlıklı olursun. Gerek yok, ben Hasan'a bakmazsam duramam. Sağ elimle kapıyı açıp odadan çıktım. Hoca, Ali ve Barış koltukta oturuyorlardı. Barış, Botan ne yapıyorsun? Hemen yerine git ve bir daha kalkma. Hasan'ı görmem lazım. Yoksa duramam hemşire. Beyefendi, hemen yerinize geçer misiniz? Ayağa kalkmanız sağlığınız için iyi değil. Herkes neden bana emir yağdırıyor? Hasan'ı görmeden yerimde duramam. Beyefendi, yerinizde zor duruyorsunuz. Daha ameliyattan çıkalı bir gün olmadı. Lütfen yerinize geçer misiniz? Pardon. 5 dakika arkadaşıma bakayım, geri yerime geçeceğim. 5 dakika. Hem kim diyor ayakta zor duruyorum? Sizden daha iyiyim. Peki ama önce Emin Bey'e sormam lazım. Sonra bakarsınız. Tamam peki. Ali ya oğlum niye yerinde durmuyorsun? Bana gerçeği söyleseniz daha akıllı dururum. Of demesi gereken benim yalnız. Hasan'ın durumu nasıl, bana onu söyle. Biraz kötü ama zamanla iyileşiyor, merak etme. Efendim, Emin Bey 5 dakikadan fazla olmasın dedi. Kıyafetleri giyip Hasan Bey'i görebilirsiniz. Teşekkürler. Kıyafetleri giydim. İçimdeki korku neredeyse beni bayıltacak duruma getirirken görmesen daha iyi senin için. Sen beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun anlamadım Ekmet. İçeri girdim ve Hasan'ı o halde görmek beni üzmekten beter ediyordu. Ekmet, Hasan ne zaman uyanır biliyor musun? 1 saate kalmaz uyanır, merak etme.
Hasan'ı Uğur'da mı bu hale getirdi? Evet, onu parçalara ayıracağım. Hasan'a baktığımda bütün anılarım gözümde canlanıyordu. Sürüne sürüne odaya girmesi, korkudan tir tir titremesi ve onun yüzündeki gülüşleri yüzümde istemsiz bir gülümseme yarattı. Öfkem nefsime hakim olmuştu. Uğur'dayı parçalara ayıracaktım. Odadan çıkıp üstümü değiştirdim ve hocanın yanına gidip "Hocam beni hüddam yapar mısınız? Yani bende o enerji var mı? Uğur'dayı parçalamak istiyorum." "Efendim." Hasan Bey uyandı. "Ne?" Koşarak odasına daldık. "Yavaş gelsenize." "Efendim ne yapıyorsunuz? Odadan çıkar mısınız? 5 dakika bekler misiniz lütfen?" 5 dakika kalsınlar. "Peki ama 5 dakika olsun." "Tamam." "Nasılsın Hasan, iyi misin?" "İyiyim iyi. Ne oldu bana?" "Boş ver sen, sana ne oldu? Sen dinlenmene bak. Biz de sana öyle diyoruz ama dinlenmiyorsun. Bana yalan söylemeseydiniz o zaman Ali." "Tamam bari burada susun." Tamam sen rahatına bak. Biz şimdi çıkıyoruz. Bak dinlenmeye." "Bak tamam mı?" "Tamam." "Artık odana geçip dinlenmeniz lazım. Doktorun geliyor." "Tamam geçiyorum." "Hocam hüddam olabilir miyim?" "Sonra konuşuruz. Doktorun geliyor. Haydi." "Tamam." Odaya gidip yatağa uzandım ama içimde nedense Ekmet'e bir güven oluştu. Madem Ekmet ömür boyu içimden çıkmıyor, bari onunla huzurlu geçineyim. "Merhaba Botan, nasılsın?" "Süperim vallaha." "Çok iyi. Arkadaşına bakmaya gitmişsin. Asistanım herkesten daha sağlıklı gözüküyor," dedi. Bu mucize gibi. Nasıl böyle bir sağlık sorunun, böyle bir yaran varken bizden daha iyi olabiliyorsun? Gerçekten de mucize gibi. "Teşekkür ederim ama Allah ol derse her şey olur doktor bey. Ben ne zaman taburcu olacağım?" "Şimdi taburcu olabilirsiniz. Hala inanamıyorum doğrusu." Gülümseyerek verdiği kağıtları imzaladım ve odadan çıktım. "Ali, kıyafetlerimi getirir misin?" "Nasıl, taburcu mu oluyorsun?" "Evet, al kıyafetlerini." "Allah razı olsun." Gülümseyerek yerine oturdum. Üstümü giydim. Hemen hocayla konuşmam lazımdı. Odadan çıktım ve hocanın yanına oturdum. "Hocam, bir daha sormama gerek yok herhalde." "Evet yok. Hüddam olabilirsin. İlmin en geç hüddamı sen olacaksın." Barış konuya atılarak "Olmaz. Botan, delirdin mi? Bu iş ne kadar tehlikeli olduğunu bilmene rağmen hüddam olma hevesi nereden geldi? Bu işi bitirmem için başka çaremiz mi var? Barış, bu hale daha kaç sefer geleceğiz? Haberin var mı?" "Tamam. Bak, biraz zor olacak biliyorum ama hüddamlık hayatını yok edebilir. Başaracağız, merak etme. Biraz zor olacak ama kazanacağız. Onları yakacağız. Bir anlık hevesle, hırsla hayatını mahvediyorsun. Barış, başka çarem yok. Bana fazla zarar gelsin istemiyorum ama hüddam olmayacağım. Ama bir şartla, Urda'yı öldüren duayı okuyacak kadar gücüm olana kadar. Bu duayı senle hoca tek okuyacak diye bir şey yok. Bizlerle okuyacağız. Bu sefer gerçekten yakacağız." "Hayır, anlamıyorsun. O duayı okumak çok zor. Ali ile sen zaten öyle bir duayı okuyamazsınız. Siz daha düzgün Arapça okuyamıyorsunuz. Botan, doğru söylüyorsun. Siz okuyamazsınız. Bu çok zor. Yalnız hüddam enerjisi olanlar ve hüddam ilmi olanlar okuyabilir." "Tamam, peki hüddam olamaz ama ben çok dikkatli olmam gerek, haberin olsun." "Biliyorum hocam da." "Hocam hadi şu hüddam olmaya başlayalım." "Tamam Botan, hüddam 9 kademeli bir ilim. Her kademede de 9 kademe var. Bunları Allah'ın izniyle geçeceksin. Öncelikle gidip kitapları almam lazım. Barış ve sen, Ali burada kalın. Hasan'a bakın. Biz Botan'la eve gidiyoruz." "Ali, Barış, iyi bakın Hasan'a. Kendinize de dikkatli olun. Görüşürüz." "Görüşürüz, merak etme. Mera yanlarında onları korur." "Biliyorum hocam." Yaklaşık 1 saatlik yolun sonunda eve vardık. "Ekmet, evin etrafına gez. Cin var mı bir bak. Ekmet ile iyi anlaşmaya başlamışsın." "Evet." "Anahtar sizde mi hocam?" "Evet, bende." İçeri girdik şimdi. "Ne yapacağız hocam?" "Öncelikle evi bir koruma altına alalım." "Peki hocam." "Dağa gidip bir şeyler toplamamız lazım." "Peki hocam, hadi gidelim." "Peki hocam, bu kadar bitki topladık. Hadi eve koruma altına alalım." "Tamam, hadi eve dönelim." "Hocam, kaç güne hüddam olabilirim?" "Sana bağlı Botan. Ne kadar iyisin o kadar hızlı olur." "Sizce bir haftaya olur mu bu iş?" "Hayır, olamaz. Bu ilmi 7 senede bitirenler var. En az zamanında bitiren 6 yıl." "Ama hocam, o güne kadar nasıl olacak hüddamlığım?" "Sana bütün hüddamlığı öğreteceğim. Urda'yı öldürecek kadar ilmin olsun yeter." "Doğru söylüyorsun da hocam. İşte Urda'yı öldürecek kadar ilmi ne kadar zamanda sahip olur?" 1-2 haftaya sahip olursun." "Tamam. Allah'ın izniyle bu ilmi öğreneceğim. Urda'yı ellerimle parçalara ayırmak istiyorum. Acı içinde kıvranmasını istiyorum." "Biliyorum ama ona daha var. Sabret. Sabrın sonu hayırdır." "Biliyorum hocam. Kapıyı açar mısın? Elim dolu." Gel. Çantayı odaya götürüp geliyorum." "Tamam." Üst kata çıkıp çantayı ritüel odasına bıraktım. Etrafta kimse yoktu. "Tamam. Baktığın için teşekkürler." "Ekmet, ama Hasan iyi mi? Bakar mısın?" "Bakıyorum. Teşekkürler." "Botan, bu kitabı al.
Oku. Ben de evi koruma altına alıyorum. Hocam büyüyü nasıl yaptığını öğrensem olur mu? Sonra okurum. Olur gel. Çantadan topladığımız bitkiyi çıkar. Oradaki tabağa da yanındakilere diğer otu al. İçine tuz kat. Karıştır. Sonra üstüne çok az sirke suyu kat. Çamur haline gelecek. Tamam hocam. Cinler neden sirkelerden nefret eder? Çok korkarlar. Çünkü sirkelerde onların sevmediği şeyler var. Onların canını yakan karışımlar var. Anladım. Oldu hocam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kitapta yazan duayı 7 kere okuyacaksın. Ve bununla evi çembere alacaksın. Tamam. Kitapta yazanı 7 kere okuduktan sonra hocayla beraber evi çembere aldık. Şimdi kitabını oku. Tamam hocam. Hasan'ın durumu iyi. Yalnız seni görmediğinden dolayı seni merak ediyor. Ali ve Barış gerçeği söylemediler mi? Hayır. Onlara söylesinler. Ali Hasan'ı yoğun bakımdan çıkarıyorlar. Doktor bey ne oluyor? Hasan Bey'in durumu iyi olduğundan dolayı onu hasta odasına götürüyoruz. Korkma bir şey yok. Yoğun bakımda kalmamı mı istiyorsun yoksa Ali? Esprinin çok komik ama bak nasıl güldük diyerek cevap verdim. Ama başıma bir sanki sesleniyorum. Beynim sanki karıncalanıyor gibi oldum. Bana gerçeği söyle diyordu. Ama bu ses kimindi? Bana niye böyle diyordu? Botan nerede? Botan nerede? Ali. Efendim bir anda aldım, özür dilerim. Ne düşünüyordun? Hiç öyle. Botan nerede? Niye görmüyorum onu? Bilmiyorum, gelir şimdi. Daha yeni dedim. Yemek almaya gitti dedim. Ne olur yalan söyleme bana. Beynime seslenen durmadan yalan söyleme. Doğruları söyle diyordu. Artık susmasını istiyordum. Bunun çaresini gerçekleri söylemekti. Tamam, gerçekleri söyleyeceğim. Odaya bir geçelim. Tamam, odaya geldik, söyle. Doktor bey, Hasan ne zaman taburcu olur? Birkaç tane daha test yapacağız. Ondan sonra taburcu olabilir. Tamam, teşekkürler. Hadi söyle artık, tamam. Hasan. Botan dedi ki. Botan. Ali gerçekleri söyledi. Teşekkürler Ekmet. Hasan. Ya manyak mı Botan? Neden böyle bir karar veriyor? Kendi başına ne kadar hızlı unuttu olayları. Bu işin oyun olmadığını hepimizden daha iyi bildiğini sanıyordum. Evet, Ali ile ben yapmamasını o kadar çok dedik ki ama dinlemedi. Oturmam lazım Ali. Yardım eder misin? Tabii. Aklıma bir şey takıldı. Nedir söyle. Botan'ın durumu benden daha kötüydü. Nasıl oluyor da benden daha hızlı iyileşiyor? Evet, bunu ben de çok kendime sordum ama bulamadım. Ali sen biliyor musun? Evet biliyorum. Ali cevap verirken yüz şeklini değiştirdi. Evet, bu şekli biliyorum. Kötü bir cevap verecekti. Nedir söyle Ali. Derin bir nefes aldı. Kendini rahatlatmaya çalışıyordu. Senle Botan ambulanstayken abim de senin yanındaydı. Benle hoca arabayla beraber geliyorduk. Hocaya ikinizin de durumu çok kötü. Ya bir şey olursa dedim. Hoca bana bir çözümü var dedi. Ben de nedir dedim. Hoca Botan'ın durumu çok kötü. Hasan'ınki ondan daha iyi ama Botan'ın vefat etmesi an meselesi dedi. Ben ne yapacağız hoca? Botan'ın içine Mera'nın kabilesinden birinin içine sokacağız. Ve Botan'ı yaşatacak. Önce reddettim ama Botan'ın öleceğini düşündüm. Ne yapayım? Ben de tamam. Ama Hasan ne olacak dedim. Hasan onun içine bir cin koyamayız. Bir cin kendi isteğiyle değil de başkası gir derse ve girerse o bedende ömür boyu çıkamaz. Dualar da çıkarmaz dedi. Çünkü Müslüman bir cin içine girer. Yani o duaları kendileri okuyor. Her zaman bir de Botan'a kalacağınız için muhakkak ki Botan'a aşık olacak. Bu yüzden asla çıkartamayız. Botan'ın yaydığı enerji kesin cine aşık eder. Hasan'a katarsak da cin Hasan'a da aşık olabilir. Hasan bir cinle asla yaşayamaz ama Botan önce zorlanmadan sonradan yaşayabilir dedi. Ben de hocam Hasan'a da katalım, hem cini çıkartabiliriz belki dedim. Hoca bir aşık cin aşık olduğu kişinin bedenini terk etmek zorunda kalırsa aşık olduğu kişinin ruhunu da öbür tarafa götürür dedi. Ben de tamam dedim. Zaten hastaneye varmıştık. Ali'nin anlattıkları başımı ağrıttı. Gözüm dönmeye başladı ama bir şey vardı. Ali hiç şöyle dedin mi? Bir erkek cin bir erkeğe aşık olur mu dedin mi? Evet. Ali nasıl düşünmedin? Neden demedin? O zaman erkek cin içine katalım. Ali hem şaşırmış hem de pişman bir şekilde dona kalmıştı. Hasan acaba Botan bu cinden cesaret alıp bu işe başlamış olabilir mi? Evet Barış olabilir. Hemen Botan'ın yanına gitmeliyiz. Hemen doktoru çağır. Tamam sakin ol Ali. Doktoru çağır. İyi misin Ali? Abi Hasan bunu hoca biliyordu bilerek yaptı. Ama neden? Evet biliyoruz. Biz de hocaya soracağız. Doktoru çağır Ali. Tamam çağırıyorum abi. Telefonun yanında mı? Evet yanımda. Tamam Botan'ı ara. Yanına geliyoruz de. Tamam arıyorum. Botan'ın böyle bir şeye başlayacağını aklım almıyor. Ama hoca neden böyle bir şey yaptı? Amacı neydi? O biliyordu. Bilerek Botan'ın içine cini koydu ama neden? Merhaba Hasan Bey. Taburcu olmanız için son testlerin sonucuna bakmam lazım. Testlerin sonucunu 10 dakika kadar çıkar çıkmaz size haber vereceğim. İyi de doktor bey. Benim acil işlerim var. Benim gitmem lazım. Hasan Bey 10 dakika sonra size haber veririm. Biraz sabredin. Ayrıca bu haldeyken hareket etmeniz biraz sizi zorlar. Maalesef.
Peki doktor. Teşekkür ederim. Tamam Hasan. Botan'ı arıyorum, hemen ara. Botan. Efendim. Söyle Hikmet. Barış sizi arıyor. İzin verir misiniz aramasına müdahale edeyim? Amacı bu işten vazgeçmek için konuşacak. Hayır karışma, bırak. Arasın. Bakalım ne diyecek. Peki efendim. Alo efendim Barış. Botan, Hasan'a veriyorum, seninle konuşacak. Tamam ver. Alo, selamun aleyküm Botan. Aleyküm selam Hasan. Nasılsın, iyi misin inşallah? Ben iyiyim de hemen seninle yüz yüze konuşmamız lazım. Eve geliyorum. Biraz hastanede kal. İyice toparlan, sonra konuşuruz. Hayır. Acil. Tamam Hasan, konuşalım. Evde görüşürüz. Görüşürüz Hasan. İçime daralma gelmişti. Her seferinde bu konuda konuşmak beni rahatsız ediyordu. Hasan'ı beni anlar sanıyordum ama anlaşılan anlamamış. Hikmet, önce benimle hangi konuda konuşacakları öğren. Sonra da kabilenden 5 tane cin gönder. Çember altına alsınlar, sıkıntı çıkmadan eve gelsinler. Peki efendim. Hikmet'le ne konuşsam onun kız olduğuna şaşırıyorum. Aklımda bir şüphe oluşmuştu. Yine kendi kendime sorular üretip başımı ağrıtıyordum sebepsizce. Çembere aldık efendim. Tamam, Allah razı olsun Hikmet. Hikmet, sen habais misin, olsun mu? Bana doğru söyle. Yoksa Allah şahittir, yalan söylediğine pişman olursun. Efendim. Hikmet kolay bir soru sordu. Bir an fazla yükselmiştim. Nedensiz özür dilerim. Hikmet, önemli değil efendim. Botan. Botan gelsene, yardımına ihtiyacım var. Geliyorum hocam. Hastaneden sonunda çıkmıştım. Derin bir nefes aldım. Özlemiştim bu rüzgarı. Görünmezdi ama bedenli bir şeydi. Ruhumla çarpıyor ve yok oluyordu. Bu rüzgarı evde bedenime vurup sarıldığım anlar aklıma geliyordu. Bu zindanı dünya kendini bana sevdirmişti. Ama bazen nefret ediyordu. Hasan taksi tutsak götürmez mi bizi köye? Bilmiyorum ama önce çarşıya gidip eşya alacağım. Sonra hızla Botan'la konuşmaya gideceğim. Çarşıdan ne alacaksın? Görürsün Ali, şuradaki taksiye binerim. Tamam hadi. Abi çarşıya gider misin? Şoför başını sallayarak tamam demişti. Yine sorularla tek başıma kalmıştım. Hocanın niyeti acaba Botan'a zorla hüttan mı yapmaktı? 10 dakika geçmişti ve çarşıya varmıştık nedense. Hızla Botan'la konuşmam lazım deyip tekrarlıyordum. Ali sen şu kolonyacıya git. Benle Barış da defne yaprağı almaya gideceğiz. Yalnız 2 tane al, fazla olsun. Tamam. Hasan neden bunları alıyoruz? Bence sen biliyorsun sorunun cevabını. Bilmiyorsan sen kitap okurken uyuyorsun. Barış yüzünü asarak cevap vermişti. Eşyaları aldıktan sonra bir taksiye binip yola çıktık. 40 veya 45 dakika yol aldıktan sonra eve varmıştık. Hemen arabadan inip eve doğru yürümeye başladım. Botan. Efendim geliyorlar. Neyle? Taksiyle mi? Evet. O zaman şoförü çembere al, zarar vermesinler. Peki. Hasan, sonunda eve varmıştık. Hemen yanına koyuldum. Gül suyu ve defne yaprağını alıp arabadan çıktım. Ardımdan Ali ve Barış da geliyordu. Üzerimde bulunan sinir o kadar şoktu ki ama eve yaklaştığımda sinirim de geride kalıyordu. Büyü ve cin enerjisi bütün vücudumda hissederken bir enerji beni hem korkutup hem sakinleştiriyordu. Kapıyı çaldım. Kapıyı Mera açmıştı. Hızlıca merdivenlerden çıkıp oturma odasına gittim. Odada yoktu. Karşı odaya gidecek üzereyken ritüel odasından çıkıp selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Ben de selamını alarak hemen söze başlamıştım bile. Botan, sen çıldırmışsın. Sen herkesten bu işin daha kötü bir şey olduğunu biliyor sanıyordum. Hangi akılla karar verdin? O içine giren cinden mi dedim. Bir dakika. Siz biliyordunuz benim içime girdiğini. Kim söyledi? Kim izin verdi? Sözümü yarıda kesip bana sakince cevap verirken ona bir türlü yükselemiyordum. Ama sorduğu soruya bakılırsa anlaşılan Ali'nin yaptığı büyük hatayı biliyordum. Sen biliyor musun hocanın Ali ile arabada ne konuştuğunu? Ne zaman, hangi arabada? Ambulansla hastaneye kaldırıldın. Hoca ile Ali de arabayla bizle geliyordu. Ne olduysa orada oldu zaten. Ali ile Barış nerede, tek mi geldin? Hayır, tek gelmedim. Onlar da peşimden geliyordu, bilmiyorum. Hikmet neredeler? Demek almışsınız. Bunu gerçekten sevindim. Allah razı olsun, hoca ile birlikteymiş. Tamam, bir şey soracağım. Cinleyen erkek mi? Hayır, habais. Yani erkek değil. Evet. Burada çok sessiz bir şey planlıyor ama ne? Benden sonra hiçbir şey yaptı mı? Hayır, çok sessizdi. Gerçekten de bir şey planlıyor ama ne? Hikmet Urda'yı bulabilir misin? Gülümseyerek Botan'a baktım. Botan neden hüttam olmak istedin? Bu güzel bir şey gibi. Botan. Herkes bu soru soruyordu ama Hasan'dan beklemiyordum. Beni herkes gibi yanıltmıştı. Sakin ve bıkmış bir ifadeyle sorduğu soruyu cevapladım. Sen de biliyorsun Hasan, aşıkçı musallatın en kötü musallat olduğunu. Evet biliyorum ama sen her şeyi üstüne yükleme. Biz de varız burada. Ama bana musallat oldu ve benim yüzümden buradayız. Hayır, senin yüzünden değil, benim yüzümden. Ben yaptım daveti, sen mi yaptın? Benim yüzümden buradayız. Artık cevap vermek istemiyordum. Merdivenden ses gelince arkamı dönüp merdivene baktım. Al ve Barış geliyordu.
Selam vererek yanımıza yaklaştılar. Ali yine tuhaf davranmaya başlamıştı. Ne zaman kötü bir şey yapsa ellerini beline koyar, sol ayağını sağ ayağının arkasına koyardı. Anlaşılan o arabada da onlar yüzünden bana bakamıyordu. Ali o halde görmek beni uçuruyordu. Konuyu konuşmak istemiyordum ama Ali üzülmesin diye açmayacaktım. Barış bana bakarak hoca seni çağırıyor dedi. Ben de tamam diyerek malzeme odasına gittim. Üçü de arkamdan geliyordu. Odaya girdim. Hoca, botan cin sandalye tuzağı yapacağız, yardım etsene dedi. Ben de kafamı sallayarak elimdeki sandalyeyi aldım. Barış da hocanın elindeki ipi alıp peşimden geldi. Odaya girip Barış'a, hiç cin tuzağı yapan insanlar gördün mü? Ama nasıl yapılır biliyorsun değil mi? Evet. Tamam, istersen bu sefer sen hocaya yardım et. Olur ama yapabilir miyim bilmiyorum. Ben de ilk yaptığımda senin gibiydim, merak etme. Hoca da gelmişti. Kapının arkasından tuzağı alarak sandalyenin yanına geçti. Hoca, hadi Barış, ipleri bağla. Barış biraz şaşırarak tamam dedi. İçimde yine o korku başlamıştı. Aklıma kötü, sondan başka bir şey gelmiyordu. Ama her zaman artık bu işte olacaktı. Kendimi alıştırmak zorundaydım. Önceden hayal kurduğum ilim şimdi bana koşsa da kaçmayı bırakıp onunla yüzleşmek zorundaydım. Ama hızlıca ilmi öğrenmem lazım. Hayatım bana zorla ittiği yolu önce bitirmem lazım. Bu sefer Urda'yı tuzağa çekmek zorundayız. Hocam, bu sefer hepimiz sure okuyalım, daha iyi olur. Haklısın Botan, bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. Hocam ben bilmiyorum sureyi. Botan sen biliyor musun? Hocam tam değil ama biraz biliyorum sureyi. Tamam o zaman Botan, sen aşağı in, cin tuzaklarından bahseden kitabı alın. Hepiniz ezberleyin. Allah'ın izzet hakkıyla bu sefer halledeceğiz. Tamam hocam, inşallah halledeceğiz. Tebessüm ederek odadan çıktım. Ali ve Hasan fısıldaşırken gördüm. Beni görünce sustular. Tam duymamıştı ne dediklerini. Arkamı dönüp Barış'a baktım. O da bizi izliyordu. Artık kimsenin bozamadığı arkadaşlığımızın arasına yalan ve güvensizlik girmişti. Nedense herkesin bana yalan söylediğini hissediyordum. Ekmet de dahil. Ne konuşuyorsunuz gizlice? Gülümseyerek cevap verip aralarından geçip aşağıya indim. Kitabı alıp yukarıya çıktım. Ali kitabı görünce gözlerini ayıramamıştı. Çünkü kitap derindendi. Barış ve Hasan seslenip hadi gelin süre ezberleyeceğiz dedim. Tamam diyerek yanıma geldiler. Oturma odasına geçip kapının karşı tarafına oturup kitabı açtım. Üçü de yanıma oturdu. Hasan ne ezberleyeceğiz? Urda'yı tuzağa çekmemiz için okunan sureyi ezberleyeceğiz. Kafasını sallayarak kitaba baktı. Bakın ben sesli okuyayım, siz de ezberleyin. Bu sefer de hepimiz beraber ezberleyiz. Üçü de tamam dedi. Ben de tanece okumaya başladım. 1 saatten fazla çalışmıştık. Ezber bitmişti. Dilim susuz kalmıştı. Evet ezber bitti sonra. Siz yemek yediniz mi? Evet dedi. Tamam o zaman ben su içip geleceğim. Siz de isterseniz abdest alın. İkindiye az kaldı. Tamam diyerek ayağa kalktılar. Ben de kitabı yerine bıraktım. Mutfağa geçip su içtim. Efendim geldiler ama büyü sayesinde bir şeyler yapamıyorlar. Tamam bırak Ekmet. Zaten bu akşam onlar görecekler. Ama yine de etrafı kontrol et. Peki efendim. Yukarı çıkıp banyoya girdim. Abdestimi tazeleyip oturma odasına geçtim. Hoca da odadaydı. Hocam namazını kıldınız mı? Evet ben kıldım. Tamam hocam deyip seccadeye geçtim ve namaza başladım. Namazım bitince arkamı döndüm. Üçü de beni takip ediyormuş. Tebessüm ederek seccademi kaldırdım. Botan siz sureyi tekrar okuyun. Bu sefer yanlış olmasın. Tamam hocam ben de öyle yapacaktım. Hoca odadan çıktı. Hadi hoca doğru söylüyor tekrar yap. Bence de. Yarım saat çalışmamızı ezan bölmüştü. Seccademi açıp namaza başlamak için tekbir aldım. Hasan, bekle, biz de beraber kılalım dedi. Ben de tamam deyip onlara baktım. Üçü de seccadelerini sermişti. Ben de tekbir yaparak namaza başladım. Namazı bitirince hoca içeri girip hadi başlıyoruz dedi. Ben de kafamı sallayarak seccademi kaldırdım. Üçü de benden önce odadan çıktı. Ben de peşlerinden odaya girdim. Hoca bizim için çemberi hazırlamıştı. Çembere geçip besmele çektim. Hoca Urda'yı çağırmak için sure okumaya başladı. Hasan hastanedeyken hoca bana bu sureyi ezberletmişti. Ben de içimden mırıldanarak hocanın dediğini takip ettim. Urda bir anda hocanın önüne geldi. Mera ve Ekmet Urda'yı kol ve göğüslerinden tutup tuzağa itmeye çalıştı. Urda çığlık atmaya başladı. O her bağırdığında ev sallanıyordu. Kabilemizden 2 kişi daha gelerek Urda'yı sandalyeye itmeye başladı. Ben de bağırabildiğim kadarıyla bağırarak ezberlediğim sureyi okumaya başladım. Ali, Hasan ve Barış gördükleri karşısında kıpırdayamıyorlardı. Beni duyunca onlar da okumaya başladı. Urda çembere düşmüştü. Ben sureyi bitirene kadar okumaya karar vermiştim. Sureyi bitirdim ve Urda çemberden çıkamıyordu. Mutluluktan zıplamak geliyordu içimden ama yine içimde korku hissediyordum. Hoca Urda'ya sana son kez söylüyorum. Ya burada şehadet getirip Müslüman olursun
Ya da burada Allah şahittir ki yok ederim. Ateşten olma. Sen kendini ne sanıyorsun? Çamur parçası. Sizin inandığınız Tanrı'ya asla iman etmem. Ali, Barış ve Hasan odadan çıktı. Ben hocanın yanında kalarak sure okuyordum. Odanın canını çok yakıyor olsam da bundan gram nefret almıyordum. Hasan daha fazla dayanamayarak odadan çıktı. Oturma odasına geçip kapının yanına oturdum. Ali ve Barış da yanıma oturmuştu. İçimde korkudan başka bir şey yoktu. Oturarak duramıyordum. Ayağa kalkıp bir sağa bir sola gidiyordum. Ali ve Barış da benim yaptığımı yapıyorlardı. Gözüm dışarıdaki bir ağaca çarptı. Ağaca baktığımda altında ondan fazla cin vardı. Bismillah diyerek geri çekilirken Ali ve Barış görmüştü. Barış hocayı çağırmak üzereyken durdurdum. Cinlere bakarak sure okudum. Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, tam yerini ağarken Rabbe sığınırım. Felak suresi. Cinlerin önüne Mera ve Ekmek de geçti. Cinler bu sefer kaçmak yerine saldırmayı tercih ettiler. Hoca ve Botan yanımıza gelip pencereye baktı. Cinleri görünce de Mera, Ekmek ve diğer cinler bir anda yok oldular. Botan: efendim, Urda'yı kaçırdılar. Ne? Nasıl? Hocam duydunuz mu? Biliyorum Botan, biliyorum. Ne oldu? Ne tarafa gitti? Ekmek: ormana efendim. Tamam. Tuzağa düştü. Urda kaçtı. Nasıl ya? Tuzaktan nasıl çıktı? Başka bir cin yardım etmiş. Büyü vardı. Urda'yı çağırınca büyü bozulmuş. Nerede? Ormana kaçmış. Hocam gidelim. Daha kendimi toplayamamış. Tamam Botan, hadi gidelim. Hocam benim yanlış söylediğim sureyi okuyalım. Ama biraz tekrar yapmam lazım. Yoksa yakalasak da ne kaçacak ya da saldırıp bize zarar verecek. Biz de tekrar yapalım. Tamam o zaman. Yarın cin çemberi yapıp öldüreceğiz. Tamam hocam. Ben kitabı alıp geliyorum. Aşağı inip kitabı aldım. Merdivenlerden çıkarken aklım bu sureyi okumanın yükünü kaldırabilir miydi bilmiyorum. Bu surenin tekrarını yarım saat değil, belki 4 veya 5 saat odaya gelip elimdeki kitapları Ali, Hasan ve Barış'a verdim. Son kalanı da açıp okumaya başladım. Hocam, siz çalışın, ben de yarın için hazırlık yapayım dedi. Artık içimde ümit yoktu. Bu sefer de bizi yenecek biliyorum ama pes etmek istemiyorum. Saate hiç bakmadan uzun süre tekrar yaptıktan sonra artık az da olsa karıştırmadan yarısını okuyabiliyordum. Akşam ezanı okunmuştu. Kitabı kapatıp ayağa kalktım. Ben namaz kılacağım. Hadi gidelim namaz kılalım. Tamam hadi. Ali. Tamam abi. Hasan hadi kapat kitabı 5 dakikalığına. Tamam, lavaboya girdim. Sonra banyoya gidip abdest aldım. Odaya gittiğimde Ali seccadeyi açıp bizi bekliyordu. Hızlısın, sağ ol. Barış da Hasan da gelmişti. Seccademi serip tek tek bir yaparak namazını başlattım. Namazın yarısındayken hoca içeri girdi. O da namaz kılmak için tekbir çekti. Namazı bitirmiştik. Hoca da bitirmek üzereydi. Ben kitabı açıp tekrar yapmaya başladım. Hasan da başlamıştı. Hoca namazı bitirip seccadeyi kaldırdı. Çok kaldı mı? Daha çok var hocam. Hocam ben hala daha düzgün bir satır okuyamıyorum. Tamam, biraz daha çalışın. Allah'ın izniyle okursunuz. Barış, istersen yardım edeyim. Çok iyi olur hocam. Tamam. Kendimi kitaba odaklanıp tekrar devam ettim. 1 saat daha çalışmıştık. Hasan, ben acıktım. Siz acıkmadınız mı? Ben de acıktım. Barış, sen de acıktın mı? Evet. Botan, biraz. Tamam, gelin yemek yapalım. Hocam siz de aç mısınız? Çok değil. Hasan kafa sallayarak odadan çıktı. Ben de yardım etmek için peşinden gittim. Kapıyı açtığımda Merak kapıda bekliyordu. Önünden geçip mutfağa gittim. Hasan dolaptan tepsi çıkartıyordu. Ben de buzdolabından kahvaltılıkları çıkardım. Aklıma Ekmek geldi. Ekmek, tamam artık gel. Bu arada kendini gösterebilirsin. Peki efendim. Ekmek bir anda Hasan'ın önüne geçerek kendini gösterdi. Lan! Hasan'ın korkmasıyla Ekmek'in gülmesi gibi oldu. Ekmek yapma. Efendim biraz şaka yaptım. Çok mu komik? Sen Ekmek misin? Evet. Botan sen mi dedin? Hayır, vallahi ben demedim. Arkamı dönüp baktığımda Mera bizi sırıtıyordu. Kahvaltılıkları tepsiye koydum. Hasan da çaylar getirdi. Ekmeğe de önden gidip kapının yanında durdu. İçeri girip sofrayı sardım. Ellerinize sağlık. Hocam bir şey yapmadık çaydan başka. Gülümseyerek sofraya oturdum. Ali, Barış, hadi kitapları kapat. Geliyorum. Bismillah deyip ben de oturdum. Yemek yerken içimden Ekmek kız olduğuna rağmen nasıl bu kadar güçlü anlamıyorum. Ekmek'e baktım. Duruşuyla hal ve hareketleri tipi erkekler gibi ama bana kızım dedi. Ali arabada hocayla ne konuştu? Ali ile hoca fısıldaşırken ne konuşuyorlardı? Hocanın amacı ne? Aklıma o kadar soru gelmişti ki konuşmak istiyordum ama yeri değildi. Ekmek, Ali hocayla arabada ne konuştu biliyor musun? Evet efendim.
Hocan Ali arabada Botan'ın vefat etmesi çok yüksek dedi. Ali de ne yapacağız dedi. Hocan da için sokacağız dedi. Ali tamam kapatalım sonra çıkarırız dedi. Hocan da Botan'ın içine bir cin sokarsak kesin Botan'a aşık olur. Sen de biliyorsun ki en güçlü musallatı aşık cin musallatıdır dedi. Ali de tamam deyip senin için cin sokmaya karar verdi. Sonra da ben senin içine gidip ruhuna enerji verdim. Sonra da iyileştim. Bir dakika. Şimdi sana son kez daha soruyorum. Sen habayis misin? Ekmekle konuştuğumuzu fark etmesin diye yemeklere ekmekle konuşuyorum. Hayır efendim. Bu bir sunumdu. Ekmek'e dönüp sinirli bakarken Hasan fark etmişti. Önüme dönüp yemeye devam ettim. Bu konuyu sonra konuşacağız Ekmek. Elhamdülillah diyerek sofradan kalktım. Ali de kalkar elini yıkamaya gidiyordu. Ben de peşinden giderek merdivenlerden indim. Lavaboya girip elimi yıkadım. Ali'ye baktığımda hala anlaşılan o konuyu düşünüyordu. Merak etme Ali, bu cin sokma işinden rahatsız değilim. Niye soktum diye soru sormayacağım. Hakkını helal et Botan. İstemezdim zaten, ben böyle olsun. Sen kendini rahat tut, biliyorum zaten merak etme. Ali sarılarak, Allah razı olsun Botan dedi. Ben de sarılarak merak etme dedim. Hasan ve Barış da elinde sofrayla bizi izliyordu. Anlaşılan Ekmek'e sormuşsun. Evet doğru bildin Hasan. Sofrayı mutfağa götürdüler. Hasan bardakları yerden sererken Barış da kahvaltıları dolabına katıyordu. Tamam bu sefer de ben söyleyeyim Ali ile fısıldaşırken Botan'a olayı anlattın mı dedim. Ali de bana yok anlatmadım derken sen geldin. Gülümseyerek Ali ile yukarı çıktım. Peşimizden Hasan'la Barış da geliyordu. Odaya gidip kitabı açtım. Oturdum bismillah deyip başlayacakken ezan okundu. Kitabı kapatıp şansa bak dedim. Hoca gülümsedi. Aklımda hocanın amacı neydi acaba deyip duruyordu. Hikmet hocanın efendim beynini okuyamıyorum. Nereye izin vermiyor. Anladım. Tamam Hikmet ayağa kalkıp seccademi serdim. Hocam imam olsanıza. Tamam. Hocanın seccadesini serip kendi seccademe geri geçtim. Hoca seccadenin üstüne geçti. Ali beni bekleyin. Barış ve Hasan da seccadelerini serdi. Hoca tekbir yaparak namazı başlattı. Namazımızı kıldık, seccademi kaldırıp köşeye koydum. Kitabı elime alıp tekrar devam ettim. Artık okumaktan gözlerim ağrımıştı. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın için enerjili olmamız lazım. Siz de yatın. Tamam hocam. Botan sen bu sureyi önceden okudun. Nasıl? Ne hissettin? Ali, ben bir satır okumamla biten enerjim aynı oldu. Bunu okuyan ilmi çok güçlü olmalı. Ben bugün yapamayacağım. Bu sureyi düzgün okuyayım. Burada ölsün yeter. Ben de Barış'a katılıyorum. Anlıyorum ama yarın enerjili olmazsak zaten okuyacak bir enerjimiz olmayacağı için okumayacağız. Ondan yatmamız lazım. Botan haklı abi. Tamam. Botan'ın dediği gibi olsun. Saat 12'ye kadar çalışıp yatalım. Yatabilirsek tabii. Tamam hadi tekrar yapalım. Çok iyi olmamız lazım. Barış'ı nasıl okuyorsun? Çok iyi değil. Saat 8.30'tu. 3 saat daha çalışıp yatmak istiyordu. Rüyama yine gelip bana işkence yapacak mıydı? Bilmiyorum. Ekmet yanımdayken rüyalarıma gelmemişti. Artık belki Ekmet sayesinde bana rüyamda da zarar veremiyordu. İçime bir ümit girmişti. Kafamı rahatlatmaya çalışarak kitabı okumaya devam ettim. Kitabın neredeyse hepsini ezberlemiştim ama çok karışık olduğu için düzgün okuyamıyordum. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu ve biz hala çalışıyorduk. Kimler bitirdi? Daha kimse bitiremedi. Sen? Çok karışık, dilim dönmüyor bazı kelimeleri. Ben de söyleyemiyorum. Tamam, yarın da okuruz. Şimdi enerjimizi toplamamız lazım. Botan haklı, hadi gidelim. Ayağa kalkıp kitabı rafa kaldırdım. Hasan kitabı rafa koymamıştı. Hasan kitabı koysana, yatakta da biraz okurum. Hasan hadi. Tamam. Odadan çıktığımda Ekmek kapının önündeydi. Ekmek korkutmaya çalışma. Gülümseyerek kapının önünden çekildi. Odaya girip yatağıma uzandım. Hatırladığımıza göre bilim bir insan 4 dakikada uykuya dalar geldi. Etrafa baktığımda Ali ve Barış çoktan yatmak için hazırlanmıştı. Hasan benim gibi gözlerini kapatsa da uykuya dalamıyordu. Sen de mi yatamıyorsun? Evet ama yatmak zorundayız. Haklısın, Allah rahatlık versin. Sana da deyip arkamı dönüp gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Odaya giren güneş bütün odayı aydınlatıyordu. Etraftaki ağaçlardan çıkan oksijeni derin bir nefesle içime çektim. Yatakta doğrulup duvar saatine baktım. Saat 9:47 idi. Herkes hala yatıyordu. Ayağa kalkıp oturma odasına doğru adım attım. Kapıyı açtığımda Ekmet kapıda duruyordu. Esselamu aleyküm Ekmet. Aleyküm selam. Ritüel odasının önünde Mera vardı. Anlaşılan hoca ritüel odasındaydı. Banyoya gidip yüzümü yıkadım. Ali odadan çıkarken gördüm. Gözünü ovalıyordu. Esneyip günaydın dedi. Sana da günaydın abi. Banyoya girince ben de ritüel odasına girdim. Selamun aleyküm hocam, günaydın.
Ve aleykümselam. Sana da günaydın Botan. Ben de size çok güzel muskalar yapıyordum. Gel otur. Saat kaç gibi ormana gideceğiz hocam? İkindi ezanı okununca namazımızı kılıp ormana gideriz. Tamam hocam. Al bunu boynuna tak. Bunu da Hasan'a ver. Bunu da Ali'ye ver dedi. Bu da Barış'ın. Sakın karıştırma, isimleriyle yapıldı muskalar. Tamam hocam deyip odadan çıktım. Ali de banyodan çıkıyordu. Ali bunu hoca verdi. Bunu boynuna as. Bunu da Barış'a verdi. İsimlerimizle yapıldı. Karıştırma. Tamam. Yatak odasına girdim. Barış uyanmıştı. Ama Hasan hala yatıyordu. Abi bunu hoca verdi. Boynuna as. Tamam ben. Elimdeki muskayı Hasan'ın boynuna asmak için kafasını kaldırdım. Biraz sert davranmış olacağım ki uyanmıştı. Ne yapıyorsun Botan? Ödümü kopardım. Özür dilerim. Uyandırdım. Günaydın sana da. Bunu hoca verdi. Boynuna asacaksın. Kafasını sallayarak elimdeki muskayı aldı ve boynuna taktı. Ayağa kalkıp odadan çıktım. Merhaba, bu sefer oturma odasının önünde duruyorum. Kapı açıktı. Odaya girip hocaya baktım. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arkamı döndüğümde Hasan ve Barış banyoya gittiler. Ali yanıma gelip hocaya baktı. Gel hadi Ali, tekrar yapalım. Sen bıkmadın mı ki tekrardan? Bu işten kurtulmamıza sebep olduğu için hayır, sıkılmadım. Ben okuyamadığım için sıkıldım. Raftan kitabı alıp hocanın karşısına oturup kitabı açtım. Bu sefer de öğlen ezanı tekrarımı bozana kadar tekrara devam etmek istiyordum. Hasan ve Barış da içeri girip selam verdi. Hepimiz de selamını aldıktan sonra ikisi de kitaplarını alıp yanımıza oturdular. Saat 12.30'tu. Kitabı kapatıp rafa koydum. Üçü de bana baktılar. Yemek yapacağım. Siz de bana yetişmeye çalışın. Gerçekten çok komik. Gülerek odadan çıktım. Merhaba Hikmet, kapının önünde hala duruyorlardı. Siz hep muhafız gibi burada duracak mısınız? Evet. Tamam. Bir daha sana şaka yapmayacağım Meral. Ama sen bize yapabilirsin. Bunda hiç sakıncası yok. Bu adayı gerçek anlamda demedim. Önlerinden geçip mutfağa indim. Hikmet peşimden geliyordu. Hikmet gel ikindi ezanı okunduktan sonra geri gel. Kafasını sallayarak yok oldu. Buzdolabını açıp her zamanki kahvaltılarını çıkardım. Kettle'ı ısıttım. Çayda tüpe koydum. Dolaptan tepsi ve bardakları çıkarıp tepsiye koydum. Ve çayın kaynamasını bekledim. Hasan gelerek yardım lazım mı diye düşündü. Evet, hepsini tek seferde götüremem. Çay kaynayınca çay ve kettle alıp yukarıya çıktım. Hasan da sofrayla tepsi alıp peşimden geldi. Odaya girip Ali sofrayı yere sersene dedim. Ali tamam al sofrayı ver deyip Hasan'ı elinden aldı ve yere serdi. Elindekileri sofraya serip sofraya oturdum. Ellerinize sağlık. Sağ olun hocam. Herkes sofraya oturdu. Bismillah deyip yemeye başladım. Ve elhamdülillah diyerek kalktık. Hasan'la sofraya kaldık. Geri tekrar yapmaya başladık. Saat 1:20 geçiyordu. Biraz tekrar yaptıktan sonra tekrarıma ezan bölmüştü. Kitabı kapatıp rafa koydum. Hoca da Kur'an-ı Kerim'i kapatıp rafa koydu. Anlaşılan sıra sıra abdest alacaktık. Önden gidip banyoya girdim. Abdestimi aldıktan sonra hoca banyoya girdi. Odaya girdiğimde Barış Vali hala kitap okuyordu. Hasan sen git abdest al, sonra ben geleceğim, tamam. Hasan odadan çıktı. Ben de herkesin seccadesini serip kendi seccademin üstünde oturdum. Geriye bir Barış abdest almamıştı. O da alıp seccadesinin üzerine geçti. Hoca tekbir alarak namazı başlattı. Namazımızı bitirip seccadeleri kaldırdık. Ve yine tekrar yapmak için kitabı aldım. Allah'ın izniyle bu emeğim boşa çıkmayacaktı. Saat 3 olana kadar çalışmıştık. Artık zaman daralmıştı. Hocam isterseniz artık cinneyi çağıralım. Tamam deyip hoca odadan çıktı. Korkudan ölecek gibiyim. Kalbim çok hızlı atıyor. Benim de. Tamam biliyorum ama Allah yanımızda olduğu sürece kimse karşımızda duramaz. Biz Allah'a sığınacağız. Gerisini Allah halledecek. İkindiye 40-50 dakika kalmıştı. Ne yapalım? Biraz tekrar yapalım. Hayır artık gitmemize az kaldı, merak etmeyin. Allah'ın izniyle kazanacağız, rahat olun. Ama hiçbirimiz okuyamıyoruz. Merak etme Ali. Zaten o savaşın içinde öyle korkacağız ki sayfadaki bütün kelimeleri okuyacaksın. Önemli olan enerjimize hakim olmak. Onun yükünü kaldırabilir miyim diye korkmamamız lazım. Hiç kimse cevap vermeyince aşağı indim. Su almak için aşağıya indim. Hoca evde değildi. Anlaşılan dışarıdaydı. Mutfağa girip bir sürahi alıp yukarıya çıkıp odaya girdim. Bir bardak içip köşeye koydum. Hasan da bir bardak doldurup içti. Ali ve Barış da gidip bir bardak içti. Anlaşılan herkes susamıştı. Gülümseyerek mindere oturdum. Ne yapacağız böyle? Boş duracak mıyız? Hayır, oturmayacağız. Hoca odaya girdi. 40 tane cin geldi. 40 az değil mi hocam? Hayır, yeter bize Ali. Biraz sakin ol. Allah'ın izzet hakkıyla yeneceğiz. Efendim geldim. Güzel Hikmet. Şimdi devamını Allah Teala halledecek ve ikindi ezanı okunmuştu. Zaman su gibi akıp gitmişti. Seccadelerimizi serip namaza başladık. Bitirip seccadelerimizi kaldırdık. Herkes birbirine bakıyordu.
Hadi biraz sakin olun, gidiyoruz. Ben her şeyi getirdim zaten. Hadi biraz sakin olun, gidiyoruz. Ben her şeyi getirdim zaten. Hadi gidelim. Kitaplarınızı unutmayın. Bakarak okuyacaksınız. Tamam hocam. Evden çıkıp ormanın karanlığına doğru yol alıyorduk. Vera ve Hikmet ortalıklarda yoktu. Ormanda bayağı ilerledikten sonra hoca çantasından bir kese çıkarıp içindeki tozlarla bir çember yaptı. Ve küçük bir cam şişe eline alıp şişeyi bir eliyle kavrayıp sakladı. Çemberin ortasına ve yanlarına bir çeşit bir damga çizdi ve içlerine cin padişahlarının ismini yazdı. Ve yanımıza gelerek başlayalım dedi. Ve sure okumaya başlamıştı. Ormanın derinliklerinden büyük bir kalabalığın koşma sesi geliyordu ve daha da ses yaklaşıyordu. Bu ses yine kulağıma gelmişti. İçimdeki korku neredeyse bütün vücudumda hissediyordum. Arkadan da aynı ses gelmeye başlamıştı ama bu sefer bu yakınlaşma beni rahatlatıyor. Anlaşılan bunlar bizim kabileydi. Urda'nın kabilesi kendini göstermeden bize saldırmaya başladı. Bizim kabile de önümüze geçip onlara saldırdı. Kulağım öylesine ağrımıştı ki kulağımdan kan aktığını fark ettim. Cinlerin çığlıkları beynimin içinde yankılanıyordu. Burada bizim önümüze gelip sırıtıyordu. Anlaşılan çemberi görmemişti. Hoca elindeki şişenin kapağını açıp beklemişti. Burada çemberin tam ortasına geçince hoca elindeki çemberin üstüne attı. Taşlar bir anda yandı. Burada öyle güçlü bir çığlık atmıştı ki kulağımı kapatsam da sağır olabilirdim. Hoca sure okumaya başladı. Arkadaşlarımı koluma dürterek okusanıza dedim. Sus hoca sus. Hepimiz okumaya başladık. Artık Urda kendini deliye çevirmişti. Üzerimdeki enerji artık bitmiştir. Başım dönmeye başlamıştı. Bu sureyi okumak beni çoktan yok etmişti. Hasan ve Ali artık okumayı bırakmışlardı. Göz ucuyla baktığımda bayıldıklarını gördüm. Barış artık bütün enerjisini harcamıştı. Yere düşmesin diye çembere bir adım yaklaşmıştı. Onu tutmak için yaklaşmak istedim ama kulağıma duyduğum ses, her şey beynimi patlatıyormuş gibi hissediyordum. Elimi Barış'a uzatıp geri çekmek isterken Barış bütün gücünü kaybetmişti. Ayaklarının titrediğini gördüm. Ayakları artık onu taşıyamıyordu. Ateş bir anda yükselince kendini ateşten kurtarmak için ileri adım attı. Ama çembere girmişti. Sureyi bozmadan devam ediyordum ama gücü azalmıştı. Burada Barış'ı görünce dizüstü yere boğazını sıktı. Yorgun kalan bedenin zar zor nefes alsa da Urda'nın boğazını sıkmasıyla nefes alması çok zor oldu. Artık kıpkırmızı olan yüzünün rengini kaybetmişti. Bedeni artık dayanamayıp bayıldı. Çembere atlamak için kendimi hazırlarken Hikmet'in beni durdurması için koşmasını görünce çembere hızla atladım. Hoca tam susmuşken devam etmişti. Urda'ya boğazından tutup yere itip ellerini bağladım. Artık gözlerinden ateş çıkarırcasına çığlık atıyordu. O kadar bağırmıştı ki gözlerim artık etrafı görmüyordu. Gözlerimle etrafı görmesem de hocanın sure okuması sayesinde Urda'da kıpırdayamıyordu. Dizimle Urda'ya baskı uygulayıp tam olarak etrafa ne oluyor anlamaya çalışıyordum. Artık çığlıklar azalıyordu. Hoca daha yüksek sesle okumaya başladı. Urda'nın bedeni yavaşça kül oluyordu. Urda'yı tuttuğum yerler yok oldu. Artık tutacak bir şey hissedemiyordum. Biraz eğilip Barış'ı tuttum. Nabzı vardı. Sadece biraz fazla bedenine yüklendi. Hoca bekle Botan. Çemberi bozuyorum bekle. Tamam hocam. Üzerimdeki yük gittikçe hafiflerken arkadaşlarıma bir şey olacak korkusuyla nefes ritmimi de bozmuştum. Hoca yanıma gelip beni yere oturtturdu. Efendim, izin verir misiniz içinize gireyim? Tamam Hikmet gir. Bir anda içimde dolaşan kanımın sesini duyduğumu hissettim. Etrafta biz ve Mela'dan başka kimse yoktu. Hocam, kurtulduk mu? Kurtuldunuz. Rahat olun artık. Hiçbir şey olmayacak size. Artık içimdeki bütün korku gitmişti. Yeğene çocukmuş gibi yerinde duramayan sevinç dolu bir heves gelmişti. Barış'ı kaldırıp hocam, Ali ve Hasan'ı nasıl taşıyacağız? Sen merak etme. Ali'yi Mera taşı. Kafamı sallayarak Barış'ı kucağıma alıp eve doğru gidiyorduk. Hikmet içimde olmasa Barış'ı sürükleyerek bile taşıyamazdım. Hocam kimse ölmedi değil mi bizden? Onların bütün cinleri yok oldu. Sadece 3 cin kaçtı. Bizden kimse ölmedi. Artık içimdeki mutluluğu kimse elimden alamaz diye düşünüyordum. Artık bana koşan ilmi bu sefer ben kovalayacağım. Evi uzaktan görünce biraz daha hızlı adımlarla eve ilerledim. Kapıyı açıp üst kata çıktım. Yatak odasının kapısı açıktı. İçeri girip Barış'ı yatağına koydum. Hoca, Ali'yi de yatağa koyunca Mera'nın elinden Hasan'ı alıp yatağa koydum. Botan oturma odasının rafında kolonya vardı, getirsene. Tamam hocam deyip odaya girdim. Elimizdeki kitaplar raftaydı. Bir an şaşırıp durdum. Kolonyayı alıp hocaya verdim. Hoca eline biraz su döküp yüzlerine serpti. Üçü de ayılmıştı. Hasan, ne oldu kazandık mı dedi. Ben de seni iyice dinledim. Kazandık dedim. Üçü de gülümseyerek gözlerini kapattı. Odadan çıkıp oturma odasına girdim. Hoca da peşimden odaya girdi. Hocam,
Hocam ben hüddam olmaya karar verdim. İsterse 10 yıl sürsün. Ben hüddam olmak istiyorum. Tamam Botan, biliyorum, merak etme. Sana öğreteceğim zaten dedi. Gülümseyip odadan çıktım. Banyoya gidip abdest aldım. Arkamı döndüğümde hoca da abdest almak için beni bekliyordu. Banyodan çıkıp oturma odasına geçtim. Hem kendimi hem de hocanın seccadesini serip seccademin üstünde hocayı bekledim. Hoca içeri girip seccadeye geçti. Tekbir yaparak namazı başlatmıştı. Namazımızı kılınca seccadeyi kaldırıp mindere oturdum. Hocam ben yatmaya gideceğim. Biraz yorgunum. Tamam, ben de ezan okunsun namazımı kılıp yatacağım. Kafamı sallayarak odadan çıktım. Kapıda kimse yoktu. Anlaşılan Mera dinlenmeye geçmişti. Odaya girip yatağıma uzandım. Hikmet içinden çıkıp dinlenmeye gitti. Peki efendim. Hikmet de gidince üzerimdeki yorgunluk üzerime büyük bir ağırlık yapıyordu. Gözlerimi kapatıp yatmak istiyordum. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Günaydın. Size de. Herkes uyanmıştı. Üzerimdeki ağırlık pamuk olmuştu. Hayata artık bambaşka bir taraftan bakıyorduk bu sabah. Gerçekten kurtulduk mu? Evet. Dün ne oldu bilen var mı? Botan, sen hatırlıyor musun? Evet, her şeyi hatırlıyorum. Allah'a şükür hiçbir zarar görmedim. Bayılmadın mı sen? Hayır, anlasana. Tamam deyip yatağa doğruldum. Bak şimdi böyle oldu. Tamam hocam deyip seccadeye geçtim ve namaza başladım. Namazım bitince arkamı döndüm. Üçü de beni takip ediyormuş. Tebessüm ederek seccademi kaldırdım. Botan, siz sureyi tekrar okuyun. Bu sefer yanlış olmasın. Tamam hocam, ben de öyle yapacaktım. Hoca odadan çıktı. Hadi, hoca doğru söylüyor, tekrar yap. Bence de. Yarım saat çalışmamızı ezan bölmüştü. Seccademi açıp namaza başlamak için tekbir aldım. Hasan, bekle, biz de beraber kılalım dedi. Ben de tamam deyip onlara baktım. Üçü de seccadelerini sermişti. Ben de tekbir yaparak namaza başladım. Namazı bitirince hoca içeri girip hadi başlıyoruz dedi. Ben de kafamı sallayarak seccademi kaldırdım. Üçü de benden önce odadan çıktı. Ben de peşlerinden odaya girdim. Hoca bizim için çemberi hazırlamıştı. Çembere geçip besmele çektim. Hoca Uğur'dayı çağırmak için sure okumaya başladı. Hasan hastanedeyken hoca bana bu sureyi ezberletmişti. Ben de içimden mırıldanarak hocanın dediğini takip ettim. Uğur bir anda hocanın önüne geldi. Mera ve Hikmet Uğur'dayı kol ve göğüslerinden tutup tuzağa itmeye çalıştı. Uğur da çığlık atmaya başladı. O her bağırdığında ev sallanıyordu. Kabilemizden 2 kişi daha gelerek Uğur'dayı sandalyeye itmeye başladı. Ben de bağırabildiğim kadarıyla bağırarak ezberlediğim sureyi okumaya başladım. Ali, Hasan ve Barış gördükleri karşısında kıpırdayamıyorlardı. Beni duyunca onlar da okumaya başladı. Uğur da çembere düşmüştü. Ben sureyi bitirene kadar okumaya karar vermiştim. Sureyi bitirdim ve Uğur da çemberden çıkamıyordu. Mutluluktan zıplamak geliyordu içimden ama yine içimde korku hissediyordum. Hoca Uğur'daya sana son kez söylüyorum. Ya burada şehadet getirip Müslüman olursun ya da burada Allah şahittir ki yok ederim. Ateşten olma. Sen kendini ne sanıyorsun? Çamur parçası. Sizin inandığınız Tanrı'ya asla iman etmem. Ali, Barış ve Hasan odadan çıktılar. Ben hocanın yanında kalarak sure okuyordum. Utanın canını çok yakıyor olsam da bundan gram nefret almıyordum. Hasan, daha fazla dayanamayarak odadan çıktım. Oturma odasına geçip kapının yanına oturdum. Ali ve Barış da yanıma oturmuştu. İçimde korkudan başka bir şey yoktu. Oturarak duramıyordum. Ayağa kalkıp bir sağa bir sola gidiyordum. Ali ve Barış da benim yaptığımı yapıyorlardı. Gözüm dışarıdaki bir ağacına çarptı. Ağaca baktığımda altında 10'dan fazla cin vardı. Bismillah diyerek geri çekilirken Ali ve Barış görmüştü. Barış hocayı çağırmak üzereyken durdurdum. Cinlere bakarak sure okudum. Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğünlere nefes eden büyücülerin şerrinden, tam yerini ağarken Rabbe sığınırım. Merak suresi. Cinlerin önüne Mera ve Hikmet de geçti. Cinler bu sefer kaçmak yerine saldırmayı tercih ettiler. Hoca ve Botan yanımıza gelip pencereye baktı. Cinleri görünce de Mera, Hikmet ve diğer cinler bir anda yok oldular. Botan, efendim, Uğur'dayı kaçırdılar. Ne? Nasıl? Hocam duydunuz mu? Biliyorum Botan, biliyorum. Ne oldu? Ne tarafa gitti? Hikmet, ormana efendim. Tamam. Tuzağa düştük. Uğur kaçtı. Nasıl ya? Tuzaktan nasıl çıktı? Başka bir cin yardım etmiş. Büyü vardı. Uğur'dayı çağırınca büyü bozulmuş. Nerede? Ormana kaçmış. Hocam gidelim. Daha kendimi toplayamamış. Tamam Botan, hadi gidelim. Hocam benim yanlış söylediğim sureyi okuyalım. Ama biraz tekrar yapmam lazım. Yoksa yakalasak da ne kaçacak ya da saldırıp bize zarar verecek. Biz de tekrar yapalım. Tamam o zaman. Yarın cin çemberi yapıp öldüreceğiz. Tamam hocam, ben kitabı alıp geliyorum. Aşağı inip kitabı aldım. Merdivenlerden çıkarken aklım bu sureyi okumanın yükünü kaldırabilir miydi bilmiyorum.
Bu surenin tekrarını yarım saat değil, belki 4 veya 5 saat odaya gelip elimdeki kitapları Ali, Hasan ve Barış'a verdim. Son kalanı da açıp okumaya başladım. Hocam, siz çalışın, ben de yarın için hazırlık yapayım dedi. Artık içimde ümit yoktu. Bu sefer de bizi yenecek biliyorum ama pes etmek istemiyorum. Saate hiç bakmadan uzun süre tekrar yaptıktan sonra artık az da olsa karıştırmadan yarısını okuyabiliyordum. Akşam ezan okunmuştu. Kitabı kapatıp ayağa kalktım. Ben namaz kılacağım. Hadi gidelim namaz kılalım. Tamam hadi Ali. Tamam abi. Hasan hadi kapat kitabı 5 dakikalığına. Tamam, lavaboya girdim, sonra banyoya gidip abdest aldım. Odaya gittiğimde Ali seccadeyi açıp bizi bekliyordu. Hızlısın, sağ ol. Barış da Hasan da gelmişti. Seccademi serip tek tek bir yaparak namazımı başlattım. Namazın yarısındayken hoca içeri girdi. O da namaz kılmak için tekbir çekti. Namazı bitirmişti. Hoca da bitirmek üzereydi. Ben kitabı açıp tekrar yapmaya başladım. Hasan da başlamıştı. Hoca namazı bitirip seccadeyi kaldırdı. Çok kaldı mı? Daha çok var hocam. Hocam ben hala daha düzgün bir satır okuyamıyorum. Tamam biraz daha çalışın. Allah'ın izniyle okursunuz. Barış istersen yardım edeyim. Çok iyi olur hocam. Tamam. Kendimi kitaba odaklanıp tekrar devam ettim. 1 saat daha çalışmıştık. Hasan, ben acıktım. Siz acıkmadınız mı? Ben de acıktım. Barış sen de acıktın mı? Evet. Botan biraz. Tamam gelin yemek yapalım. Hocam siz de aç mısınız? Çok değil. Hasan kafa sallayarak odadan çıktı. Ben de yardım etmek için peşinden gittim. Kapıyı açtığımda Merak kapıda bekliyordu. Önünden geçip mutfağa gittim. Hasan dolaptan tepsi çıkartıyordu. Ben de buzdolabından kahvaltılıkları çıkardım. Aklıma Ekmet geldi. Ekmet tamam artık gel. Bu arada kendini gösterebilirsin. Peki efendim. Ekmet bir anda Hasan'ın önüne geçerek kendini gösterdi. Lan Hasan'ın korkmasıyla Ekmet'in gülmesi bir oldu. Ekmet yapma. Efendim biraz şaka yaptım. Çok mu komik? Sen Ekmet misin? Evet. Botan sen mi dedim. Hayır vallahi ben demedim. Arkamı dönüp baktığımda Meral bizi sırıtıyordu. Kahvaltılıkları tepsiye koydum. Hasan da çayları getirdi. Ekmek önden gidip kapının yanında durdu. İçeri girip sofrayı serdim. Ellerinize sağlık. Hocam bir şey yapmadık çaydan başka. Gülümseyerek sofraya oturdu. Ali Barış hadi kitapları kapat. Geliyorum. Bismillah deyip ben de oturdum. Yemek yerken içimden Ekmet kız olduğuna rağmen nasıl bu kadar güçlü anlamıyorum. Ekmet'e baktım. Duruşuyla hal ve hareketleri tipi erkekler gibi ama bana kızım dedi. Ali arabada hocayla ne konuştu? Ali ile hoca fısıldaşırken ne konuşuyorlardı? Hocanın amacı ne? Aklıma o kadar soru gelmişti ki konuşmak istiyordum ama yeri değildi. Ekmet Ali hocayla arabada ne konuştu biliyor musun? Evet efendim. Hocan Ali arabada Botan'ın vefat etmesi çok yüksek dedi. Ali de ne yapacağız dedi. Hocan da için sokacağız dedi. Ali tamam kapatalım sonra çıkarırız dedi. Hocan da Botan'ın içine bir cin sokarsa kesin Botan'a aşık olur. Sen de biliyorsun ki en güçlü musallatı aşık cin musallatıdır dedi. Ali de tamam deyip senin için cin sokmaya karar verdi. Sonra da ben senin içine gidip ruhuna enerji verdim. Sonra da iyileştim. Bir dakika. Şimdi sana son kez daha soruyorum. Sen habayis misin? Ekmek'le konuştuğumuzu fark etmesin mi diye yemek yiyerek Ekmek'le konuşuyorum. Hayır efendim. Bu bir sunum. Ekmek'e dönüp sinirli bakarken Hasan fark etmişti. Önüme dönüp yemeye devam ettim. Bu konuyu sonra konuşacağız Ekmek. Elhamdülillah diyerek sofradan kalktım. Ali de kalkar elimi yıkamaya gidiyordu. Ben de peşinden giderek merdivenlerden indim. Lavaboya girip elimi yıkadım. Ali'ye baktığımda hala anlaşılan o konuyu düşünüyordu. Merak etme Ali, bu cin sokma işinden rahatsız değilim. Niye soktun diye soru sormayacağım. Hakkını helal et Botan. İstemezdim zaten, ben böyle olsun. Sen kendini rahat tut, biliyorum zaten merak etme. Ali sarılarak, Allah razı olsun Botan dedi. Ben de sarılarak merak etme dedim. Hasan ve Barış da elinde sofrayla bizi izliyordu. Anlaşılan Ekmet'e sormuşsun. Evet doğru bildin Hasan. Sofrayı mutfağa götürdüler. Hasan bardakları yerden sererken Barış da kahvaltıları dolabına katıyordu. Tamam bu sefer de ben söyleyeyim Ali ile fısıldaşırken Botan'a. Olayı anlattın mı dedim. Ali de bana yok anlatmadım derken sen geldin. Gülümseyerek Ali ile yukarı çıktım. Peşimizden Hasan'la Barış da geliyordu. Odaya gidip kitabı açtım. Oturdum bismillah deyip başlayacakken ezan okundu. Kitabı kapatıp şansa bak dedim. Hoca gülümsedi. Aklımda hocanın amacı neydi acaba deyip duruyordu. Ekmet hocanın. Efendim beynini okuyamıyorum. Nereye izin vermiyor. Anladım. Tamam Ekmet ayağa kalkıp seccademi serdim. Hocam imam olsanıza. Tamam. Hocanın seccadesini serip kendi seccademe geri geçtim. Hoca seccadenin üstüne geçti. Ali beni bekleyin abi.
Barış ve Hasan da seccadelerini serdi. Hoca tekbir yaparak namazı başlattı. Namazımızı kıldık, seccademi kaldırıp köşeye koydum. Kitabı elime alıp tekrar devam ettim. Artık okumaktan gözlerim ağrımıştı. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın için enerjili olmamız lazım. Siz de yatın. Tamam hocam. Botan, sen bu sureyi önceden okudun. Nasıl? Ne hissettin? Ali, ben bir satır okumamla biten enerjim aynı oldu. Bunu okuyan ilmi çok güçlü olmalı. Ben bugün yapamayacağım. Bu sureyi düzgün okuyayım. Burada ölsün yeter. Ben de Barış'a katılıyorum. Anlıyorum ama yarın enerjili olmazsak zaten okuyacak bir enerjimiz olmayacağı için okumayacağız. Ondan yatmamız lazım. Botan haklı abi. Tamam. Botan'ın dediği gibi olsun. Saat 12'ye kadar çalışıp yatalım. Yatabilirsek tabii. Tamam, hadi tekrar yapalım. Çok iyi olmamız lazım. Barış'ı nasıl okuyorsun? Çok iyi değil. Saat 8.30'tu. 3 saat daha çalışıp yatmak istiyordum. Rüyama yine gelip bana işkence yapacak mıydı? Bilmiyorum. Ekmet yanımdayken rüyalarıma gelmemişti. Artık belki Ekmet sayesinde bana rüyamda da zarar veremiyordu. İçime bir ümit girmişti. Kafamı rahatlatmaya çalışarak kitabı okumaya devam ettim. Kitabın neredeyse hepsini ezberlemiştim ama çok karışık olduğu için düzgün okuyamıyordum. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu ve biz hala çalışıyorduk. Kimler bitirdi? Daha kimse bitiremedi. Sen? Çok karışık, dilim dönmüyor bazı kelimelere. Ben de söyleyemiyorum. Tamam, yarın da okuruz. Şimdi enerjimizi toplamamız lazım. Botan haklı, hadi gidelim. Ayağa kalkıp kitabı rafa kaldırdım. Hasan kitabı rafa koymamıştı. Hasan, kitabı koysana, yatakta da biraz okurum. Hasan, hadi. Tamam. Odadan çıktığımda Ekmet kapının önündeydi. Ekmet, korkutmaya çalışma. Gülümseyerek kapının önünden çekildi. Odaya girip yatağıma uzandım. Hatırladığımıza göre bilim, bir insan 4 dakikada uykuya dalar geldi. Etrafa baktığımda Ali ve Barış çoktan yatmak için hazırlanmıştı. Hasan benim gibi gözlerini kapatsa da uykuya dalamıyordu. Sen de mi yatamıyorsun? Evet, ama yatmak zorundayız. Haklısın, Allah rahatlık versin. Sana da deyip arkamı dönüp gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Odaya giren güneş bütün odayı aydınlatıyordu. Etraftaki ağaçlardan çıkan oksijeni derin bir nefesle içime çektim. Yatakta doğrulup duvar saatine baktım. Saat 9:47 idi. Herkes hala yatıyordu. Ayağa kalkıp oturma odasına doğru adım attım. Kapıyı açtığımda Ekmet kapıda duruyordu. Esselamu aleyküm Ekmet. Aleyküm selam. Ritüel odasının önünde Mera vardı. Anlaşılan hoca ritüel odasındaydı. Banyoya gidip yüzümü yıkadım. Ali odadan çıkarken gördüm. Gözünü ovalıyordu. Esneyip günaydın dedi. Sana da günaydın Ali. Banyoya girince ben de ritüel odasına girdim. Selamun aleyküm hocam, günaydın. Ve aleykümselam. Sana da günaydın Botan. Ben de size çok güzel muskalar yapıyordum. Gel otur. Saat kaç gibi ormana gideceğiz hocam? İkindi ezanı okununca namazımızı kılıp ormana gideriz. Tamam hocam. Al bunu boynuna tak. Bunu da Hasan'a ver. Bunu da Ali'ye ver dedi. Bu da Barış'ın. Sakın karıştırma, isimleriyle yapıldı muskalar. Tamam hocam deyip odadan çıktım. Ali de banyodan çıkıyordu. Ali bunu hoca verdi. Bunu boynuna as. Bunu da Barış'a verdi. İsimlerimizle yapıldı. Karıştırma. Tamam. Yatak odasına girdim. Barış uyanmıştı. Ama Hasan hala yatıyordu. Abi bunu hoca verdi. Boynuna as. Tamam ver. Elimdeki muskayı Hasan'ın boynuna asmak için kafasını kaldırdım. Biraz sert davranmış olacağım ki uyanmıştı. Ne yapıyorsun Botanya? Ödümü kopardım. Özür dilerim. Uyandırdım. Günaydın. Sana da. Bunu hoca verdi. Boynuna asacaksın. Kafasını sallayarak elimdeki muskayı aldı ve boynuna taktı. Ayağa kalkıp odadan çıktım. Mera bu sefer oturma odasının önünde duruyordu. Kapı açıktı. Odaya girip hocaya baktım. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyordu. Arkamı döndüğümde Hasan ve Barış banyoya gitti. Ali yanıma gelip hocaya baktı. Gel hadi Ali, tekrar yapalım. Sen bıkmadın mı ki tekrardan? Bu işten kurtulmamıza sebep olduğu için hayır, sıkılmadım. Ben okuyamadığım için sıkıldım. Raftan kitabı alıp hocanın karşısına oturup kitabı açtım. Bu sefer de öğlen ezanı tekrarımı bozana kadar tekrara devam etmek istiyordum. Hasan ve Barış da içeri girip selam verdi. Hepimiz de selamını aldıktan sonra ikisi de kitaplarını alıp yanımıza oturdular. Saat 12.30'tu. Kitabı kapatıp rafa koydum. Üçü de bana baktılar. Yemek yapacağım. Siz de bana yetişmeye çalışın. Gerçekten çok komik. Gülerek odadan çıktım. Mera ve Ekmet kapının önünde hala duruyorlardı. Siz hep muhafız gibi burada duracak mısınız? Evet. Tamam. Bir daha sana şaka yapmayacağım Mera. Ama sen bize yapabilirsin. Onda hiç sakıncası yok. Bu adayı gerçek anlamda demedim. Önlerinden geçip mutfağa indim. Ekmet peşimden geliyordu. Ekmet gel ikindi ezanı okunduktan sonra geri gel. Kafasını sallayarak yok oldu. Buzdolabını açıp her zamanki kahvaltılarını çıkardım. Kettle'ı ısıttım. Çayı da tüpe koydum.
Dolaptan tepsi ve bardakları çıkarıp tepsiye koydum ve çayın kaynamasını bekledim. Hasan gelerek yardım lazım mı diye düşündü. Evet, hepsini tek seferde götüremem. Çay kaynayınca çay ve kettle alıp yukarıya çıktım. Hasan da sofrayla tepsi alıp peşimden geldi. Odaya girip Ali sofrayı yere sersene dedim. Ali tamam al sofrayı ver deyip Hasan'ı elinden aldı ve yere serdi. Elindekileri sofraya serip sofraya oturdum. Ellerinize sağlık. Sağ olun hocam. Herkes sofraya oturdu. Bismillah deyip yemeye başladım. Ve elhamdülillah diyerek kalktık. Hasan'la sofraya kaldık. Geri tekrar yapmaya başladık. Saat 1:20 geçiyordu. Biraz tekrar yaptıktan sonra tekrarıma ezan bölmüştü. Kitabı kapatıp rafa koydum. Hoca da Kur'an-ı Kerim'i kapatıp rafa koydu. Anlaşılan sıra sıra abdest alacaktık. Önden gidip banyoya girdim. Abdestimi aldıktan sonra hoca banyoya girdi. Odaya girdiğimde Barış Vali hala kitap okuyordu. Hasan sen git abdest al, sonra ben geleceğim, tamam. Hasan odadan çıktı. Ben de herkesin seccadesini serip kendi seccademin üstünde oturdum. Geriye bir Barış abdest almamıştı. O da alıp seccadesinin üzerine geçti. Hoca tekbir alarak namazı başlattı. Namazımızı bitirip seccadeleri kaldırdık ve yine tekrar yapmak için kitabı aldım. Allah'ın izniyle bu emeğim boşa çıkmayacaktı. Saat 3 olana kadar çalışmıştık. Artık zaman daralmıştı. Hocam isterseniz artık cinneyi çağıralım. Tamam deyip hoca odadan çıktı. Korkudan ölecek gibiyim. Kalbim çok hızlı atıyor. Benim de. Tamam biliyorum ama Allah yanımızda olduğu sürece kimse karşımızda duramaz. Biz Allah'a sığınacağız. Gerisini Allah halledecek. İkindiye 40-50 dakika kalmıştı. Ne yapalım? Biraz tekrar yapalım. Hayır artık gitmemize az kaldı, merak etmeyin. Allah'ın izniyle kazanacağız, rahat olun. Ama hiçbirimiz okuyamıyoruz. Merak etme Ali. Zaten o savaşın içinde öyle korkacağız ki sayfadaki bütün kelimeleri okuyacaksın. Önemli olan enerjimize hakim olmak. Onun yükünü kaldırabilir miyim diye korkmamamız lazım. Hiç kimse cevap vermeyince aşağı indim. Su almak için aşağıya indim. Hoca evde değildi. Anlaşılan dışarıdaydı. Mutfağa girip bir sürahı alıp yukarıya çıkıp odaya girdim. Bir bardak içip köşeye koydum. Hasan da bir bardak doldurup içti. Ali ve Barış da gidip bir bardak içti. Anlaşılan herkes susamıştı. Gülümseyerek mindere oturdum. Ne yapacağız böyle? Boş duracak mıyız? Hayır, oturmayacağız. Hoca odaya girdi. 40 tane cin geldi. 40 az değil mi hocam? Hayır, yeter bize Ali. Biraz sakin ol. Allah'ın izzet hakkıyla yeneceğiz. Efendim geldim. Güzel Hikmet. Şimdi devamını Allah Teala halledecek ve ikindi ezanı okunmuştu. Zaman su gibi akıp gitmişti. Seccadelerimizi serip namaza başladık. Bitirip seccadelerimizi kaldırdık. Herkes birbirine bakıyordu. Hadi biraz sakin olun gidiyoruz. Ben her şeyi getirdim zaten. Hadi gidelim. Kitaplarınızı unutmayın. Bakarak okuyacaksınız. Tamam hocam. Evden çıkıp ormanın karanlığına doğru yol alıyorduk. Mera ve Hikmet ortalıklarda yoktu. Ormanda bayağı ilerledikten sonra hoca çantasından bir kese çıkarıp içindeki tozlarla bir çember yaptı. Ve küçük bir cam şişe eline alıp şişeyi bir eliyle kavrayıp sakladı. Çemberin ortasına ve yanlarına bir çeşit bir damga çizdi ve içlerine cin padişahlarının ismini yazdı. Ve yanımıza gelerek başlayalım dedi. Ve sure okumaya başlamıştı. Ormanın derinliklerinden büyük bir kalabalığın koşma sesi geliyordu ve daha da ses yaklaşıyordu. Bu ses yine kulağıma gelmişti. İçimdeki korku neredeyse bütün vücudumda hissediyordum. Arkadan da aynı ses gelmeye başlamıştı ama bu sefer bu yakınlaşma beni rahatlatıyor. Anlaşılan bunlar bizim kabileydi. Urda'nın kabilesi kendini göstermeden bize saldırmaya başladı. Bizim kabile de önümüze geçip onlara saldırdı. Kulağım öylesine ağrımıştı ki kulağımdan kan aktığını fark ettim. Cinlerin çığlıkları beynimin içinde yankılanıyordu. Urda bizim önümüze gelip sırıtıyordu. Anlaşılan çemberi görmemişti. Hoca elindeki şişenin kapağını açıp beklemişti. Urda çemberin tam ortasına geçince hoca elindeki çemberin üstüne attı. Taşlar bir anda yandı. Urda öyle güçlü bir çığlık atmıştı ki kulağımı kapatsam da sağır olabilirdim. Hoca sure okumaya başladı. Arkadaşlarımı koluma dürterek okusanıza dedim. Sus hoca sus. Hepimiz okumaya başladık. Artık Urda kendini deliye çevirmişti. Üzerimdeki enerji artık bitmiştir. Başım dönmeye başlamıştı. Bu sureyi okumak beni çoktan yok etmişti. Hasan ve Ali artık okumayı bırakmışlardı. Göz ucuyla baktığımda bayıldıklarını gördüm. Barış artık bütün enerjisini harcamıştı. Yere düşmesin diye çembere bir adım yaklaşmıştı. Onu tutmak için yaklaşmak istedim ama kulağıma duyduğum ses her şey beynimi patlatıyormuş gibi hissediyordum. Elimi Barış'a uzatıp geri çekmek isterken Barış bütün gücünü kaybetmişti.
Ayaklarının titrediğini gördüm. Ayakları artık onu taşıyamıyordu. Ateş bir anda yükselince kendini ateşten kurtarmak için ileri adım attı. Ama çembere girmişti. Sureyi bozmadan devam ediyordum ama gücü azalmıştı. Burada Barış'ı görünce dizüstü yere boğazını sıktı. Yorgun kalan bedenin zar zor nefes alsa da Burda'nın boğazını sıkmasıyla nefes alması çok zor oldu. Artık kıpkırmızı olan yüzünün rengini kaybetmişti. Bedeni artık dayanamayıp bayıldı. Çembere atlamak için kendimi hazırlarken Ekmet'in beni durdurması için koşmasını görünce çembere hızla atladım. Hoca tam susmuşken devam etmişti. Urda'yı boğazından tutup yere itip ellerini bağladım. Artık gözlerimden ateş çıkarırcasına çığlık atıyordu. O kadar bağırmıştı ki gözlerim artık etrafı görmüyordu. Gözlerimle etrafı görmesem de hocanın sure okuması sayesinde Urda'da kıpırdayamıyordu. Dizimle Urda'ya baskı uygulayıp tam olarak etrafa ne oluyor anlamaya çalışıyordum. Artık çığlıklar azalıyordu. Hoca daha yüksek sesle okumaya başladı. Urda'nın bedeni yavaşça kül oluyordu. Urda'yı tuttuğum yerler yok oldu. Artık tutacak bir şey hissedemiyordum. Biraz eğilip Barış'ı tuttum. Nabzı vardı. Sadece biraz fazla bedenine yüklendi. Hoca bekle Botan. Çemberi bozuyorum bekle. Tamam hocam. Üzerimdeki yük gittikçe hafiflerken arkadaşlarıma bir şey olacak korkusuyla nefes ritmimi de bozmuştum. Hoca yanıma gelip beni yere oturtturdu. Efendim, izin verir misiniz içinize gireyim? Tamam Ekmet gir. Bir anda içimde dolaşan kanımın sesini duyduğumu hissettim. Etrafta biz ve Mela'dan başka kimse yoktu. Hocam, kurtulduk mu? Kurtuldunuz. Rahat olun artık hiçbir şey olmayacak size. Artık içimdeki bütün korku gitmişti. Yeğeni çocukmuş gibi yerinde duramaya sevinç dolu bir heves gelmişti. Barış'ı kaldırıp hocam Ali ve Hasan'ı nasıl taşıyacağız? Sen merak etme. Ali'yi Mera taşı. Kafamı sallayarak Barış'ı kucağıma alıp eve doğru gidiyorduk. Ekmek içimde olmasa Barış'ı sürükleyerek bile taşıyamazdım. Hocam kimse ölmedi değil mi bizden? Onların bütün cinleri yok oldu. Sadece 3 cin kaçtı. Bizden kimse ölmedi. Artık içimdeki mutluluğu kimse elimden alamaz diye düşünüyordum. Artık bana koşan ilmi bu sefer ben kovalayacağım. Evi uzaktan görünce biraz daha hızlı adımlarla eve ilerledim. Kapıyı açıp üst kata çıktım. Yatak odasının kapısı açıktı. İçeri girip Barış'ı yatağına koydum. Hoca, Ali'yi de yatağa koyunca Mera'nın elinden Hasan'ı alıp yatağa koydum. Botan oturma odasının rafında kolonya vardı getirsene. Tamam hocam deyip odaya girdim. Elimizdeki kitaplar raftaydı. Bir an şaşırıp durdum. Kolonyayı alıp hocaya verdim. Hoca eline biraz su döküp yüzlerine serpti. Üçü de ayılmıştı. Hasan, ne oldu kazandık mı dedi. Ben de seni iyice dinle. Kazandık dedim. Üçü de gülümseyerek gözlerini kapattı. Odadan çıkıp oturma odasına girdim. Hoca da peşimden odaya girdi. Hocam ben hüddam olmaya karar verdim. İsterse 10 yıl sürsün. Ben hüddam olmak istiyorum. Tamam Botan biliyorum merak etme. Sana öğreteceğim zaten dedi. Gülümseyip odadan çıktım. Banyoya gidip abdest aldım. Arkamı döndüğümde hoca da abdest almak için beni bekliyordu. Banyodan çıkıp oturma odasına geçtim. Hem kendimi hem de hocanın seccadesini serip seccademin üstünde hocayı bekledim. Hoca içeri girip seccadeye geçti. Tekbir yaparak namazı başlatmıştı. Namazımızı kılınca seccadeyi kaldırıp mindere oturdum. Hocam ben yatmaya gideceğim. Biraz yorgunum. Tamam ben de ezan okunsun namazımı kılıp yatacağım. Kafamı sallayarak odadan çıktım. Kapıda kimse yoktu. Anlaşılan Mera dinlenmeye geçmişti. Odaya girip yatağıma uzandım. Ekmet içinden çıkıp dinlenmeye gitti. Peki efendim. Ekmet de gidince üzerimdeki yorgunluk üzerime büyük bir ağırlık yapıyordu. Gözlerimi kapatıp yatmak istiyordum. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Günaydın. Size de. Herkes uyanmıştı. Üzerimdeki ağırlık pamuk olmuştu. Hayata artık bambaşka bir taraftan bakıyorduk bu sabah. Gerçekten kurtulduk mu? Evet. Dün ne oldu bilen var mı? Botan, sen hatırlıyor musun? Evet, her şeyi hatırlıyorum. Allah'a şükür hiçbir zarar görmedim. Bayılmadın mı sen? Hayır, anlasana. Tamam deyip yatağa doğruldum. Bak şimdi, böyle oldu. Botan, artık neredeyse aradan 6 sene geçmiş ve sonucunda 3 gencin artık bir hüddam olmasıyla karşı karşıyaydık. Musallatı kazandığımız gün herkese nasıl savaş kazandığımızı anlatıyordum. Hepsi mutluluk içerisinde dinliyorlardı. O gün Barış hariç hepimiz söz vermiştik. Biz hüddam olacağız diye. Ali ve Hasan cinlerden daha güçlü olduğumuzu anladıkları için ikisinin de hüddam olmak istemişlerdi. İşte her gün ettiğimiz dua bugün kabul olmuştu. Üçümüzün hayal ettiği ilmi öğreniyorduk. Allah bize öyle bir ders vermişti ki bu işin dalga geçilecek ve hafife alınmayacak bir ilim olduğunu en iyi şekilde göstermişti. Barış bir hafta bizde kaldıktan sonra evine geri dönmüştü ve biz 10 senelik bir zaman geçirip buraya gelmiştik. Üçümüz de ayrı evlere çıkmıştık ve üçümüz de birer hüddamdık.
Ben yine camcı işine geri dönmüştüm. Hasan ve Ali de beraber malzeme dükkanı açmışlardı. Artık üçümüzün de isimleri çoğu yerde bilinirdi. Sayısız insan kurtarmıştım. Sabah kahvaltısını yapıp işe gitmek için üstümüzü giyinmiştim. Her zamanki gibi hızlı adımlarla dükkana doğru yol aldım. Hoca bana arabasını vermek istemişti ama kabul etmemiştim. Ne zaman bu işi yapmak için besmele çeksem aklıma hocam gelirdi. Onunla kurtardığımız insanlar ve ilk kurtardığımız amcayla teyze de aklıma gelirdi. Dükkana varmıştım. Selam verip içeri girdim. Ustam selamımı alıp Botan bu abinin evine gitti, bir pencerenin camı kırılmış, ölçüsünü alıp gel. Tamam usta deyip abiye baktım. Gel kardeş, gel benimle, ev biraz uzak. Mecbur yürüyeceğiz, kusura bakma. Yok abi estağfurullah deyip dükkandan çıktık. Yavaş adımlarla gidiyorduk. Cebimi elime götürüp metre cebimde mi diye kontrol ettim. Cebimde olduğunu anlayınca biraz rahatladım. Ne oldu, metreni mi unuttun? Yok abi cebimde, bak deyip cebimden metreyi çıkarıp gösterdim. Tamam deyip cebinden telefonunu çıkardı. Alo, alo kızım, evi toparla, şimdi ustayla geliyoruz, tamam mı? Hadi görüşürüz deyip telefonunu kapattı. Gülümseyerek bana baktı. Telefonumun çaldığını fark ettim ve cebimden telefonu çıkarıp kimin aradığına bakmadan açtım. Alo. Selamun aleyküm Botan, nasılsın, iyi misin? Ve aleyküm selam Ali, iyiyim. Allah'a çok şükür. Seni sormalı, sen nasılsın, iyi misin inşallah? Ben de iyiyim, Allah razı olsun. Şey diyecektim, işe gittin mi? İşteyim, şimdi bir abinin evine ölçü almaya gidiyorum. Bir sıkıntım var söyle. Akşam bana gelebilir misin diyecektim. Hasan da bende olacak bir iş var da biraz güçlü, bir musallat var. Tamam Ali, ben akşam elimden geldiğince erken gelmeye çalışacağım. Var mı başka bir şey? Yok, kendine iyi bak Botan. Kolay gelsin, Allah'a emanet, görüşürüz. Sana da kolay gelsin, Allah'a emanet ol. Orada görüşürüz. Allah'a emanet deyip telefonu kapattım. Gel kardeş, ev bu deyip kapıyı açtı. İçeri girip kapıyı kapattım. Merdivenlerden yukarı çıktık. Abi kapıyı çalıp içeri girdi. Müsait mi abi? Gel gel. Ayakkabılarımı çıkarıp içeriye girdim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. 14 yaşındaki bir çocuk selamımı alıp ayağa kalktı ve oturuşunu düzeltti. Çocuğa bakıp gülümsedim. Bak bu pencere bir de senin yanındaki kapı camı var. O bütün kapıların camlarından farklı. Onu değiştirip bütün kapıların camını aynı desende takacaksın. Tamam abi deyip kapıdan diğer kapının camına baktım. Zeytin dalı deseni, tamam abi. Ben şimdi ölçüsünü alıp camlara takarım dedim. Ve cebimden telefonumla metreyi çıkardım. Telefonumun notunu açıp yanımdaki koltuğun üzerine bıraktım. Metreyle kapının ölçüsünü alırken fısıldayarak 32.5x27 dedim ve telefona aldığım ölçüyü kaydettim. Bir de bu pencerede mi abi? Evet o, tamam deyip içeriye girdim. Ölçüsünü aldım, telefona kaydedip abi ben şimdi camları kesip geleceğim deyip evden çıktım. Dükkana doğru yol alırken ustamı aradım. Alo usta, 32.5x27'yi 50x52.5 ölçüde cam kessene. Ben gelip hemen alıp gideyim. 32.5x27 zeytin dalı kes, diğeri düz cam. Tamam kesiyorum deyip telefonu kapattı. Hızlı adımlarla ilerlemeye başlamıştım. Dükkana girip selam verdim. Selamun aleyküm, camları al arabaya koy, ben geliyorum. Tamam deyip çantayla camları arabaya koydum. Camları bağlarken usta dükkanı kapatıp arabaya bindi. Ben de arabaya binip usta düz git dedim. Tamam deyip arabayı çalıştırdı. Eve geldiğimizde camları evin kapısına koydum. Aşağı inip arabadan çantayı aldım. Botan 60 TL alacaksın. Ben fabrikaya gideceğim. Dükkan anahtarını al. Tamam usta deyip eve girdim. Kapıyı çalıp selam vererek içeri girdim. Müsait mi abi? Gir gir. Kapıyı açıp çantayı yere koydum. Camları da içeri alıp kapıyı kapattım. Kapıdaki camı sağlam çıkarıp köşeye koydum. İki camı da takıp çantayı topladım. Abi 60 TL vereceksin dedim. Abi cebinden cüzdan çıkarıp 60 TL verdi. Kolay gelsin. Allah razı olsun deyip evden çıktım. Sağlam çıkarttığım camı da alıp dükkanı açıp camı masaya yatırdım. Çantayı yere koyup dışarıya baktım. Dışarı bakarak cam sille bezi çıkartıp camı sildim. Nedense kötü bir enerji hissediyordum. Bir şeyler ters gidecekmiş gibi camı iyice temiz olunca masadan kaldırıp camların arasına koydum. Sandalyeye oturup telefonumu çıkardım. Adamın evindeyken telefonumu arayan kişi arayıp telefonumu hoparlörüne aldım ve masaya bıraktım. O sırada fırçayı alıp masanın altını temizlemeye başladım. Alo. Alo selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam size bir şey soracaktım da müsait misiniz? Estağfurullah. Hocam benim oğlum neredeyse her gün kabuslar görüyor. Yanında bir anda gölgeler geçiyor. Hep evde hayvanlar görüyormuş. Ben de sizin numarayı Zeynep abladan aldım. Bana senin tavsiye etti. Efendim ismi Sefer. Allah razı olsun Sefer. Benim bu akşam bir işim var. Yarın akşam size geleceğim. Orada Allah'ın izniyle Allah'ın bana verdiği ilimle halledeceğiz. İnşallah merak etmeyin. Allah razı olsun hocam. Siz Zeynep ablanın evine gelin. Biz orada olacağız. Tamam Sefer. Başka bir şey var mı? Sefer. Yok hocam Allah razı olsun. Görüşürüz. Tamam Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak deyip telefonu kapattım. Hikmet neyi var? Efendim musallatı var. Davet mi yapmışlar yoksa inanmıyor diye mi? Kendisi ateist efendim. Tamam Hikmet deyip fırçayı yerine koydum. Saat akşam 6 olmuştu. Ben de rodaj makinesini açıp rodajlanmanın gereken camları rayların üstüne koyup makineye başlattım.
Camları bitirince kapının yanına koydum. Makineyi kapatırken usta gelmişti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam usta. Botan sen çık. Ben de zaten şimdi dükkanı kapatıyorum. Tamam kolay gelsin, Allah'a emanet ol usta. Sen de. Dükkandan çıkıp Ali'nin evine doğru yol aldım. Ali'nin evine varmadan belki bir şey görüp alırım düşüncesiyle pazardan gidiyordum ki takı satan bir esnaf gördüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Efendim Abdullah abisine büyü yapılmıştı. Siz bozdunuz. Tebessüm edip Abdullah'ın kardeşi nasılsın? İyisin inşallah. İsmini zikredebilir misin bana? Ali hocam istediğini seç al. Hocam ne alırsan al, para almayacağım. Estağfurullah Ali, estağfurullah deyip yüzüklere baktım. Gözüme bir yüzük takılmıştı. Yeşil taşlıydı. Bir tarafında Hazreti Süleyman'ın mührü, diğer tarafında ise sadece azam duası yazılıydı. Elimi alıp iyice baktım. Yanlarında da besmele yazıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Ali bunun hediyesi kaçadı? Hocam hediye etmemi kabul etmeyeceksiniz biliyorum. Şu kadar para verirseniz olur. O kadar indirim yapma. Beni de normal müşterilerinden gör, al 100 lirayı. Hocam lütfen verdiğim fiyatı yükseltmeyin. İndirin. Daha iyi benim için. Daha çok mutlu olurum. Gülerek parayı verdim. Yüzüğü alıp parmağıma taktım. Hadi. Kendine iyi bak Ali. Abdullah'a selam söyle. Aleyküm selam hocam, sen de. Hadi Allah'a emanet ol. Ali'nin evine varmıştım. Kapıyı çalmak üzereyken kapıyı Mera açmıştı. Bismillah. Hoca da var. İş vahim galiba. Büyük. Kafamı sallayıp içeri girdim. İçeride Hasan, Ali, hoca ve bir gençten başka kimse yoktu. Tabi cinleri saymazsak. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam Botan. Gel bir iş var. Sabun birisi diye tahmin ediyorum. Sabun mu? Esselamun aleyküm. Genç nasılsın? Çok kötüyüm hocam çok. Allah'ın izniyle çözeceğiz, merak etme. Hocam durum nedir? Efendim ismim Mert, köyde yaşıyor. Büyüğü tuvaletin altına saklamışlar. Büyük dedesine yapılmış ama ne büyüsü olduğunu anlayamadık. Cini konuşturacaklardı ama sizi beklediler. Anladım Ekmet, anladım. Sakalımı sıvazlayıp hocaya baktım. Hocam isterseniz başlayalım. Tamam hadi başlayalım. Ya Hamit. Hoca ayağa kalkarken bir eliyle diğer elini tutup kalkıyordu. Bu beni çok üzüyordu. Bismillah deyip hepimiz ayağa kalktık. Botan gel. Ben biraz bitkinim. Tamam hocam sıkıntı yok. Siz sandalyeye oturun. Tebessüm edip sandalyeye oturdu. Mert'in karşısına geçip besmele çektim. Bismillah ya Ahmet, ya Ugat, dile gel ya cinni. Ekmek ve Mera büyünün cinlerinin en yetkilisini dile getirdi. Ali ve Hasan'ın cinleri evi çember alıyorlardı. Hasan ve Ali'ye baktım. Onlar da gelince bakıp izlediler. Yüce Allah tarafından lanetlenmiş pis şerli. Neden bu gence musallat oldunuz? Sana ne? Cin. Meracinin gırtlağını bütün gücüyle sıkmaya başladı. Rahat bırakın konuşabilsin. Büyü. Demek büyü. Ne büyüsü? Karabal büyü. Kime yapıldı? Büyük dedesine. Peki büyü nerede? Olmaz. Ne olmaz? Söyleyemem. Söylersen beni yakarlar. Sen söylemezsen ben şimdi seni yakacağım. Oturduğu evde dışarıda olan tuvaletin içinde. Tamam Ekmet, merak. Kafasını koparın. Hayır. Pis çamur. Sen askerlerin olmasa bir hiçsin. Korkak çamur parçası. Bırakın gitsin. Genç konuşma yaptığımızdan dolayı enerjisi bitmişti. Çıkar çıkmaz yere yıkıldı. Ali tutup minlere koydu. Hocam. Tamam Botan. Hemen gidelim. Hocam yarın sabaha bitiririz. Peki o zaman gidelim. Hocam isterseniz siz gelmeyin. Biz hallederiz. Merak etme Botan. Bir şey olmaz. Hocam Botan doğru söylüyor. Biz hallederiz. Zaten 3 kişiyiz, hemen biter. Evet hocam gerek yok. Siz dinlenin. Kalktığınızda biz burada oluruz. Tamam o zaman. Kendinize dikkat edin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Hadi gidelim ben. Hadi gel gidelim. Durun. Mera da sizle gelsin. Ne olur ne olmaz. Ali ve Hasan'a baktım. Ali. Merak etme evdeki muskalar cinlerin içine girmesine izin vermez. Kafamı sallayıp olur dedim. Mert'i tutup ocağın arabasına kadar götürdüm. Arabaya binip Hasan'a ve Ali'ye baktım. Onlar da arabaya bindi. Mert senin köyün yolunu tarif edebilir misin? Ederim hocam. Yardakçı köyünü bilir misiniz? Bilirim. Hocam o köyün biraz ilerisinde yolun yanında bir ev var. O evde yaşarım. Tamam biliyorum o evi. Arabaya çalıştıp oraya doğru yol aldım. Yaklaşık 1 saat gittikten sonra sonunda varmıştık. Arabadan inip kapının önüne geldik. Kapı tahtadandı. Kapının sağ tarafının altına sağ elimin işaret parmağını koydum. Ve sure okuyarak işaret parmağımı yukarıya doğru sürttüm. Aynısını üst ve sol tarafa da yaptım. Bu sefer yere yine işaret parmağımı kapının alt kısmına koydum. Sure okuyarak sağdan sola 3 defa sürer gibi okuyarak işaret parmağımı sürttüm. Ali ve Hasan'a bakarak büyü yok dedim. Mesmeye çekip sağ ayağımla içeri girdim. Ev büyük bahçeliydi. Ali sen evin kapısına bak. Hasan sen de tuvalet kapısına bak. Büyü var mı kontrol edin. Mert bahçenin köşesine duran sandalyeye oturdu. Ali kapının üstüne büyü yapılmış. Ali sen büyüyü boz. Hasan ne oldu? Kapıda da büyü var. Tamam Hasan senle ben tuvaletteki büyüleri bozalım. Ali de evdeki büyüyü bozunca bize yardıma gelir. Mera Ekmet etrafa bakın cinler var mı? Peki efendim. Mera kafasını sallayıp yok oldu. Mesmeye çekip ardından Fatih ve Ayet-el Kürsü okudum ve Hasan'a başlayalım dedim. Tamam.
Ben büyüleri çıkartırım. Sen yere çarşaf veya büyük tepsi varsa bir tane getir. Yere ser. Tamam. Ağacın yanındaki kazmayı alıp Esmer'e çektim ve lavaboya girdim. 1 metre bile kazmadan hayvan kemikleri çıktı. Efendim evde 2 tane cin ve etrafta da 3 tane cin yakaladık. Hepsini gönderdik. Mera etrafta başkaları var mı diye dolaşıyor. Tamam Hikmet, sen büyülerin etkisini boz. Peki efendim. Hikmet büyüleri bozarken Hasan da gelmişti. Elinde çarşaf vardı. Yere serip bana baktı. Hasan. Çarşaf ve büyük tepsi ararken ahır gibi bir yer gördüm. Oraya doğru yürümeye başladım. Kapının önünde büyük bir beyaz çarşaf vardı. Kafsa seslendi. Efendim tuzak var. 10 cin ahırın arkasında bekliyor. Hikmet veya Mera'ya çağır. Sen gelene kadar oyalarım. Tamam efendim. Enerjimi bitirmeden bunları tutmam lazımdı. Besmele şeker çekmez saldırmaya başladılar. Bağırarak güçlü bir sure okudum. Acıdan kıvranmaya başladılar. Çığlıkları kulağımda yankı yapıyordu. Nefesim bitmek üzereydi. Kavsa ve Mera gelip cinlerin 4 tanesini tuttular. Ben sureyi bitince diğerleri kaçtı. Eğer bir daha buraya gelmeyecekseniz sizi bırakacağım. Hepsi kapılarını salladı. Bırakın gitsinler. Çarşafı alıp hızlı adımlarla Botan'ın yanına gittim. Çarşafı yere serip Botan'a baktım. Tamam deyip bozulan büyülerden birini çarşafın üzerine attı. Ali yanımıza gelip çok kötü. Hem de çok kötü. Kapıdaki büyüyü bozdum ama evin duvarlarında ondan fazla büyü var. Bismillah. Botan. Bismillah. Tamam Ali. Ahır mı var o zaman? Evet. Evin sol tarafında biraz ileride bir ahır var. Tamam o zaman. Sen ahıra git bak kaç tane büyü var. Benle Hasan'la buradaki büyüleri bozup evdeki büyülere geçeceğiz. Tamam. Ali 2 adım attıktan sonra bana kötü bir ifadeyle baktı. Ne oldu? Efendim cinler geldi geç kaldı. Hasan hemen Mert'i çembere alın. Kafsa Mera. Mert hemen yanınıza geldi. Ne oldu hocam? Üçümüzün ne telaşlı cümleleri Mert'i bayağı korkutmuştu. Merak etme korkulacak bir şey yok. Sadece yere otur. Tamam hocam. Kafsa ve Mera Mert'i çembere aldılar. Hiç beklemeden cinler de gelmişlerdi. Neredeyse 25 veya 30 tane cin gelmişti. Anlaşılan sadece insan değil cinler de Mert ve onun soyundakilerin böyle olmasını istiyordu. En yetkiniz kim? İri ve uzun boylu bir cin öne çıkıp benim dedi. Başı yere bakıyordu. Bağırarak Arapça yüzünü göster dedim. Cevap vermedi. Bir daha bağırdım. Yüzünü göster. Neden karışıyorsunuz? Kimsin? Öfkeli bir sesle bakıyordu. Sol kulağı yoktu ve yüzü buruş buruştu. Kimsin? Vura. Demek Vura. Hangi kabiledensin? Şehzade kabilesi. Ali ve Hasan'a baktım. Onlar da bana baktılar. Botan. Bir dakika. Ali sen benimle dalga mı geçiyorsun ya cinli? Allah şahittir. Burada Resulullah'a yemin ederim. Seni ve arkadaşlarının birini bile öldürmeden gitmem. Ateşten olma. Ben doğru söylerim. Yalan söyleme. Siz hepiniz öldünüz. Yüce Allah hepinizi helak etti. Biriniz bile sağ çıkmanız imkansızdı. Demek ki Rabbin o kadar güçlü değil. Siz Rabbinize fazla yüceltmişsiniz. Tövbe de pis ifrit. Rabbime yemin ederim seni yaşatma. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Asıl sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Derin nefes alıp Urda'yı öldürdüğünüz sureyi okudum. Böyle bir sureyi uzun zamandır okumamıştım. Yanlış söylersem olacakları düşünemiyordum. Çığlıkları o kadar yükselmişti ki ne yapacağımı bile unutturuyordu. Rabbimin helak ettiği bir kabilenin çocuklarıyla hatta büyük torunlarıyla karşılaşmıştım. Neredeyse ölmek üzerelerdi. Ama bu kadar kolay ölemezlerdi. Bu işte bir şeyler vardı. Beynimde dolaşan soruların cevabını bunlardan başka kimseden bulamazdım. Sureyi okumayı kestim ve Hikmet'e baktım. Ne oldu çamur? Beni öldüremeyeceğini mi anladın? Pis bir gülümseme belirtti. Hikmet, hemen bunları gönder. Yoksa Rabbime yemin ederim elimden kaza çıkacak. Beni Rabbin yenemedi. Topraktan olma. Sen mi beni öldüreceksin? Hikmet, Merak, Kafsa ve Ecrun. Cinlerin boğazını tutup güçleriyle sıkıyorlardı. Hikmet Vura'nın boğazını sıkacakken tek eliyle Hikmet'i savurdu. Ali bağırarak cinleri gönderen sureyi okudu. Ali ne yaptın? Görmedin mi Botan? Nasıl Hikmet'i eliyle savurdu? Eğer ben sureyi okumasaydım ya bizden ya da onlardan biri ölecekti. Haklısın. Haklısın. Buradaki büyüleri bozalım. Sonra da bu büyünün kaynağını bulup yok edelim. Ondan sonra bunlarla ilgileniriz. Tamam doğru söyledin ama karşımızdakileri unutmayalım. Şehzade kabilesi duruyor. Hasan doğru söylüyor Botan. Unutmayalım ama bu büyünün kaynağı burada olamaz. Ya da Şehzade kabilesi büyük bir iş çeviriyor. Evet deyip başımı salladım. Beynimde o kadar çok soru vardı ki başımı ağrıtmaktan başka hiçbir şey yapmayacaktım. Neyse hadi bu büyüleri bozalım sonra bakacağız. Hadi o zaman. Sabah saat 6 olmuştu. Bütün büyüleri bozmuştuk. Mert bütün büyüleri bozduk ama bu gece benim evimde kal. Benim evim daha güvenli. Siz nasıl isterseniz hocam. Allah razı olsun. Tamam sen arabaya binip bizi bekle. Tamam. Rabbime çok şükür bitirdik. Evet çok şükür. Şehzade kabilesi gerçek mi sence? Ali Rabbimin kesin bir bildiği vardır. Doğru söyledin Botan. Kafsa'yı büyünün kaynağı nerede olduğunu öğrenmeye gönderdim. Olmaz. Hasan tek başına gitmesi çok tehlikeli. Hikmet de gitsin yanında. Ve Cun da gelsin. Tamam o zaman. Hikmet gidin. Üçünüz ama sakın ayrılmayın. Ayrılırsanız tuzağa düşme ihtimaliniz var. Peki efendim. Arabaya binip debriyaja bastım.
Bir saatlik yolun sonunda eve vardık. Arabadan inip kapıyı çaldım. Geldim. Hocam kapıyı açıp hoş geldiniz çocuklar. Selamun aleyküm hocam. Hoş gördük. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İçeri girin. Hadi anlatın, duyduklarım doğru mu? İçeri girip doğrudur hocam. Şehzade kabilesi hala yaşıyor dedim. Estağfurullah. Estağfurullah azim. Hocam size cinayet tarihini anlatan ve onun gibi bir kitap yok mu? Var evlat, ama emin misiniz? Hem de çok hocam. Hasan doğru diyor. Hocam. Hem de çok. Peki bu kitap nerede? Hemen bakmamız lazım. Evde olun. Hemen eve gitmemiz lazım. Tamam o zaman. Hemen çıkalım. Hadis bismillah Ali. Arabayı sen sür. Önce benim eve gidip birkaç kitap almamız lazım. Belki işimize yarar. Olur. Mert, seni oradan oraya sürüklemek istemem. İstersen burada kal, biz geleceğiz. Olur hocam. Allah razı olsun her şey için. Allah razı olsun. Arabaya binip benim eve doğru gidiyorduk. Hocam, sizce nerede gerçekleşti? Hepimiz de Allah'ın kudretine şükürler olsun ki nerede olduğu fikrinde aynıyız. Konya'da, yani Şehzade kabilesinin 1500 yıl önce Cin peygambere saldırdığı yer. Haklısınız hocam ama göreceğiz. Allah'ın izniyle eve gelmiştim. Ben kitapları alıp geliyorum. Tamam evlat, sen gidip al. Biz de burada bekleyelim. Tamam hocam dedim ve arabadan hızlıca inip eve girdim. Üst katta çıkıp kitapları koyduğum rafa yaklaşıp altında olan sandığı açtım ve 4 kitabın hepsini de aldım. Hızla aşağı inip kapıyı kilitledim ve arabaya bindim. İnşallah burada bir şeyler yazıyordur. İnşallah. Buyurun hocam, kitaplar. Bismillah. Bu kitapları biliyorum. Bu kitap Cin peygamberini anlatıyor. Diğerleri de bazı büyük olayları ayrıntılı şekilde anlatıyor. İşimize yarayabilir. O zaman Ali, hemen hocanın evine sür. Gidelim. Orada bir okuyalım. Haydi. Bismillah. Allah sonumuzun en hayırlısı nasip etsin inşallah. İnşallah. Herkes bir kitap alsın, evine okumaya başlayalım. Bir saate yakın okuduktan sonra eve varmıştık. Subhanallah, burada hiçbir şey yok. Bildiğimizden başka. Anlaşılan burada biraz vakit geçireceğiz. Bari Mert'i de unutmayalım. Yanımızda dursun. Doğru söylüyorsun evlat. Sen git al gel. Hemen hocam. Arabadan inip eve giderken ben de direksiyona geçip yavaş bir kalkışla dönüş yaptım. Botan Mert'i almaya giderken biz de eve geçmiştik. Allah sonumuzun en hayırlısı nasip etsin. Sonucu ölüm de olsa. Hocam kitaplar nerede? Birkaç kitap malzeme odasındaki kilitli sandıkta önemlidir. Onlar da Mera biliyor. Tamam hocam. Mera nerede peki? Siz sormadan kitapları getirmesi için gönderdim. İyi yaptınız hocam. Biz de kitapları alalım. Siz odaya geçin, ben getiririm. Siz nasıl isterseniz hocam deyip Hasan'la beraber yukarıya çıkıp bir odaya girdi. Hasan kardeşim. Hasan bana bakıp efendim dedi. Hikmet'ten, Kafsa'dan ve Cül'den hiç haber aldın mı? Ben de merak ediyorum, almadım daha. Allah şeytanın şerrinden korusun. Amin kardeşim, amin. Hoca içeri telaşlı bir şekilde girip kitapların yerinde değil. Birileri kitapları almış dedi. Bismillah. Emin misiniz hocam, bu nasıl olur? Daha da hırsız mı girdi eve? Olur mu Ali? Tamam, sakin olun hocam. Oturun önce deyip oturması için yardım ettim. Şimdi hocam bir bekleyelim. Mera gelsin. Belki o kitapları almıştır. İnşallah almıştır, inşallah. Hocam su getirmemi ister misiniz? Allah razı olsun Hasan'ım. Getirirsen iyi olur Hasan'ım. Hızla odadan çıktı ve çıkmasıyla odaya girip hocam bir bakar mısınız demesi bir oldu. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Bismillah. Ne oldu bu deyip hızla ayağa kalkıp ocağın kalkmasına yardım ettim. Kapıdan merdivenin önünde diz çökmüş şekilde masum ve gözleri dolu bir yüz ifadesiyle bakan birinin olduğunu gördüm. Ve bu Mera'ydı. Hoca hemen yanına gidip elini Mera'nın alnına koyup bir şeyler söylediğini duydum. Ne oldu Mera? Ne oldu da Mera gibi biri bu hale geldi hoca? Botan. Mert de hızla hocanın evine giderken nedensizce gözüm kararmıştı. Arabayı yavaşlatıp meskene çektim ve salavat getirdim. Mert, iyi misin hocam? İyiyim iyiyim. Gözüm karardı bir anda. İsterseniz ben sürerim arabayı. İyi olur. Mert, sen sür deyip arabadan indim. Mert de yer değiştirip Ahmet'e seslendim. Mert, yol bitene kadar devam et ve sağa giden yola gir. Tamam hocam. Ahmet'ten ses gelmiyordu. İçimde nedensiz kötü bir his vardı. Mert, biraz hızlanır mısın? Peki hocam. 10 dakika sonra eve varmıştık. Arabadan inip kapıyı çaldım. Hocam, arabayı şuraya park edelim. Böyle iyi mi? İyi böyle Mert. Gerek yok, gel. Ali. Hocam Eren'in alnına yüzüne koyup bir şeyler söylediğini duydum. Ben de şifa kitaplarından aklıma gelen duaları okumaya başladım. İyi misin Meral? Gözlerini bana devirip kafasını salladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca elini çekip ne oldu dedi. Meral, siz daha gelmeden eve kitaplara bakmaya geldim. Her tarafta Şehzade kabilesindeki cinler vardı. Evin her köşesinde ellerini sürterek sanki Kabe'ymiş gibi tavaf yapar şekilde dönüp bir şeyler okuyorlardı. Söyledikleri şeyler çok eski İbraniceydi. Sadece birkaç kısmını tek anladım. Hoca ne diyorlardı peki Meral? En yücemiz o, koruyucumuz o, Allah'tan üstün olan o. Allah'ın sallallahu seyyidina Muhammed ve alâ seyyidina Muhammed. Ne diyor bunlar hocam? Kimden bahsediyorlar? Subhanallah. Allah sonumuza hayır eylesin. Şerlerden ve nefsimizden korusun. Amin hocam, amin hocam. Meral. Daha bitmedi efendim. Onlar beni fark edince ne yapacağım diye kararsız kaldım. Vur isimli şerli, bana kaçamayacaksın. Ama bize bir şeyler de yapamayacaksın.
En azından üç dostum bizde olduğu sürece ben onu duyunca boğazını tutup sıkmaya başladım. Bana tırnaklarını batırmak üzereydi. Elini tutup onu bütün gücümle boğazlıyordum. Bir anda gülüp bana baktı ve diğer şerliler üzerime geldi. Ben Ahmet ve diğerleri neredeler dedim. Bana içerdiler ama dikkat et, biraz enerjileri az. Eve hızla girdim ama tuzak olduğunu anladım. Efendim, evden çıktığımızda yaptığımız ritüeli bozmuştum. Burada içeri girip senden hoşlandım Cilmi. Şerliler içeri girip bana saldırdılar. Ben karşılık verdim ama kitabı bulup alemimize döndüler. Peşlerinden gittim ama bulamadım. Mera'nın lafını kapının çalması kesmişti. Ben aşağı inip aşağı indim ve kapıyı açtım. Botan selamun aleyküm kardeşim dedi. Ben de aleyküm selam dedim. Mert selamun aleyküm. Hocam ve aleyküm selam. Mert hoş geldiniz, geçin dedim. İçeri girip yukarı çıktık. Mera'yı oturma odasına girerken gördüm. Ben de oturma odasına girdim ve hocayla Hasan yüzündeki mutsuzluğu çoktan bariz anlaşılıyordu. Botan selam verip arkamda içeri girdi. Ardından Mert de girdi. Hasan ve hoca aleyküm selam dedi. Oturun, durum çok vahim. Tuzağa düştük dedi. Botan. Odaya girip selam verdim. Hasan ve hoca selamımı aldı. Yüzlerindeki bu mutsuzluk kaynağı neydi diye sormadan Ali durum vahim. O durum tuzağa düştük demesi bir oldu. Bismillah, hayırdır inşallah, ne tuzağı dedim. Hasan Vura ve kabilesi geldi. Mera'yı tuzağa düşürüp kitap alıp gitmişler. Ve yetmezmiş gibi bir olay daha var. Mera ilk geldiğinde ev sanki Kabe'ymiş gibi tavaf yapıyorlarmış. Ve eski İbranice dilde en yüce o, koruyucu, Allah'tan üstün olan o. Şehadet çekip Ahmet ve Cum ve Kafsa nerede dedim. Hasan, biz de bilmiyoruz kardeşim ama senin bir fikrin var mı bunların? Neden bahsettiğinden? Şehzade kabilesi için gönderilen cin peygamber bunları ikinci kez İslam'a davet etmeye gittiğinde kabile lideri cin peygamberine bunu söyledi ve ardından Şehzade kabilesinde İslam'a geçen cinler şeytan gelip onların aklını karıştırıyordu. Her geldiğinde dedi. Ayrıca siz emin misiniz? Sadece bunları demedi. Lider çok şey dedi. Siz sadece birazını mı anladınız? Evet Botan, doğru bildin. İyi de bunları madem şeytana bu cümleleri kullanıyorlar, ondan yardım mı istiyorlar? Belki Hasan Hoca, Ahmet, Burcan ve Kafsa'yı hemen bulmamız lazım. Nasıl hocam? Konya'daki büyüktem arkadaşımı arayacağım. Durumu bir de ona anlatayım. Ve Konya'ya gitmemiz gerek. Haklısınız hocam. Buradan bir şey yapamayız. Tamam o zaman. Akşam yola çıkarız. Mert. Lavaboya gitmem gerekti. Bu aradan çıktı. Derin bir duş çekip hadi namaz kılalım. Herkes ayağa kalktı. Ben de tamam sakin ol. Sadece bir musluğumuz var. Hocam gelin size yardım edeyim dedim. Abdest almasa yardım ettikten sonra ben de alıp içeri girdim. Ali ve Hasan da alıp seccadelerini serdiler. Hadi bismillah dedim. Mert içeri girip beni de bekleyin dedi. Gel Mert gel. Tekbir çekip namazı kıldık ve seccadeleri kaldırdım. Merhaba beynime fısıldamaya çalıştığını fark ettim. Anlaşılan gerginim. Ve o da yorgun olduğu için beynime girememişti. Derin bir nefes alıp rahatlamaya çalıştım. Bana Botan Mert içeriye geldiğinde kalbi olduğundan hızlı atıyordu. Sanki bir şey yapmış gibi ama yorgunluğumdan aklını daha okuyamadım. Tamam Merak. Söylediğin iyi oldu. Bu sefer durum çok önemli. Her şeye dikkat etmemiz gerek dedim. Ve Hasan bana bakıp ne oldu dedi. Ben de bir şey yok dedim. Emin misin? Evet kardeşim merak etme. Hasan etrafta şerliler var. Enerjilerini hissedebiliyorum demesiyle oturma odasından camın patlaması bir oldu. Allahu Ekber. Hocam siz burada kalın. Biz hallederiz. Ayağa kalkıp odadan hızla çıktım. Peşimden Ali ve Hasan da geldi. Mera'ya fısıldayıp hocanın yanında kalmasını söylerken etraftaki cilmilerin ormana doğru koşuyorlardı. 4-5 şerli neden bize sataşsın ki düşüncesiyle durun. Bu da tuzak belli. Evden uzaklaşmamızı istiyorlar. Yoksa az sayıda gelecek kadar cesur değiller. Haklısın Botan, eve dönelim. Hadi deyip içeri girdim. Hoca ne oldu? Hocam tuzaktı belli. 4-5 şerli ormana koştular. O kadar sayıyla gelmezler. Bir şeyler dönüyor. Bunlar durmayacak belli. Botan senden getirdiğimiz kitaplar nerede? Bilmiyorum hocam. Ben Mert'i almaya gitmiştim. Ali Mert hiç burada kalın 4 kitap gördün mü? Hayır hocam. Botan hemen ormana gidin. Kitapları almış olabilirler. Ben de artık ne yapacağım bilmeyen çaresiz insanlar gibi elim ayağıma dolanmış şekilde bir şey demeden hızla odadan çıktım. Ali peşimden gelirken Ali sen burada kal hocaya bir şey olabilir dedim. Bana tamam dedi. Ve Hasan benim önüme geçerek evden çıktı. Kapıyı kapatıp koşarak ormana girdim. Hasan ayrılmayalım. Ne olacağı belli değil. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Ormanın ortalarına kadar geldik ama biz iz bulamadık. Hasan bir şey buldun mu kardeşim? Evet. Şu ağacın dalına bak deyip ağacın tepesini işaret etti. Dala baktığımda ucunda bir kağıt vardı. Tamamını nasıl alacağız bilmiyorum. Merdiven getirmemiz lazım. Hadi hızlı. Artık nefesim kesilmişti. Biraz yavaşlamalıyım Hasan. Tamam kardeşim zaten geldik. Evi görmüştüm. Hızlı adımlarla eve gelip kapıyı çaldım. Açıp merdiven var ama küçük bize yetmez. Mera kağıdı almaya gitti. Mera toparladı mı kendini? Hafif gelin içeri. İçeri girip oturma odasına girdik. Hoca ağaçtaki kağıdı tutuyordu. Ne yazıyor hocam? Bir sembol var. Ve Şehzade kabilesinin lideri. Arkasında da aradığım hüttem arkadaşın ismi. Hocam neler oluyor? Ne yapacağız? Neden yola çıkmıyoruz? Sakin ol Mert. Şimdi yola çıksak çok iyi olur galiba. Haklısınız hadi gidelim Ali.
ritüel odasındaki çantamı alıp getirir misin? Tabii hocam deyip odadan çıktı. Ben de malzeme odasına bakayım, bir şeyler lazım olabilir. Tamam. Hasan. Artık neler olup bittiğini hiç anlamamıştım. Her şey çok hızlı gelişiyordu. Mecrum ve diğerleri olmadan hiçbir şey yapmayacağız, bunu biliyorum. İçimde bitmeyen bir kötü enerji ve kağıtta Hüttem Hoca'nın ismi yazıyordu. Bu ne demek? Bu da mı tuzaklardan biri? Neden hiçbir şey yapamıyoruz, engelleyemiyoruz? Aklımdaki sorular bitmeyecekti. Çaresizliği neredeyse o kadar uzun zamandır hissetmiyordum ki unutacakmışım meğer. Hocam, kimseden yardım alamayacak mıyız? Kabilemize ihtiyacımız var. Nasıl çağıralım Hasan? Durumu anlattığımızda nasıl bir savaş çıkar bilmez misin? Kolay bir şey değil. Bu tek başımıza halletmemiz gerekir. Haklısınız hocam. Ali içeri girip hadi gidelim. Ben de tamam deyip ocağın arkasına odadan çıktım ve evin kapısını kilitleyip arabaya bindim. Mert'e arabaya binince Botan hafif bir kalkışla sürmeye başladı. Arabada Mert'e bakınca sanki bir şeyler çeviriyor gibi. O kadar şeyin ardından her dakika ortadan kayboluyor gibi hissettiriyordu ve neden hiçbir şey yokmuş gibi vurdum duymazdı. Artık stresten başkalarını şüpheli olmuştum. Mert ne yapabilirdi ki? En fazla. İyice kafayı üşüttüm. Botan. Neredeyse 8-9 saatlik bir yola çıkmıştım ve yanıma bazı ritüel için eşyalar aldım. Benzin azdı. Onun için bir istasyon durup benzin almamız lazımdı. 1 saat sürmemle beraber 1 saatlik derin bir sessizlikle peşinden geliyordu. Şu istasyona girip benzin almamız lazım. O sırada yiyecek alır mısınız? Ali, alırım kardeşim. Arabayı durdurdum ve Ali ve Hasan da arabadan indi. Mert, ben de lavaboya gideyim deyip arabadan indi. Buyurun efendim, kaç liralık depoyu fuller misiniz? Hocam, sizce Mert bir şeyler çeviriyor mu? Çok kötü enerji var içinde. Bir şeyler dönüyor etrafta. Ben de fark ettim Botan. Allah bilir, her şeyi gören ve duyan Allah inşallah duamızı kabul eder dedi. İnşallah hocam dedim. Ali ve Hasan da marketten çıkıp yanımıza yaklaştı. Botan, bagajı açar mısın? Bagajı açıp Hasan, bagajdaki şişelere de benzin katar mısın kardeşim? Tamam. Mert de gelip arabaya bindi. Fiyatı 632 lira 35 kuruş efendim. Al kardeş, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim size de. Allah razı olsun deyip arabayı çalıştırıp sürmeye başladım. İstasyondan çıkıp yola gittim. Mert girdi mi lavaboya? Evet Ali hocam. Neden sordun? Kapı kilitliydi de adama sordum da arızalı dedi bana. Doğru hocam, bayağı sıkıştığımı söyleyince açtı, Allah razı olsun adamdan tekrardan. Anladım kardeşim. Aynadan Mert'e bakınca terlediğini gördüm. İyi misin Mert? İyiyim hocam. Peki. Artık Mert'e olan şüphelerim daha da yükseklere çıkmıştı. Ama neler peşindeydi hala anlayamıyordum. Neredeyse yolu bitirmiştik. Yarım saat içinde Konya'da olurduk. İçimde uzun zamandır gerilim hissetmiyordum. Neler olacaktı bilmiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Kazanacak mıyız bilmiyorum. Bildiğim tek şey zarar göreceğimizdi. Hocam, siz tutam arkadaşınızın evini biliyor musunuz? Hoca. Evet Botan, biliyorum. İstersen ben süreyim. Sen geç arkada, gözlerini dinlendir biraz. Çok iyi olur hocam deyip arabayı sağa çekip hocayla yer değiştirdim. Ve gözlerimi kapatıp başımı ağrıtmayacak şeyler düşünmek için eski anılarıma daldım. Yıllar önce de bu hisleri yaşıyordum. Kazanacak mıyız? Galiba zarar görmeden bitmeyecek. Bazılarımız ölecek mi? Aynı şeyler tekrar yaşanacak mı? Kalsın, böyle iyiyim. Hekmet. Hekmet, neredesin dostum, ihtiyacım var sana. İnşallah bir şeyin yoktur. Eğer sana bir şey olduysa Allah şahittir, bunu yapanları ölmeden ölmem. Şu an varlığımı hissediyorsan, enerjimi aldıysan için rahat olsun dostum. Allah bizim yanımızda. Ve o bizim yanımızda olduğu sürece her zaman kazanacağız. Sonu ölüm olsa bile. Ali. Kardeşim, içindeki acıyı hissediyorum, biliyorum. Ali, enerjimi sizden saklamaya çalışacağım ama hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Bende olan sizde de var Hasan. Allah'ın izniyle hepimiz sağ salim birleşeceğiz ve biz birleştik mi her şeyi yapabiliriz. Allah'a şükürler olsun ki. Hocam, 2 dakikaya orada oluruz. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah hocam, inşallah. Mert'e baktığımda uyuyakaldığını görmüştüm. Hocam, Mert'i uyandıralım mı yoksa? Hoca. Gerek yok hocam, bırakın rahat uyusun. Uzun zamandır rahat uyanıyorum ve anlaşılan biraz daha böyle olacak. Haklısın hocam. Hoca geldi. Hepimiz arabadan indik. Ali, yardım eder misin Mert'i uyandırmadan içeri taşıyalım. Ali, olur kardeşim ama bekleyelim. Belki hoca evde değildir. Doğru kardeşim. Hoca kapıyı çalıp etrafa bakmaya çalıştı. İstemsizce o bakınca ben de ağaçlara baktım. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, ağaca bakın. Hoca. Ya Rahman, Ya Rahim. Botan, gel hemen yanıma. Ali, Hasan, etrafta enerji hissediyor musunuz? Ali. Hocam, ben hiçbir şey hissetmiyorum. Hasan. Ben de hocam. Acele edin. Size bir şey söyleyemedim arkadaşlar, özür dilerim. Size etrafı anlattım. Her şeyden uzak bir köyde. Yol falan yok ve evin yanında 6 ağaç var. Ve anlaşılan ağaçlar 5-6 ay önce dikilmişti. Ev tahtadan bir ev. Bir katlı üçgen çatıya sahip bir evdi. Gördüğümüz şey ise yeni dikilmiş ağaçlara yazma, kan bulaşmış hayvan tüyleri vardı. Bu yazma sahipleri kimse kurban edilecek anlamına geliyordu. Ama bu gerçek mi bile bilmiyordum. Çünkü yapılımını herkes unutmuştu diye biliyorum. En azından öyle söylenildi. Hoca, Meren Arif hocayı bulun hemen. Hasan, Arif hoca o Hüttem hocası mı?
Hoca, evet Hasan. Merak. Efendim evde kimse yok. Duvarlarda İbrahimce gidin yazıyor. Hocam, Botan kapıyı açar mısın? Çekin hocam kapıdan. Bir adım geri durup sertçe omzuma vurdum. Tahta kapı değil, geçmiyor. Bayağı sağlamdı. Bir kere daha vurmak için geri çekildiğimde kapı açıldı. Hocaya bakıp ben önce gideyim hocam deyip içeri girdim. Karşımda gördüğüm şey solda ayakkabılık ve 1 metre civarı uzunluğunda lavabo vardı. Sağ tarafa baktığımda misafir odası diye düşündüğüm bir oda vardı. Kapının önü uzun ve 2 metreye yakın salon vardı. Misafir odasına girdiğimde kapının sonunda ve sağında oda kapısını gördüm. Yerde sanki bir sürü kedinin tüylerini canlı canlı kesmeye çalışmışlar da kediler çırpındığı için her yerinden kan akmış gibi yerde kan ve tüyler vardı. Arkamı döndüğümde Ali Hasan ve hoca çaresiz gözlerle etrafa bakıyorlardı. Evet, şu an 4 yurtlamı kolay bir şekilde çaresiz ve endişeyle bırakmışlardı. Biz bunları nasıl yenecektik Ali? Buna bakın. Ali odanın sonunda olan kapıyı açıp içeri girmişti. Peşinden girip etrafa bakmama kalmadan duvarda bir yazı gördüm. Duvarda İbranice yazılar yazıyordu. Bu hesabı keyif anlamına geliyordu. Hocaya Rabbi sen bizim yar ve yardımcımız olsun. Hasan. Hoca hesabı keyif Mersin'de yaşanan olay değil mi? Hoca. Evet Hasan öyle. Ne demek istiyorum? O yaşanan şeyler ne alaka? Hocam önce Arif hocayı bulmamız lazım. Hoca. Mera bir haber bulabildin mi? Mera. Efendim Mert. Mera'nın öyle demesiyle Mert ve yanında bir adam içeri girdi. Mert nefes nefeseyken o adam resmen ölecek gibiydi. Bedenin yaydığı enerjisine bakılırsa yeni Azrail yokuşundan gelmişti. Hoca. Arif iyi misin? Ali. Arif hoca mı? Hasan. Hocam sakin olun. Arif hoca. Kardeşim siz ne yaptınız? Neye bulaştınız? Nasıl bir illettir? Hoca panik atak geçiriyor diye düşünmeye başlamıştım. Hareketleri ve sanki durursa birine bir şeyler olacak gibiydi. Hoca. Kardeşim ne yaşadın söyle. Arif hoca. Burada durmamız çok riskli. Dün gece ritüel yaparken 3 cin geldi. Onlar çok yaralıydı. Bana sizin yardımcınız olduğunu söylediler. Onları hemen kabilenizin şifacılarına götürdüm. Döndüğümde evimin önünde 6 fidan dikilmişti. Ve üstündeki büyüleri görmüşsünüzdür. Yardımcı cinlerime seslenmeye çalıştığımda cevap alamadım. Aklıma gelen bütün güçlü duaları ve sureleri okudum. İçeri girdiğimde cinlerin yerde uzanıyorlardı. Onların alnında bir damga vardı. Bir şeyler yazıyordu. Ama hepsi farklı şeylerdi. Hoca anlatırken içime sanki buz kesmişti. Bunların sebebi bizdik. Ne yapacağım diye düşünemiyordum bile. Buradaki tüyler cinler olamazdı. Arif hoca. Kabredeki cinlerden yardım istedim ve onlara o aleme gömdük. Büyük alim cinler alnımdaki şeyin bir anlamı olduğunu söyledi. Anlamı önceden yok olmuş bir kabileye aitmiş. Onlar düşmanlarının onların kurallarına uymadığı zaman yaptıkları bir şeymiş. Ve bunu yaptıklarında bir yeri istedikleri bir yerin ismini yazıyorlar. Ve oraya gitmenizi istiyorlarmış. İşi gördünüz mü? Hiç buralarda bir yerde bir yazı gördünüz mü? Evet. Hoca. Evet kardeşim. İçeride ashab-ı keyif yazıyordu. Arif hoca. O zaman Allah rızası için oraya gidin. Yoksa bunlar kimse bilmiyorum. Allah'ın laneti alıp yok olmuş bir kabileyi taklit ediyorlar. Gidin. Hemen. Hiç durmadan. Hoca. Her şey için hakkını helal et Arif kardeşim. Hepsi bizim suçumuz Arif hoca. Allah yardımcınız olsun kardeşim. Hakkını helal et hocam. Allah'a emanet ol. İnşallah biz de şehitliği kadar deyip evden çıktım. Arkamdan Ali ve Hasan da gelmişti. Arabaya binip Mert ve hoca nerede? Hoca buradayız. Hepimiz arabaya binince o dönüşü yapıp hızlıca gaza bastım. Ali. Hocam biz ne yapacağız? Kimden yardım istesek bir şeyler oluyor. Hasan görmedim. Ali ne oldu? Arif hoca ne dedi? Böyle yapmalarının sebebi onların istediği kurallara uymamız. Demek ki kurallardan biri yardım almamak. Hoca. Hasan haklı. Kimseden yardım istemeyeceğiz bundan sonra. Mert. Yardımcı cinleriniz ne olacak? Allah'ın izniyle onlar ayağa kalktıkları gibi yanımızda olurlar. Ali. Kardeşim Mersin'e kaç saate varız? 5 ya da 6 saate kardeşim. Hasan. Hepinizin iyice dinlenmesi lazım. Çünkü Mersin'e akşam saatlerinde varacağız. Bu hiçbirimiz için iyi olmayacak. Hoca. Botan istersen sen geç biraz dinlen ben sürerim. Allah razı olsun hocam. Ama gerek yok siz dinlenin. Ali. Öyle olur mu Botan? Bir saat sonra kaldığı beni yer değiştirin. Hasan. Ali kardeşim sen de yer değiştirdikten sonra beni bir saat sonra kaldır sıra sıra yapalım. Mert. Hocam ben de o sıraya girebilir miyim? İyi olur Mert. Hocam siz iyi dinlenin. Bize çok lazımsınız. Eğer bize bir şeyler olursa hepimiz çobanı olmayan sürü oluruz. Hoca. Allah'ın izniyle kimseye zarar gelmeyecek inşallah. İnşallah inşallah. Neredeyse bir saat sürdükten sonra arabaya sağa çekip Ali'yi uyandırmak için arkama döndüm. Onu hiç uyandırmak istemiyordum. Zaten Mert sürdükten sonra tekrar bir saat ben sürecektim. O saati şimdi kullanayım dedim. İçimden ve önüme dönüp hafif bir kalkış yaptım. İçimde uzun zamandan sonra bir his vardı. Korku muydu acaba? Aslında korkmuyordum ama onlardan değil. Arkadaşlarım için. Hocam ve bize yardım eden cinler için. Derin bir iş çekip yola odaklandım. Bir saate yakın sürmüş. Mert. Hocam. Dinlen Mert.
Senin sıran daha gelmedi. Mert. Hocam saat kaç, sizin sıranız bitmedi mi dedi. Ve saate baktı, bitti ama kıyamadım kardeşimi kaldırmaya. Mert. Olur mu öyle hocam? Hasan. Ya Rahman deyip oturuşunu düzeltti. Hasan. Botan. Saat kaç? Neden kaldırmadın? Benim sıram gelmiş. Mert. Hocam Botan hoca sizi kaldırmaya kıyamadı aslında. Hasan. Botan çek sağa kardeşim. Olur mu öyle şey? Biz de sana kıyamıyoruz. Ben sürerim. Peki kardeşim dedim ve sağa çıkıp Hasan'la yer değiştirdim. Hasan hafif kalkışla yola devam etti. Ben de dinlenmek için gözlerimi kapattım. Bir şey düşünmemek için kendimi tutmaya çalışırken Ali'nin kalk kardeşim geldik demesiyle gözlerimi açtım. Etrafıma baktığımda bir caminin önünde durduğumuzu gördüm. Galiba Mersin Tarsus'taydı. Hoca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidip abdest alıp ikindi namazını kılalım akşam okunmadan. Arabadan inip caminin abdesthanesine doğru gittim. Hasan ve Mert çoktan almışlardı. Onlar çıkıp camiye girdiler. Arkamdan Ali ve Hoca da abdesthaneye girip yanıma oturdular. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkindi namazını kıldıktan sonra akşam ezanı okunmuştu. Akşam namazını da kılıp camiden çıkmıştık. Ali. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Hasan. Önce Hesabı Keyif mağarasına gidelim. Hocam bence köydekilere soralım. Belki de Hesabı Keyif olayında bilmediğimiz bir şeyler varmış hocam. Olmaz Botan. Kimden yardım istesek ne oluyor unuttun mu? Hasan. Hoca doğru söylüyor Botan. Kimseden yardım istemeyeceğiz. Ali ama yardım sayılmıyor ki, bu sadece bir şey soracağız. Kardeşim bu riske giremeyiz. Masum insanların canını yakmadan Allah'ın izniyle şu işi halledelim. Hoca. Hadi arabada konuşuruz. Bir şu mağaraya gidelim. Hepimiz arabaya bindikten sonra Mert. Hocam yolu biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz Mert ama Mera biliyor, o gösterir. Mert. Hocam yardımcı cinlerin önden göstermek mantıklı mı sizce? Ali. Mert doğru söylüyor Botan'a. Her an bir şeyler olabilir. Mert. İsterseniz telefondan bakalım, ben size yolu söylerim. Hoca. Olmaz, bu resmen bizi tuzağa düşürün diye seslenmiş oluruz. Hocam iyi de o kadar güçlüler madem. Mera'yı önden göndermek daha mı iyi? Hoca. Haklısın. Mert sen telefondan söyle o zaman. Mert. Tamam hocam, hemen açıyorum haritayı. Hocam köy yolundan çıktıktan sonra bir değil ikinci sağdan dönün. Tamam Mert. Resmen şu an kendi ellerimize kendimize zarar verecektik. Gittiğimiz yerde ne olacak hiç bilmiyoruz ama zarar görecektik bile bile. Amaçlarını bilmeden etmeden gidiyorduk. Mert'in dediği yerden sağa döndükten sonra Mert. Hocam bu yoldan biraz ilerleyeceğiz. Döneceğimiz sıra ben söylerim. Kafamı sallayıp tamam dedim ve içimde bir an yoğun bir enerji hissettim. Kardeşlerim. Hasan. Hocam enerji hissediyor. Hoca. Hissediyorum ama bu enerji. Ekmek. Efendim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam dostum. İyi misin? Nasıl oldun? Hoca. Bizimkiler mi? Hasan. Evet hocam. Hikmet neler yaşadınız? Ekmek. Efendim sizden ayrıldıktan sonra ne yapacağımızı bilmiyorduk. Aramızda en bilgili olan Kavsa olduğu için ona sorduk ve bizi bir kutunun oraya götürdü. Ben etrafa bakarak büyü, simge ve yazılar var mı diye bakarken Vecun'un içeri girmemiz gerek dedi. Kavsa tamam girelim deyince ben burada duracağım. Bir şey olursa buradan yardım edebilirim dedim. Tamam deyip içeri girdi. Ben etrafa biraz daha odaklandıktan sonra hiçbir şey görmedim. Son olarak kuyunun üstüne baktım ve orada kedi tüyü ve kedi kanlarını gördüm. Buranın cin mezar olduğunu anlayınca hemen durun diye bağırdım. Ama bağırmamla Vecun'un çığlığını duydum. İçeri girdiğimde içerisi kara bulutlarla doluydu. Kan ve sarımsak kokuyordu. Vecun peki? Ekmek. İçeride onlar da vardı efendim. Vecun ve kafası ifritler tutuyordu. Vecun'un üstü kan olduğunu fark ettim. Onun önündeki cinliği elinde kızgın bir demir vardı. Üstüne koşup boğazını kopardım. Diğer ekipler hepsi üstüme koştu, beni de tuttular. Hiçbir şey yapamıyorduk ama bize hiçbir şey sormadılar, konuşmadılar. Ne demek hiç konuşmadılar? Öylece tuttular mı? Ekmek. Hayır efendim. Bize birden çok büyü ve mühür çeşidi bir şeyler gösterdiler. Ve yerimizde duralım diye de yaralar açtılar ama Kafsa efendim. Kafsa'da bir şey var mıydı? Ona farklı davranıyorlardı sanki. Korkuyorlardı. O kadar kişi olmalarına rağmen. Normal Ekmek. Çünkü enerjisinin ne kadar güçlü olduğunun farkında olmayan bir efendisi var. Ki eğer olsaydı Allah'ın izniyle hepimizin güçlü bir hüküm olurdu. Ve inşallah olacaktı. Peki nasıl kurtuldunuz Ekmek? Biz kurtulamadık efendim. Onlar bıraktı. Ve bırakırken hepimiz de aynı yerlere yara açtılar. Dediler ki efendileriniz, hüttam arkadaşlarınızın yanına gidiyor. Oraya gidin. Son olarak efendilerinize diyor ki dediklerimizi yapsınlar. Yoksa daha kötüsü olur. Oraya gittiğimde evin önüne geldiğimizde hocanın kapıyı açması gibi oldu. Kafsa hocaya biz size gelecek dört hüttamın yardımcılarıyız. Bize Kafsa orada enerjisini çok kaybettiği için yere düştü. Ben ve Vecun onu taşıyıp hocanın kabilesine gittik. Orada hoca bizi şifacının yanına götürdü. Ondan sonrasını tam hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda enerjimi toplamış bir şekildeydim. 1,5 gün dinlendiğimi söylediler. Sizin yanınıza geleceğimi söyledim. Vecun ve Kafsa biz de geleceğiz deyince tamam dedim. Sonra buraya geldik efendim. Ekmek. Size gösterdikleri mühürleri hatırlıyor musun? Ekmek.
Evet efendim ama isimlerini ve ne olduklarını bilmiyorum. Önemli değil. Onları bir kağıda yazıp bana getirebilir misin? Belki biz biliriz. Ekmek. Peki efendim. Dur Ekmek dur. Bir daha yanımdan ayrılma. Karşımızdakiler arkadan vurmayı iyi biliyor. Ekmek. Emredersiniz efendim. Hocam arkadaşlarımdan bir daha ayrılmayalım. Tuzaklarla uğraşmayı seviyorlar. Hasan bence de Botan doğru söylüyor. Hocam merak etmeyin bir daha ayrılmayacağız zaten. İnşallah hocam inşallah. Mert. Hocam bir sıkıntı var. Ali. Ne oldu Mert? Mert. Hocam telefon sinyali çekmiyor. En son gördüğüm yolun burada bittiği. Mert'in öyle demesiyle yolun ağaçlarla kaplı olduğunu gördüm. Frene biraz güçlü basmış oldum galiba. Çünkü herkes Allah demişti. Özür dilerim hakkınızı verdim kardeşim. Benim suçum. Hocam. Estağfurullah oğlum estağfurullah. Ali. Önemli değil kardeşim. Hasan. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok kardeşim. Yürümek zorundayız. Ali. Hadi inme vakti. Hepimiz arabada inince arabayı kilitleyip Hikmet'e seslendi. Hikmet yolu biliyor musun? Hikmet. Evet efendim ama oraya gitmemizi istediklerine pek emin değilim. Ali. Kafsa diyor ki beni takip edin. Bir yerden yoğun bir enerji alıyorum. Kafsa kendini gösterip sağa doğru yürüdü. Mert bizi takip et. Mert tamam hocam. 10-15 dakika yürüdükten sonra Kafsa şurası dedi. Gösterdiği yere baktığımda bir kuyu gördüm. Hikmet. Efendim bu o kuyu. Efendim Hikmet. Hikmet. Efendim bu Konya'daki kuyu. Hocam Hikmet girdikleri kuyunun bu olduğunu söylüyor. Hasan. Bu nasıl olur? Ali. Böyle bir şey mümkün mü? Hoca. Evet mümkün. Ancak bütün mezarları buraya taşırlarsa. Allah'ım sen bizim yar ve yardımcımız ol. Ya Rabbim. Hocam. İsterseniz siz biraz geride durun. Ali kardeşim ikimiz önden gidelim. Hasan sen kardeşim hepimizin arkasında ol. Vercun'un arkamızı kontrol et. Hikmet sola Kafsada sağa baksın. Açılmayın. Bir şey görürseniz hemen söyleyin. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Bismillah. Kuyuya doğru yaklaştığımızda kuyudan çıkan koku neredeyse ciğerlerimi çürütecekmiş gibiydi. Ya cinni. Allah İzzet Hakkı adına göster kendini. Öyle dememle kuyudan neredeyse yüzüstü şehre çıkmaya başladı. Onlara baktığımda burayı görememiştim. Lideriniz nerede? Şehirlerden birisi. Sizin için rahatını bozacak değil ya kuyunun içinde. O halde biz onun kendi çöplüğünde rahatsız etmeyelim. Çağır gelsin. Şerlerden biri. Haddini bil Ademoğlu. Sen kimi ayağına çağırıyorsun? Bilir misin? Ali. Sen kime sesini yükselttiğini bilir misin? Peki ateşten olma. Söyle liderine gelsin. Yoksa yapacaklarım hepinize zarar getirir. Şerlerden biri. Sen bizi tehdit ediyorsun. Çamur parçası. Enerjini bizden saklayacak kadar korkarken bu ne cesaret. Yeter çok konuştun ya. Cinli liderini çağır. Çağır ki boğazın yerinde kalsın. Şerlik kuyuya atlayınca hoca baktığımda enerjisi neredeyse benimki kadar güçlüydü. Hocam merak. Hocam birazdan içine girecek. Şu an içinizde sanıyorum. Tebessüm edip Allah'a yardımcım olsun. Dedi önümü döndüğümde Vura ve bu şerli kuyudan çıktı. Vura. Liderimizi istemişsin Botan. Haddini aşma. Vura sen adımı ortası ağzına bir daha alırsan sözümü tamamlayamadan kuyudan bir ifritin çıktığını gördüm. Aman ya Rabbi. Bu ne? Böyle enerjiyi neredeyse 50 ifritin enerjisini bir anda yayıyordu. Hocaya baktığımda Mera'nın içine girdiğini gördüm. Ali. Kavsa içine girmesini söyle Hasan sen de. Hasan. Tamam kardeşim. Ali. Şu an içimde. Güzel Hikmet içime gir. Hikmet. Emredersiniz efendim. Hasan Mert'in yanında ol. Hasan başını sallayıp Mert'in yanına gitti. Bakıyorum lider sen değilsin Vurra. Vurra. Nasıl da çözdün? Çamur parçası. O kadar saklamaya çalıştık oysa ki. Kabilenin lideri sen misin ya cinli? Yoksa kuyuda biri daha saklanıyor mu?